geleyim. Küllük. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, CitizenCon başladı. Az kaldı. Birkaç dakika sonra Star Citizen yani CIG de herhalde yayını açar. 18 dakikamız kaldı. Aynen. Bir işte ufaktan hemen hani önceden açtım. Böyle bir ön ısınma olsun diye. Hepinize hoş geldiniz chatten. Evet, hype'liyim yani. Kim sormuştu onu? Wilwoki. Heyecan var yani. Merak ediyorum çünkü. Yanımda bugün işte yönetim var. Geçenki yayındaki gibi işte. Verimli bir şekilde işte sohbet edeceğiz. Ondan sonra size aktarmaya çalışacağız her şeyi. Siz de bol bol sorular sorabilirsiniz elbette. Güzel olacak diye düşünüyorum açıkçası. Evet kaptan, abonelik için sağ ol. Nasıl? Genellikle izleme odaklı olacak. Soruları cevaplama böyle şeylerin sonlarına doğru hani. Aynen. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Size işte bilgileri aktarmak için biz kendimiz ilk önce bir dinlememiz gerekiyor. O yüzden hani bayağı şeye odaklanacağız. Yayına odaklanacağız. Ondan sonra şey yapıyor zaten CIG. Yine göstereyim size. Şuradan bir saniye arkadaşlar. Arkadan çocuk sesleri geliyorsa onlar benim çocuklarım. Şimdi de söyleyeyim. Evet, şu an planı gösteriyorum. İşte kapılar az sonra açılacak. Ondan sonra şeyi konuşacağız ilk önce. Star Engine'i gösterecekler. Ama arada bir şey oluyor işte. Bu molalar oluyor. O mola olunca işte orada bayağı bol bol sohbet ederiz. Yani öyle düşündüm. Okey. Geçen zaten konuşmuştuk bu şeyi. Neydi? CitizenCon haritasını öyle söyleyeyim. Star Engine benim açımdan ilginç bir panel. Ondan sonra Resource Management sistemini konuşacaklar. En sonda beni çok merak eden, ben kendim şahsen çok merak ediyorum. Navigating the Universe. O da şey. Sanırım yine haritayı ekleyecekler oyuna. Onu göreceğiz. Sizin için şey soruyorum ben. Hem chat'e hem de yayın arkadaşlarıma en ilginç panel hangisi sizin için? Benim için Living on the Edge miydi ya? Aynen Living on the Edge olması lazım. Living on the Edge mi? Ama o şey, o yarın. Ya işte bugünkü yani. Onu demek Navigate the istedim. Universe. Yani en son panel. Aynen. Biraz şey oluyor Yani, ama. ben gemileri de merak ediyorum. Ama tabii ki de Navigation and Universe tabii ki de en merak ettiğimiz yani. Navigating the Universe, okay. Yazılı panelden demeyeyim de ama şeyden Squadron 42'nin açıklanması, bir trailer verirlerse, bir oyun gameplay falan verirlerse yani en heyecanlısı o. Aynen. Aslında o en heyecanlı olan panelde olmayan şey bence. O da Squadron 42. Ucube yani oyunu hiç beklediğimden değil yani o ucube Squadron 42'nin bir aradan çıkması lazım yani onun için yani. O heyecanlı olur yani. Evet. Yani o da aslında yani şöyle diyeyim bir şey gösterecekler diye düşünüyorum. Hani büyük bir ihtimalle. Ama ne gösterecek ve ne kadar gösterecekler onu bilmiyorum. Hani bir saatlik bir gameplay demosu mu olacak acaba? Hani 5 sene önce de gösterdiler ya. Bir saatlik videolar var YouTube'da. Geçen bakmıştık zaten. Onun gibi bir şey mi olacak acaba? O öyle uzun olacağını sanmıyorum ya. Ya bir görev odaklı yapacaklar diye tahmin ediyorum ben. Hani bir görevi icra edecek oraya girenler. Hani o şekilde de görmüş olacağız diye düşünüyorum. Yani bunlar saklayan adamlar. En ufak bir mümkün olunca saklıyorlar. Yani o kadar uzun vermezler artık. İşte merak, hype. Versinler de abi. Tarih versinler.
Yani en azından önümüzde ne olduğunu biraz anlarız ya. Ya yapılacaklar, şu yapılmış, şu yapılacak. Onları zaten hep devamlı izlediğimiz şeyler. Hep gösterdikleri şeyler. Ya şimdi Squadron 42 gösterirlerse o çok büyük bir şey aslında. Onu çünkü Ha o yani. o 5 senedir 6 senedir bir bilgi alamadık yani. Hep bu monthly reportlarda bize hep şey diyorlardı, işte şunu yaptık, bunu yaptık, bunu geliştirdik. AI'da bilmem ne yaptık falan filan, sadece yazı yani, ama şey yok. Leak bile yok yani, leak bile yapılmadı. O yüzden yani eğer bir şey çıkarsa karşımıza harika olur. Bu arada harbiden iyi saklamışlar ha. Lig mik hiçbir şey de olmadı yani. Hoş geldin Holy Bullet. Evet. Leak bile yok yani. Onu bile şey yapmadı CIG. Şimdi iki nedeni olabilir. Birincisi, hep diyorduk belki bir şey yok. Gösterilecek belki bir şey yok. Ama o biraz mantıksız olur. Çünkü eski Squadron 42 bile çok ileri seviyede de aslında, videolara bakarsak. Yani baktığımızda öyle anlaşılıyor. Ya da ikincisi, gerçekten Chris Roberts'ın dediği gibi çok şey yapıyor yani, çok gizli tutmaya çalışıyor. Çünkü hype'ı bozmak istemiyor ve hype konusunda biliyorsunuz CIG hep iyi yapıyor yani, şey satmasını biliyor yani, marketingi falan olsun. Hype demek para demek, satış demek. Hoş geldin Nazdagun. Şu an YouTube'dan şey açtım size. Bu Underground Facilities diyorlar buna. Bunu bir sene önce görmüştük biz CitizenCon'dan. O zamanları konsept olarak gösteriyorlardı. Bu Underground Facility çok şey, çok büyük bunkerlar oluyor. Yani şu an bizim oynadığımız bunkerlar çok küçük mesela. Yani bunlar acayip büyük bir şey. Bunları da mesela çok merak ediyorum. Acaba bununla ilgili bir gelişme görecek miyiz? Bu bence büyük ihtimal yarın o benim hani dediğim bir şey vardı ya. Navigate University değil de neydi diye söylemiştim yarınki. O gün göreceğiz büyük ihtimalle. Evet, şeyde olabilir. Bir bakayım yine. Living on the Edge mi? Neydi? Aynen. Ya Living on the Edge'de ya da Destination Adventure'ın ikisinden birinde olabilir. Yani hepsinde olabilir aslında. Bu Fix and Fly yaparken bile orada da belki göreceğiz belki. Yani her yere sokabilirler yaparlar. aslında. Görev yaparlarsa büyük ihtimal görebiliriz yani. Şöyle yine şeye geçelim. Evet, kaptan Pyro demosu olacak herhalde. Çünkü onu da aslında şuradan göstereyim yine. Onu geçen yayında da göstermiştim. Şurada bir harita daha var. Evet, Welcome to Pyro diyor. Yani burası bilinmiyordu birkaç gün önce. Daha yeni söylediler. Burası büyük bir köşe oldu yani, sırf Pyro'yu oynamak için sanırım. Oraya 90 tane bilgisayar koymuşlar galiba. Yani orada Pyro'yu oynayabileceğiz galiba. Yani oradakiler oynayabilecek. Yani bu şey anlamına geliyor aslında. Yani Pyro hazır. Belki de şöyle söylentiler var. Belki de bu sene çıkacak Pyro. Yani o seviye geldiyse. Arkadaşlar bana yazıyorsunuz. Evet. Okuyorum. Tamam. Son 10 dakika kaldı da Star Citizen hani daha bir yayın açmadı. Neden acaba? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapayım. Aynen 10 dakika kaldı. Aslında 7'de açılıyor. Bu arka plandaki müzik benim hoşuma gitmedi. Başka bir müzik açım olmasa. Şunu açalım. Neydi? Aç bakalım. Aç bir oradan. Türkü aç bakalım. Ya.
Evet, Twitch yayına da bakalım. Twitch yayını dediğin gibi şey değil. Ses seda yok. Ses seda yok. O da çok ilginç bir şey aslında. Çünkü paneller 7'de başlıyor. Yani. Bir an 1 saat mi var dedim yazıyor şeyi görünce. Dedim 1 saat mi var anasını. Evet, 7 dakika kaldı. 5 dakika kala mı açacaklar acaba? Valla o da olabilir. Ya da bir de şey merak ediyorum. Acaba kaç kişi izleyecek bunları? Twitch'te. Yani Bayağı bir izler. bence 15.000 kişi geçer mi sizce? Ya şimdi yayıncılar da farklı yayıncılar da yayın açacağı için yayılacak tabii de. Bilemedim ki. 10K diyorum. 10K mı? En son 10K, ben de 10K diyorum. CitizenCon'da 40K'yı falan buluyordu da. Geçen Hadi ya. sene en son onun değil. O da 30 muydu 40 mıydı öyle bir şeydi. bir ara evet. Ya iddiaya girecektim ya. Niye söyledin O Mustafa? zaman 20'ye çıkalım. Ama belli de olmaz şimdi yani. Ya sanmıyorum ya. Daha çok oyuncu biliyor bu oyunu. Hani geçen seneyle kıyaslarsak yine 1 milyon kişi daha geldi. Yani yine hesap açıldı. O yüzden aslında rahat bir 20.000 olması lazım aslında. Ben 20.000 diyorum. ...35. 35. Aleykümselam Yundre, hoş geldin. Kaptan yok, biz Pyro'ya oynayamayacağız herhalde. Yani bize yok. Oradakilere var. Evet, biz ekmek banacağız ekrana. Ama ilginç değil mi? Yani Pyro'ya oynayabilecekler. Yani her şey hazır demek ki. Yani her şey hazır demeyeyim de bir demo için yeterince hazır yani demek ki. O zaman bu sene de acaba çıkar mı? P2'da en azından böyle server meshing ile beraber çıksa harika olur. Ya bu sene çıksa zaten resmen hepimizi ters köşe yapar. Harika olur. Hiç kimse şey yapmaz değil mi? Yani hiç beklediğimiz gibi değil yani. Hep Tabii. yayıncı hep aslında gecikiyor. Kaç dakika kaldı? Yani 5 dakika falan kaldı. Onların şeylerine göre de öyle. Şuradan açayım yine. Çok az kaldı ya. Aynen, şurada bir refresh yapayım. Hazırlıklar yapılıyor. Fotoğraflara bakıyorum da. Hmm. Millet toplanmaya başlamış. Ama yayın şeyi başlamadı. Hiç. Abi bir de yayına Discord'un sesleri de geliyormuş bu arada. Şu bildirim sesleri falan var ya. Evet, orası öyle. Onu yayıncı moduna alırsan gelmez bu arada. Bana yazmayın, o zaman ses gelmez. Ya gelirse ya yani gelirse ne olacak ki, gelsin yani. O da rahatsız mı ediyor? Yayıncı modu mu var ya? Bana biri şikayet etti. Ya etsin. Sorun değil. Ben Salty Mike'ın yayını izleyince orada 3000 kişi bakıyor. Orada da sesler geliyor mesela. Veya ne bileyim. Başka yayıncılarda da öyle. Ha tamam, düzeltebilirim ama onu şimdi nasıl yapsam bilmiyorum. O yüzden uğraşmak da istemiyorum açıkçası. Az kaldı. Başlayacak şimdi. Chris Roberts hadi be. Aç şu yayını be. Ne bekletti abi ya? Twitch'in sunucuları çöktü herhalde. Bu bir de şimdi pandemiden sonraki ilk toplantı olacak ya, onun vermiş olduğu da bir heyecan var yani. Aynen. Sonuç olarak bir 2 sene dünyada özellikle oyun sektöründe, dijital ortamlarda falan çok ölü geçti. Bayağı kalabalıkmış orası. 4 sene önce en son yapıldı galiba, değil mi? Öyle 3 mü 4 sene miydi? 4 sene olması lazım. 4 sene olması lazım. Ya aslında güzel olan o, biliyor musun? Hani geçenki CitizenCon şimdi hepsi ön çekim olduğu için YouTube'dan bir izledik. aynen YouTube'dan izliyorsun, şey gibi yani, bir nevi Inside Star Citizen gibi bir şeydi. Ama burada her şey live gösterecekler. Yani bazı şeyler hatalı da olabilir veya çalışmayabilir. Onlar acayip stres altında oluyor aslında böyle eventlerde. Ama bu hatalar aslında çok güzel oluyor. Unutulmaz anlar oluyor yani. Ben hala mesela
Şeyi hatırlıyorum. Eski CitizenCon videolarda arada bir Chris Roberts böyle biraz şey oluyordu. Kırmızı oluyordu bir şeyler çalışmayınca. Strese giriyordu. O benim hoşuma gidiyor aslında. Millet gülüyordu falan. Canlı olmasının tabii verdiği bir şeyliği var yani. Güzelliği var. Hatta gidip canlı da orada olmak daha da güzel oldu ama. Mesela Açıldı. Yayın açıldı. şaka yapayım. Bakalım. This is only test diyor. Evet. Yanlış yere mi girdim lan? Yo live diyor. Yo, live. Kapattı. Direkt 4K ile başladı zaten. Tamam 4K. Okey. Bende 1080p. Evet beyler. Tararara. Tararatat. Evet şu müziği olmazsa kapatalım. Şöyle. Şu an hiç ses yok ama. Heh. Var. Müzik de varmış. Ses kaç oldu bakalım. 6000'e çıktı bir anda. Aynen. Yalnız bu Twitch'in yaptığı biraz ipnelik olmuş. Abi Call of Duty reklamı koymuşlar Star Citizen'ın üstüne ya. Star Squadron reklamı ne zaman göreceğiz şurada halim ya? Vallahi bilmiyorum. Ama küfür yok. Neymiş? Kraken'i gösterecekler mi acaba ya? Kraken'i göremeyeceğiz. İnşallah görürüz ya. Ya da şey olabilir. Korsanlar belki Kraken'le beraber belki saldırırlar. O olabilir. O bizi kesmez abi, onu gördük zaten. Kaç dakika kaldı? Bir dakika. Her şeyi kapatayım ben. Şunları da kapatayım. Shit. Yanlış yere tıkladım. Tüh. Neyi kapattın ya? Yanlış yere tıkladım. Yanlış yere tıkladım. Dur. Chrome'u kapattı. Ya Edge miydi? Neydi? Star Citizen. Steam'i falan kapattım da bakarsın arkadan bir şey belki çekiyordur diye. İyi etmişsin ya. Evet şimdi şöyle yapalım. Geldi. Müzik de Star Wars müziği de tam. yani müzik de güzel. Biraz Star Wars'a benziyor değil mi? Yani Evet, direkt ben onu andırdı. Bunu şey mi yaptı acaba? Neydi bu? Bu müzikleri yapan kişinin adı neydi? Star Citizen için müzik yapıyor. Pedro Camacho mudu? İtalyan mı İspanyol mu biriydi daha bilmiyorum şey. Aynen Pedro Camacho diye bir şeydi galiba. Hadi in arkadaşlar başlayın. Hadi Chris Roberts. Dur, aynı arkalı plandan da fotoğraflara bakayım. Başlanılmış. Afilli girişler yapılmaya başlanıyor herhalde.
Evet, chat'tekilerde bir sorayım şimdi. 1 ile 10 arası ne kadar hype var sizde? Merak ediyorum. Bir tek biz mi hype'lıyız? Herkes bir rakam atsın bakalım. Ah Milwaukee ah. Seni de hype'layacağız. Dur az kaldı. 8, 10, 5. Gerizekalı 7 diyor. Bu da iyi. 6,5. Ali yapma ya. Sen bak. Nasıl 6,5 olur ya? 6,5. Aa. 1'ler 4. O nasıl ya? Onlar kesin Starfield oyuncusudur. Serkan basmış biri. Erkan sakin adam ya. Hype'lanmaz o kolay kolay. Hadi be Chris, ne uzattın be abi. Evet, gerçekten bir şey vermesi lazım. Benim için de çok önemli arkadaşlar. Şaka maka bir kenara. 4 senedir takip ediyorum. Benim beklentim şu. Squadron 42'nin çıkış tarihi. Söylemesi lazım CIG. 2024 olabilir, 2025 olabilir. Benim için sorun değil. Yani bir iki sene sonra çıksa hiç sorun değil ama bir çıkış tarihi lazım. Bu ara White Wolf çok sağ ol abonen için. Evet, benim en sevdiğim müzik çıktı şimdi. Yani 2024 son diyorum. Pyro için. ne yaptın sen İlker? 2024'ün sonu. Yok ya, Pyro önceden çıkması lazım. Daha erkenden çıkması lazım, yapma. Ya. Yani eğer öyle bir şey olursa o zaman da kıyamet kopar. 2010 2024 42'nin çıkması lazım. Arkadaşlar şey diyorlar, Burası şöyle söylentiler var. Squadron 42 2024 sonuna doğru da çıkabilir diye söylentiler var. Ben tersini düşünüyorum. Pyro 2024 sonu 2025 başına doğru böyle. Squadron'un da bu İlker, sene sonu yani bu sene sonu 2024 başı çıkaracak abi Squadron. Oo. Bence abi şey isminde gizli 2042. ama bir şey soracağım şimdi İlker. Mesela şu an CitizenCon'da Pyro'ya girebilecekler ve oynuyorlar galiba. Sence bir Evet. sene fazla olmaz mı o zaman? Hani çıkışı için. Sonuçta Pyro'nun- sanki bitmiş gibi. Pyro'nun zaten esasında asetidir. Yani dünyası bitti. Buradaki mevzu meshing. Server meshing. Evet ama sence bir sene mi uğraşırlar sence? Uğraşırlar. Bir seneden daha fazla uğraşacaklar yani. Ya şöyle yapabilirler mi sence? İşte server meshing çıkmadan önce size işte oynama imkanı sunuyoruz. Yani biz standına nasıl giriyorsak işte Pyro'ya da öyle gireceğiz belki. Yani Öyle olamaz mı mesela? dilimin ucuna bile getirmek istemiyorum. Bilmesin ne yapacak? Ya umarım yapmazlar. Yani ama bence yakışmaz da. Çünkü Evet firmanın ya. dün de bahsettiğim gibi vizyonuna yakışmaz bence o. Server mesh'ine asılıp onu da başarıp getirirler. Şimdi diye doğru düşünüyorum. diyorsun. Yakışmaz ama maalesef CIG yakışmayanı yaptı yani. Kaç sefer. Mesela F8 Lightning. Tamam mı? O da yakışmadı bence. Evet. Zaten bir şey yani. Fiyasko. Ya sonuçta unutmamak lazım. Onlar bir şirket yani. Şirketin amacı ne? Para kazanmak. O yüzden Ama her şey beklenir yani. F8'de olmamalıydı abi. Evet, F8'de yani katılıyorum, olmaması gerekiyordu bence. Evet, Orada sözünü tutmadılar. Biraz Chris Roberts resmen tükürdüğünü geriye aldı ya.
Ama ne oldu? Sanırım 2-3 milyon para kazandılar. 2-3 milyon dolar para kazandılar. Kazandı yine. Kazandı yine yani. Aynen Belki yani değil. düşünsene yani şimdi. Ama onların şöyle anlattılar. Ya işte düşündük taşındık falan. Squadron 42'de zaten çok çok özel şeyler gelecek diyorlar. O yüzden Ya. dedik sizden saklamayalım bu gemiyi. Ya. Size de açık olsun diye falan. Ya işte ben şey demiştim, Mustafa'ya demiştim. Kılıf uydurmuş Türkçe'de yani. bu tabir var mı bilmiyorum. Hani böyle havucu tutarsın ya, birinin burnunun önünde tutar. Ah Atın- başladı. Jared bak gene boş yapıyor. Evet. Dur biraz daha sesini açayım. Yayında Sesini arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biraz daha açayım olmazsa. Yayına iyi gelsin ses. Ama o zaman sizi belki duymam yani haberiniz olsun. Şu başlangıcı bir dinleyelim. One more time. Jared bir ne yapıyor lan? This is the sound of my voice. One more time diyor. Boy, Ses denemesi what a yapıyorlar. good-looking voice. If you can Jared'ın hear my esprileri de voice, hiç tutmuyor. type voice in chat. Müziğin sesi bir tek bana mı öyle çok yüksek geliyor yoksa size de mi çok yüksek, evet, bir tık yüksek. aşırı? Birazdan kapatınca. Adamın sesi gelmiyor yani. Adamın sesi duyulmuyor. Evet ben de geldim tekrar. Whose house? Hoş geldin. Uykum gelmeye başladı ya. Hadi başlasın şu yayın. Niye Şu an hangi aşamadayız? Bekliyoruz. Whose house? Jared şu an Açılış boş mı şu an? yapıyor. Runs Ha. house. O Bir aşamada. şey soracağım size. Şu logoyu görünce sizin aklınıza ne geliyor? Chat'tekiler de Celestial söylesin. Celeste neydi? Celestial Türk'se evet. Bu arada o geliyor yani bakınca. Birisi Sezar diyor. Yo ciddi soruyorum yani. Bir aklınıza ne geliyor? Ya zaten Şey de geliyor. imparatorluk Bence şey federasyonun var ya, loru var ya. ya. Evet imparatorluk loru var ya. UAV ya. O, UI yani. evet. Böyle barışçıl bir federasyon, demokrasi. Ondan sonracıma gökyüzü. Ben söyleyeyim mi benim aklıma ne geliyor? Belki hiç alakası yok. Şey aklıma geliyor. UN. UN neydi? Yani Birleşmiş Milletler diyorsun. He aynen. Evet benziyor. Bir de Ya NATO. şimdi öyle Bir de söylersen NATO. şu ortadaki de bana NATO, evet maalesef bana NATO'yu anımsattı. O zaman ben desteklemeyi bugün itibariyle. Evet doğru. Benziyor. Çiftlik bank. Çiftlik bak diyeyim. Yani böyle bir logo yaptıysa helal olsun yani. Adamın şeyi var demek ki. Zevki var işteyse. Bence güzel bir logo ama. Yani güzel. Sade duruyor. Vallahi evet insan böyle beklerken ne konuşacak diye düşünüyor değil mi? Amerikan vari geliyor ya bu şey. Yani. Daha yaratıcı olabilirler yani bence. Çok uykumu getirdi lan bu yayın sesi. Yayın Kardeşim sesi. oraya böyle Steam bir amblemini koysalardı ne giderdi be. Tabii. Bak neyse şimdi oraya girmeyelim. Girmeyelim. Star Wars'a girmeyelim. Abi Star Wars reklam yapmayın şuraya. Şirketin özelliği herhalde her konuda insanları bekletmek. Yani şöyle bir şey var. Bir live event olduğu için bazı şeyler istedikleri gibi belki gitmeyebilir. Yayın açma hazırladı. Bu arada çok geç yaptılar. ya. Evet, Ben- evet. Bir şeyler oldu Yarım herhalde. saat Geciktiler. Ama bence nasıl desem yani aslında CitizenCon yapan bu aslında. Hani her şey sanırım hiçbir CitizenCon'da bir şey düzgün gitmedi. Bir şeyler hep yanlış gitti yani. Ama komikti yani. O komik oluyordu hep. Bir de kaç yıldır unuttular tabii. Nasıl yapılıyordu bu ya? Ha, Ya, kaç canlı yıldır yayınlarda yapmıyorlar. olabilir böyle şeyler ya. Ben şeyi unutamıyorum mesela. Cybertruck canlı yayınında yani o camın kırılmamasını unutamıyorum mesela. Yani o Aynen. Abi müthiş bir PR'dı ya o, bence. Evet, evet yani o da olabilir.
bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum ama müthiş bir PR'da. Aynen. Bak aklımızda o kalmış yani. Aynen bak. Çok iyi reklam oldu onlar. Yani ne demek istiyorsun Halim abi? Mesela CIG şeyi de gösterdiler ya. Sandworm'u gösterdiler. Evet. O da aklımızda kaldı. 2016'da 7 yıl oldu unutmadık. Onu da unutmadık ama Allah razı olsun. CIG hep bizim skandallarıyla aklımızda kalıyor ya. Pet çıkmadı. Aga be. Şeyin çıkmadı. Bir kere de abi böyle bizi şaşırtarak aklımızda kalsın ya. Güzel bir şeyle aklımızda kalmıyor hiçbir zaman. Merak etmeyin verecekler şimdi. O Bir CitizenCon parmak belki bal. de bu CitizenCon bakalım. O Ne bu diyorsun mu? Halim abi? O bu mu? Aleykümselam Kuvira. Ne? Sorry duymadım. O bizi mutlu edecek CitizenCon bu mu abi? Bu CitizenCon biraz farklı olacak evet. Bana öyle geliyor. Veya benim beklentim çok yüksek, o da olabilir. Hmm. Çok şüpheli konuştun şu dakika ya. Yani İlker'in dediği gibi 4 senedir şey yoktu. Yani physical CitizenCon yoktu, yani böyle hep yayından Evet. izledik. O özel bir şey bence. Şimdi orada sanırım 2000-3000 kişi olacak. Chris Roberts sahneye çıkacak, konuşacak falan. Sorular gelecek. Sorulara cevap vermesi gerekecek. Bunlar bence Hadi bakalım. güzel yani. İlginç olacak. Çok uzattılar. Demek ki bir sıkıntı yaşadılar muhtemelen. Bakalım bu CitizenCon'da Şu an paralel evrende 13 gösterecekleri- dakika geçti. Bu CitizenCon'da gösterecekleri bunları Marketing bu, marketing. Bekletiyorlar bizi. Soru kısmı aracını şey mi götürecek. peki? Yani serbest bir şekilde katılımcılar sorabiliyor mu? İzlemeye gelenler yoksa şeyi. soru cevap kısmında yoksa istedikleri kişilerin sorularını mı alıyorlar yani? Nasıl Ha, oluyor kısım? Ya direkt şeyden seçiyorlar, seçiyorlar yani, şeye bakıyorlar. Tesadüfen randomly birkaç kişi seçiyorlar. Ha, anladım. Tamam. Yani BlizzCon'daki gibi biri çıkıp bu 23 Nisan şakası mı falan 1 Nisan şakası mı falan diyebilir. Olabilir, aynen. Ay, Aynen olabilir. O çok Ama- iyiydi ya. O Ama- müthiş bir şey ya. Aynen, o adam da tam legendary oldu ha. Kral ya. Gerçek bir oyuncu ya. Kuvira, bana çok güveniyorsun. Teşekkür ediyorum. Sorular ayarlıdır. Yok, sorular ayarlı değil. Umarım. O şeyden anlaşılıyor. Yani soran kişiden anlaşılıyor yani. Ortamdan anlaşılıyor bence. Şimdiye kadar hiç öyle değildi. Çünkü bazı sorular zaten- gerçekten cevap veremiyorlar, o da var. En sonkinde şeydi işte sorduydu hani örnek veriyorum. Sorusu olan var mı diye herkes el kaldırdı. Oradan rastgele bir kişiye sor demişti. Hadi bakalım. Chris Roberts'ta iyi dil var abi. O soru istediği her soruyu cevapları. Yalnız bu güzel bence ama. Bu screensaver mi artık, ne diyorsunuz buna? Bu CitizenCon logosu falan, arkadaki asteroidler falan. Nereden download edebiliriz? Şimdiden hype'lanmaya başladı. Gerçekten hoşuma gitti ama yani. Halim arka plandaki asteroide hype'ladı ya. Ha, şu an Ark Map'teki müziği yapıyor. Çalıyorlar. Yelada gidip çekelim. Ben buna benzer bir şey çektim zaten. Hep trailer'da görüyorsunuz. Ama bu farklı ya. Bu güzel yaptılar onu. Twitch açılı için yani bence güzel bir şey. Çekeyim sana bir tane ben bunun aynısından. Space D tuşuna basarken kayıt alacaksın. Direkt ortaya bu çıkar. Ayıplı ya şu an. Aynen ona. Ona bile yükseliyor. Aslında Chris Roberts'ı görünce bayılma Halim. Niye bayılacağım ya? Adam bakalım bu sefer kaç kilo aldı. Belki de zayıf. İyi diyorsun yani. Vallahi Kendisine bakıyor. Gerçekten her CitizenCon'da biraz daha kilo aldı sanki. Maşallah. Ama olabilir ama yani biraz adaletli olalım. Yaştan dolayı olabilir. Mesela 10 sene önce insanın şeyi değişiyor, biliyor musun? Hormonları değişiyor.
belli bir yaştan sonra gerçekten kilo veremiyorsun. Kilo alıyorsun sadece. Sen biraz sanki kendine sebep arıyor gibisin bu şeyde. Valla ben yalan yok. Ben son 5-6 senede 10 kilo aldım evet. Ama öyle şey değilim. Aslında kilolu falan da o kadar değilim ben. Coca-Cola'ya yaslanıp durursan ikide bir. Ama işte şey demek istiyorum. Bak 25, 35, 45 bu yaşlarda bir şey oluyor yani vücutta. Yani çok spor yapmazsan o dengeyi tutamıyorsun. Eskiden mesela hep yiyordum hiç kilo bile almıyordum. Tabii Ya. canım, metabolizma diye bir şey var. Aynen onu demeye çalışıyorum. Biraz da boğazını tutmuyor öyle. Ya Chris Roberts gibi yani hele bu IT sektöründe çok oturuyorlar yani ya da benim mesleğim de öyle. Hep bilgisayarın önünde. Ofis işlerinde standart abi oturma zaten. Evet. Çok oturmuyordur ama o geziyordur bence. İnce. İlhan abi sen ne diyorsun bu konuda? Katılıyor musun? Geçen benim yanımdaydı mangal yaptık. Hangi konuyu abi? Bu yaş ilerledikçe diyor hormonlar değişiyor, insanlar kilo almaya daha meyilli oluyor vesaire. Abi testosteron erkekte şey yapıyor. Diğer şey işte diğeri artıyor. Halim artı 18 ver yayını. Ne alaka? Ha. Testosterondan girdik ya. Şu an bilimsel bir husus konuşuyoruz burada. Bu doğru diyor ama bak. Gerçekten Ha, evet. yaş ilerledikçe testosteron azalıyormuş. Azalıyor östrojen artıyor. Östrojen mi? Hı hı. Hemen Google'la. Onu sen bir Google'la. Korkunç bir şey değil mi? 33'ten sonra diyor Yunre. Bilmiyorum doğru mu ama. Aramızda doktor varsa bizi bilgilendirsin bu konuda. Östrojen evet kanlılık hormonu ama her erkekte bir de her kadında var. 2 hormon da var yani sadece bir tanesi yok. İkisi de var yani. Sadece bazılarında miktarı daha yüksek, bazılarına daha düşük işte. Alkol Oraya çok koyan etkiliyormuş onu. Alkol nasıl etkiliyor? Ne diyor ya? Östrojenin artmasını etkiliyormuş yani. Arttırıyor anlamında. Testosteron daha düşüyor yani. Evet, spor önemli ya. Spor testosteronu yükseltiyor. O zaman abi testosteron tedavisine bak. O zaman abi basacağız. Aynen. O zaman spor yapacağız. O zaman basacağız. Aynen spor Bu hareketleri testosteronu doğru arttırıyor. yapacağız. Aynen. Bas ulan bas. Basacaksın abi. Chris Roberts uzattıkça uzatıyorsun hadi ha. Kaç kişi şu an izliyor? 18.000 oldu. Daha başlamadı bile. Vallahi Ya. başlamazsa çok yükselmeyecek bu sayı abi. Öyle bir. 33'ü ben çekeyim hemen 35 geriye. Büyük Sen çek yayıncıların izlenme oranları da bayağı yükseldi. Bayağı yükseldi. Uf, bu müzik de gerçekten gaza getiriyor. Vallahi Halim abi sen hazırsın gaza gelmeye bence ha. Zaten meyilli. Ya Böyle çok arkadan geçen taşlara falan aslında bir şey demeye Vallahi başlayacaksın. ne Paşa diyeyim? bile sulandı. Ya yalan yok yani. En sevdiğim oyun, tek oynadığım oyun. 4-5 senedir hep onu oynuyorum. Şu an 37.000 beyler. Evet. Toplam sayı diyorsun. Siz Toplam şimdi sayıdan mı biz bahsettik? Elite Dangerous Tabii canım. oynayan kişiler anlamaz bunu veya ne bileyim başka... Ben anlıyorum Oo. abi. Dur Halim sen de. Anlıyorum Yani anlamaz o- mıyım? O işlere girmeyelim. Ya Eren biliyor Yani ya hype takılıyorum. yapılacak bir oyun var. Evet. Ama Mesela bak- Star Citizen. Yapılmayacak oyunlar Ama var. bak Starfield'e de bayağı hype'lıydım ama bunun kadar değil tabii ki ama hype'lıydım. Tabii, Hani tabii. seviniyordum gerçekten. Hani acaba nasıl olacak diye merak ediyordum. Yani Yani lig oldu diyorsun. Aynı grubun oyunları değil ama yani Star Citizen oynayan bir adam Starfield'de yani biraz zor. Sonra evet. Ya o uzay simülasyon açlığını doyuramaz yani. Orada farklı bir Yani şeyin farklı bir gemi şey var orada koymuşsun, ya. Gemi koymuşsun, şey yapıyorsun, upgrade yapıyorsun. Ama o iniş kalkış şimdi tamam belki oyun genel olarak şey olabilir ama bu tarafta Star'ı oynayan adam şey yapmaz yani. Yine de bekler yani. Lan bu ne der yani. Ya ben ondan ziyade o kadar neyse şu an konu çok kaymasın yani loading screen sıklığı sayısına çok şey oldum.
Yani şehre girer çıkarken anladım bir kez olur da yani şehir içine dolaşırken bir kafeye girerken bile siyah yine ekran düşmek Abi yine Star'ın etkisi ha. Bak Star'da bu olay yok. Hiçbir oyunda artık bütün oyunlarda rahatsız oluyorsun. Lan diyorsun bu ne ya? O anlıklar bile artık SSD falan RAM'ler kuvvetli. Ama yine de o loading şey yapıyor seni. Rahatsız ediyor. Orada işte Star'ın pisliği. Alıştırdı bir oyun. ben galiba daha çok şeyde arıyorum hani o temadaki oyunlarda arıyorum o seamless gameplay yoksa başka oyunlarda oynuyorum orada aramıyorum da başka şey mesela benzer oyunlarda ararım. Yani uzayda loading screen istemem inerken kalkarken sistemden sisteme atlarken yani olur da ben onu hissetmeyeyim. Onu bir şeyin arkasında gizlesin isterim. Ya bu yılda da onu yapıyorsan artık. Ama o Starfield'inki çok fazlaydı aşırıydı o oyun motorunun ne kadar ilkel kaldığını gösteriyor. O konuda yani. Hoş geldin Metehan. CitizenCon daha başlamadı. Daha bekliyoruz. Kapılar açıldı ama sanırım yayında bir sorun var. İçeriden peki bir kimse yok mu? İçeriden yayın yapan. Ne oluyor acaba? Şey var, Berk var ama. Knebel'de galiba onların Discord'dan birisi gitmiş işte oraya. Oradan yayın açıyor. Şu an ben Berks'e bakayım ne oluyor. Sağ ol Metehan. Siz bir inceleyin olmazsa bir şeyler var mı? Haber var mı? Yani Neden? Berk şu an dolaşıyor içeride milletle konuşuyor yani şu an. Bana başlangıç biraz sanki direkt ertelenmiş gibi geldi ya. Yayın aslında çoktan başlaması lazım. Yarım saat rötarlı yani. Şuradan bakalım yine. Göstereyim size yani. Ne demek istediğimi. Evet. Aslında işte kapılar 9'da açılıyor. Yani sabah 9'da onlarda. Bizde akşam 7 yani ben şu an Almanya'da yayın açtım ama Türkiye'de 8. Akşam 8'de başlıyor aslında. Ama şey iyi yaptılar mesela bak. Doors Open'la ilk panelin arasında 2 saat var. Böyle sorunlar olunca sanırım bu sorunlar işte çözebilmek için rahat bir 2 saat şey zamanları var. Dokuzda başlayacak değil mi asıl olay? İlk panel evet 9 galiba Şu oluyor. an, hayır şu an başlaması Bize lazım. göre 9. Yok ya. Kanka saat şu an Los Angeles'ta kaç? Bizden 10 saat işte düşman lazım. Evet sabah 10.30 yani. 11'de İkinci başlayacak. panel şu an yarım saatle başlamış. Bir şey değil mi? Bence Chris abinin afyonu patlamadı ya. Acaba. Adamın afyonu patlamadı acı kalkamadı adam. Yani toparlanamadı. Pardon lan 11'de başlıyormuş. 11. İlk panel. Aynen ben 10 diye o gördüydüm de 11'miş. Bir Yarım saniye saat bir var orada. bakayım. Saat ver. Dün belliydi o ya. 2 saat sonra yok benim için 9. 21 Yarım saat sonra 2 başlıyor. saat ara var işte. doğru abi yarım saat var. Bu dün de böyle miydi bilmiyorum ama. Nasıl? Kapıların açılması 2 10 saat diyor. sürüyormuş. 10 diye hatırlıyorum ben de. Boşa bekliyoruz yani. Ya Türkiye'ye 10 saat ekliyorsun işte 11 ise 21. Yani Bak şu an Türkiye'de saat 8.30 değil mi? yes. Abi o kadar uğraşacağınıza Google'a Los Angeles Time yazıp baksanıza. Yazdım abi. Ya biz söylüyoruz da dinleyen yok. -7 orası -7. Saat 7'de başladı. Benim için 7'de başladı. Sizin için 8'de başladı. Yani doors open öyle bunu demek istiyorum. Yani ilk panel 2 saat sonra oluyor. Sizin için Yok, saat or- 10'da oluyor. Türkiye'dekiler için 10'da oluyor.
Doors Open saat 6'da başladı. 1,5 saat geçti. Yarım saat kaldı. 6'da nerede ama? Avrupa saatiyle. Yedi ya, ne 6'sı? 7 olması lazım. Hayır abi. Zaten yayını zaten az önce açtılar. Uyuyor yani şeyle. Tamam, Doors Yok abi. Open'dan TR'de 7. TR'de 7, bizde 6. Açılış saati. Şu an Los Angeles'ta 15. 10:25 geçiyor. 1,5 saat önce kapılar açıldı. Ya Tiyolcu ki Ya adamlar onu kapıyı 27 açacağız. geçiyor, evet. Kapıyı açacağız demiş, yayını açacağız dememiş ki diyor Tiyoli. Ama Doğru şöyle, doğru. şöyle bir şey var. Direkt tak diye paneli göstermeyecekler. Öyle tanıtım olacak. Tanıtım olacak. Ondan sonra biraz işte şirketle ilgili konuşmalar olacak biraz işte. Ha, Onları şu da an- düşünmek lazım. 33 dakika var. İlk şeyin başlamasına panelin. Onlar Saat gecikmedi 7 yani. Saat 7'ye gelirken orada bir şey demedi mi? Ekranda bir 5 dakika falan var yazıyordu. Onu ben yanlış mı gördüm? Ben onu görmedim. Orada bir vardı başta abi. 5 dakika bir şey gözüküyordu. Kalan süreyi gösteriyordu. O bitti, kapattılar onu. Sayfasındaki şey diyor. CitizenCon sayfası var ya. He onu diyor aynen bak. Aynen. Doğru diyorsun İlhan abi. 7'ye 5 vardı işte herhalde Çok- o vakitlerde. Aa, 5 dakika watch- var diyor, onu bak. kapattılar. Watch Now işte aynen. Halim abi, bu Twitch'in temasını sen karanlık kullanıyor musun? Bayağı şey oluyor, parlak oluyor da. Twitch'in Twitch teması. Hı Ay- hı. Dark mode alabilirsin. Karanlık teması var ya, modu. He onu açmadım evet. Aslında onu açsam iyi olur. İstiyorsan hemen aç abi, 2 dakika. Kötü oluyor değil mi? Nereden açıyorduk? Şuradan açıyorduk Abi değil sağ mi? üstte kendi ismine tıklıyorsun oradan. Tamam. Okey. Yo ben aslında Dark Mode'u seviyorum da unuttum ama. Evet. Ben de bir hatırlatayım dedim. Ya adamlarda benim aldığım bir sıkıntı yok. 31 dakika sonra başlayacak. Aynen. İlk panel o zaman başlıyor. Tio İlker- yorumun için sağ ol. Beyaz olsun da biraz uyanırsınız işte else belki uyuyorsunuz. Daha başlamadık ama. Çok yakınım şu an uyumaya. Mayıştım ki iyice. Ya neye maaşıyorsunuz? Hemen çay demle. En çok hadi bak iyi dedin ha dur bir hanıma söyleyeyim de çay yapsın bir saniye. Ben koydum abi, az sonra gelecek. Geliyorum bir saniye. Bekarla evli arasındaki farka bak. Biri koydum diye biri koyduracağım. Ne yapacağım ben? O şöyle. İlhan abi şu an kesin semaveri almıştır yanına. O da öyle bir seviye. O da öyle bir Yok seviye. canım, bende de artık diyorum ya, östrojen artıyor artık. Kendin koyuyorsun yani. Vay ya. It's a beautiful day for a CitizenCon. Star Map'te gelişmeler, olan Evet, gelişmeleri bu başladı fuarda bakalım. göreceğiz. Oo geldi. Aha. Geldi. Do you hear that? Dur bakalım ne diyor. Let's try Boş it boş again. konuşuyor şimdi. Hi, everybody. Hadi bakalım. I don't think we got it. One more time. Hi, everybody. Oha. Gel boş yapma hadi be abim. Evet başladı değil mi? Okey. Evet, başladı. Honestly, that was too much. Senin gitmeni bekliyordum şu an. Welcome İlk saat to dinleyeceğiz. CitizenCon 2953. I am Jared Huckabee, sometimes known as Disco Lando, sometimes known as Junior, or if you ask my mom, Mr. Dummyhead. Welcome to... Wait, we did not plan for... we did not Arkadaki account setup'a for bak the anasını satayım. peanut gallery behind me. We Şöyle are söyleyeyim backstage belki at yine CitizenCon katılanlar var. Bu adam 2023. CIG'nin marketing yüzü öyle söyleyeyim. All of our presentations this year. We've got İnsanla 2 ilişkiler mi oluyordu days bu? of presentations. Ben de çay koydum. Honestly, none of us quite know how the second day is going to go. Usually after we do the first day, we're all just kind of like for the next day over. So we're going to find out what day 2 is like. Day 2, I'm going to start right here, and it's going to be like, hey everybody, welcome to CitizenCon Day 2. Let's go to the presentation. Bu adamın esprilerini bir tek komik bulmayan ben miyim ya? Ya komik olmaya çalışıyor da I mean, honestly, çok da komik biri değil. Tek içeremiyor gibi sanki. Bazen güldürüyor. I have no idea if you can hear the applause, but
They're applauding my amazing Dün performance. 2K yayın açıyorlardı. Bugün Honestly, kaliteyi we're all 1080'e dead düşürmüşler. tired putting this thing together. This is by far our biggest and baddest CitizenCon yet. Two Oh. main halls. Hall A, where the presentations are happening. Ha, Hall büyüklük B, anlamında where anladım. we've transformed it into a virtual pyro playground. I want to Aleykümselam, hoş geldin. Ses iyi mi? Twitch'tekiler, izleyiciler. Şu an sesi biraz yükselttim. What did I call it? A pyro playground? I call it a pyro playground. Ya pyro geliyor mu sorusu bence gerek yok çünkü o kesin bir şey. Pyro'yu göreceksin ama Pyro ne zaman gelecek onu Which bilmiyorum. is one of the stations that's coming in the upcoming pyro, which is on its way. Should I tell him? Şeyde Star Map'te Pyro 2 ile Pyro 3'ün isimlerini değiştirmişler. Pyro 2'nin ismi Monox olmuş, Pyro 3'ün ismi Bloom olmuş. İsimler gelmiş ya. I think I'm gonna let the boss do that. Chris robotu. Hey, I want to be here for day 2. Chris Roberts, where are you, my friend? We've got the return of the Dragonfly from CitizenCon 2948. Last 10 years. 2948, repainted with a brand new, rough and ready paint scheme that is available in your digital goodies pack or on the store and whatnot. The community booths this year, if you remember from our CitizenCon 2019, they were a big new addition to CitizenCon. They were modeled after Grimhex Station in 2019. This year, they're modeled after Rundown Station. When do we get nice community booths? Like, I mean, they look amazing, don't get me wrong, but they're shady AF. Although, seeing some of the orgs that are in there, you're right where you deserve to be. Atlas Defense Industries, you know who you are. I was going to blame the card, but that's not on the card. We have our special guest this year, Atmo Esports, and they're Fight and Flight Live. We're going to be cutting to them in just a few minutes with my buddy Dan Halbrecht. They are doing the finals of their yearly Fight or Flight. Oh, that was dangerous for a second. Fight or Flight contest over in Hall B, so you can check that out throughout the 2-day event. Then we've got the Content Creator Corner, where you can go and meet your favorite Star Citizen streamers and content creators, as well as Astropub. We've got... Now that one was on the card. Talk about Salty Espri Mike, yapma kardeşim. and, make sure he gets his check. General Lounge. The General Lounge, where you can meet and greet with many of the CIG developers throughout the 2 days. There's a meet and greet schedule available. It's posted somewhere in the other area, so you can go and meet all your favorite developers and John Crew. Yes, I recycled the joke. Don't look at me. He knew it was coming. The VIP Lounge, where you can go and meet your developers if you know, are a little more important. Vay be VIP'lere bak. Şimdi burada şey diyor, Atmos ekibi geldi diyor. Atmos sanırım pro oyuncuların bir turnuvası oluyor. Mesela CSGO'da galiba Atmos da çok katılıyor. Yani CSGO'da oyuncular da oraya katılıyor. Ondan sonra Star Citizen ile ilgili en büyük content creator'lar şu an orada. Yani oraya bir köşe açmışlar onun için. Onu söylediler. Yazılara bakınca Banu'dan olması lazım. Aynen, Banu dedi. Hem Şiyan hem Banu. Hem Şiyan var, evet. Sağdaki Banu galiba. İkisi de Banu. Hayır. Honestly, I can't understand what they're saying. It's in another language. Şiyanların alttakiler Banu'da. Then we've also got this really cool Drake interplanetary trucker hat that's available in the merch store. I think Hey, it's available online. It's pretty cool. You do have to have a normal size head Bak for it to sadece fit. Drake'e merchandise yapmışlar. Hiçbir firmanın Someday yok. they'll make Aynen, hep Drake. Abi The coup de grace. olay orada bitiyor yani. We Gariban saw abi. it first on AMD Star işlemci. Citizen Live back in Ya abi, 2019 vallahi şunları when folks görünce who gidip watched şeye, said, etkinliğe what an katılasın incredible geliyor. waste of Bunları time. veriyorlar ya. Bu ne şimdi, ne gösterecek? Bir saniye. Designed live on the show, Bob şey var ya. the Star Citizen çıkacak. head. Bak yarın bir gün şeyde nasıl satılıyor bunları. Yeah, is that in focus? Güzel bir şey ama. He's magnificent. And he comes in a Lazım really mı cool box. bilmiyorum.
Ama with Clark güzel bir Defense şey. Industries. Look good on a Bunu shelf. satsalar var. Bayağı Bunu güzel olur satsalar ya. var. Hoş geldiniz. Oyuncak Pay. niyetine satsalar evet. Oyuncak Ben severim Of öyle course. şeyleri. Hoş geldin şey. A secret area that was revealed recently on the web, a welcome to Pyro with a bunch of computers, roughly 150 computers. And what that's for, Halim, I'm istersen also sen going to let müziğini the boss kapat. tell you because, again, I want to be O here on müzik day benden 2. gelmiyor. So Ha, let's talk şeyden mi, about the yayından program. mı? Aha, yayından geliyor. 2 days of programs, 2 days of programming representing the best stuff that our developers have to offer. Now, it's been 4 years since we've done a CitizenCon. Evet, 4 sene önce yaptılar en son CitizenCon'u, onu diyor şimdi. Since the last ones, you don't really know what to expect. I want to prep you for this here. Everything that you're about to see today, and when I say everything, I mean everything that goes up on that big screen that's behind me or there on your stream, was created by the developers. Not a single marketing artist. Every single one of these developers have worked tirelessly for the last 2 Evet, şu an months putting her together şey this diyor, content to present to gördükleriniz you. diyor, They made their arkamdaki slides, bütün they bilgisayar wrote diyor, their bütün text, they created their CitizenCon'u videos. bizim kendi 'Cause developerlar that's what kurdu diyor. CitizenCon is. Hiç dışarıdan birisini You know, almadık diyor. We got ISC, we got SCL, you know, that's my stuff, I do my thing. Her şeyi biz yaptık diyor. Yani But CitizenCon haberiniz is where olsun we let diyor. the developers go on stage and talk directly to you and share their work directly for you. So Evet. every time Bu they go on developerlar stage, bize I de need a cevap big round of verecek applause diyor. when they go Bizim off the stage. I need sorularımıza a diyor. bigger round of applause because I told them they'd get it and you're going to make me look bad. So give me an example O of that yüzden round of applause, everybody. alkışlayın diyor. Onlar gece gündüz çalıştılar diyor. 2 gün içinde buraya böyle yaptılar diyor. All right. Gün mü dedi 2 So aydır let's run down çalışıyorlar. 2 gün itinerary for programming today. yaptılar diye At anladım. 11 a.m. Pacific, which is in roughly 22 minutes. 2 ay CitizenCon biraz şey olur. Chris Roberts. Şey diyor, Founder and oradaki CEO is gonna take the stage, kurmayı diyor and he's galiba 2 gonna gün. do, well, you know, keynote. He's going to talk about Star Citizen, past, present, future. He's going to set some stuff up. I don't want to spoil it, but I saw the notes, and he said he used his fidelity like 3 times. So prepare your bingo. After that is our big Shaping the Verse, the Future of Star Engine presentation. Evet. Now, whatever you think this is, I promise you you're not prepared for it. Halim This nasıl is- ayırdı? Oo. IPR yaptı. Halimin testosteronu İlk, falan. ilk panel diyor Star Engine ile ilgili I'm gonna diyor. let that present Ne itself. düşündüyseniz diyor But hiçbirisi be in your tutmayacak diyor. seats, Çok farklı be bir şey ready. olacak diyor. It's unlike anything we've ever Maalesef done here bayılmam. at CitizenCon before. At roughly 12:45-ish, when we timed it out yesterday, Fix It and Fly It with Torsten and Guillermo from the EU-PU feature team. They're gonna come and show you the current iteration of engineer, resource management, and true multi-crew gameplay. Vah! Check that out. Evet, mühendis olayı yani engineering olayını göreceğiz. Multi-crew ekibi nasıl bir şeymiş onu göreceğiz diyor. Hosted by Galactica, our social media manager. That's going to be right there on the stage. Then we break for a lunch. We have a lunch break. 2 p.m. Pacific. We take 45 minutes. We recharge Evet, ondan our sonra mola batteries. We fix yapacaklar. the things that En broke in azından the bir first saat. half. And we'll be back Nasıl? 45 minutes later with the Tam stream. uyuduğum kısım burası. Then at 3 o'clock, it's Onlar Talking yerken Ship, ben our uyuyacağım. annual presentation by Ne the yapalım members ya? of the ship team, where they're going to introduce some ships you're Gelince aware of, bakacağız some tekrar. ships you're not aware of, some ships you're not supposed to be aware of, but you are aware of. And then, yeah. Evet, gemiler de tanıtılacak diyor. Sonra bildiğimiz gemiler, bilmediğimiz gemiler And then finally wrapping up the day is navigating göreceğiz the artık universe. neymiş. That's with members of our Evet, bu UI kısım team önemli. and Abi dur. everybody aşağıda that's been cüzdanımı talking alayım da about it geleyim. on Twitch and YouTube trying to figure out what it is. You're right. Be in your seats. It's effing awesome. So, and then of course we wrap up about 5 o'clock today. I'll go on the stage and I'll tell you all to come back on day 2. And then of course the Hall A Hoş for you geldin people, Fırat. Hall B for Aleykümselam. people here in attendance. That'll stay open till about 7 p.m. So, Hoş so if you geldin, don't Sea get of a Time. chance to see all the cool stuff in Hall B because you're glued to your seats in Hall A, you can do that for the next 2 hours after 5 p.m. So with that, I want to throw it to my compatriot over in Hall B, Dan Haubrecht. Dan, take it away. Welcome everyone to CitizenCon 2953. Let's give it up! I heard a bunch of people over there. I heard a bunch of people over there. We're back, baby, after 4 long years.
We are finally back at the Los Angeles Convention Center. It has been since 2019 in Manchester since we've been able to see your beautiful En son faces in person. 2019 CitizenCon yapılmış. O da İngiltere'de olmuş. That is a very valid question. I'm the community producer here at CIG. I produce the community content for many years. I produce subscriber content behind the scenes for many years. Burası Los Angeles. Yok adamın arkasındaki yer I neresi? also produced the Battle of the Bricks from last year, the charity stream we did with Eve. So I've been producing content behind the years for a while. If you guys have enjoyed the Atlas things diyor. I'm producing, Star Atlas reklamı yapıyorlar. use hashtag CitizenCon2953. If you guys have hated the things I've done, let me know on socials. Tweet me at DiscoLando. Sorry, Jerry, you're just an easy target. Where am I right now? Well, I'm at the community booth section here at Hall B of CitizenCon 2953. As you can see, everything is decorated to look like we are on Pyro. It is fantastic to see what an amazing job these booths have done to represent their orgs, their booths, their organizations, everything. It's so cool. We're going to be visiting a bunch of them throughout the weekend, so we're only going to focus on a few right now. Come follow me right this way. We're going to focus on one of the biggest community orgs in Star Citizen, Test Squadron. Evet, Star Citizen'deki en büyük organize diyor. Test Squadron diye bir organize var, yabancı organize. One of the biggest single player orgs for a single game, right? You guys are like one of the biggest orgs for like a single game? We're the largest organization for Star Citizen, as well as the Guinness Book World Records for the largest MMO guild. So they're kind of a big deal, is what we're saying. Okay. They're here at the community booth section. They have a bunch of cool swag to give away. They focus on, professional gameplay. They focus on casual gameplay. All sort of career herkes bu hastanedeki şeyi giymiş ya. Muşambayı giymiş gelmiş baksana. Aynen ama ilginç ama. Right here on the community booth section. Ork mu oluyor bunlar? Evet, Test Squadron Ork oluyor. Montoya diye bir yayıncı var. O oranın orgun üyesi, hatta galiba lideri oluyor. They are a role-play focused org with an amazing, in-depth, lore-driven background. So if you guys are interested in bu da başka bir org. Where lore is the kind of driving passion and focus of why you guys would want to be playing Star Citizen, the United Space Confederacy is the booth. Olabilir. So if you guys are here on the show floor, belki düşündüm bile. ask them about what they're doing. They're going to be doing so much cool stuff. Ask them about their org. Ask them about who they are. O zaman şimdiden biriktir bence. Hani bir destek kazanıyorsun. Hayallerim mi? If you guys haven't heard of JRDF, well, congratulations on waking up from your medically induced coma, because they go with CitizenCon like chocolate and peanut butter. They have been part of CitizenCon since 2018 with the Dragonfly in Austin. We brought the Dragonfly back. We will be showing you that a little later, but if you guys have already checked out the digital goodies pack on the Pledge store, well, you might have already gotten a glimpse. So go to robotspaceindustries.com, check out that digital goodies pack, and you'll be able to see what they brought here to CitizenCon 2953. But in addition to making large-scale things, and by the way, they also made some amazing stuff for our community booths. In addition to large-scale things, they make miniatures as well. So if you want to bring a little bit of the verse into your home, into your office, baksanıza ne kadar özenle yapıyorlar. Yani bunlar şu an arkadaki gördüğünüz şeyler, kişiler hepsi orkta oluyor. Yani şu arkada adam şey gibi, dükkan gibi yapmış Star Citizen'deki dükkanlar gibi. Aynen. Çok özen gösteriyorlar ya. Oraya bir vendor shop olması lazım. Almanya'da yapılmamış. Of one of their new miniatures. So if you guys are here at the show floor, again, come check them out. They're going to be doing some cool stuff today, and they're selling some cool stuff as well. Literally, when this goes off the air, probably going to break out my wallet. So that's just how cool they are. We're going to follow me back this way. Excuse me, everybody, making my way through. And sort of on the community booth side, we have the CIG section. We have the Interactables team making a live prop here at CitizenCon 2953. Again, if you guys have checked out the digital goodies pack, in that digital goodies pack is a trophy. It's a CitizenCon staple. We always include it in a digital goodies pack. Well, they're making it live here at the floor. Look at how cool that skull is. It's going to be part of the decoration of the trophy. These are members of our Interactables team in Manchester. They're currently making it live. And you can see, if you look over there to the left, they're taking suggestions from members of the community. So if you guys want to make your mark here at CitizenCon 2953, come on over to the Interactables booth, start giving them a little bit more ideas, and maybe make your mark on history. Now, I don't think it can be said enough that we are so excited to have CitizenCon here for the first time in 4 years. I'm an LA native, so to have it here in my own backyard is beyond cool. It's beyond phenomenal.
everyone here who has worked so hard, whether they're at the community booth, whether they're just a regular person showing up, or they're a member of CIG who helped make this possible. We are so grateful that you guys are here. We hope you guys have been enjoying the sort of pyro sneak peek of the community booth so far. Like I said, we're going to be checking Pyro Sneak Peek kesinlikle olacak. Yani community orada şu an oynuyor bile. Orada 90'dan fazla bilgisayar kurdular ve orada şu an Pyro'yu oynuyorlar. Takip için sağ ol, hoş geldin. You guys are the reason why things like CitizenCon are possible. So we're going to come back over here. We're going to quickly talk to a couple more members of Test Squadron, get a little more about what they're about. We got Chrome, D-Seth, and D-Lefty. What's up, guys? How's it going? It's been really great. This is my first CitizenCon, and I've been loving it so far. So. And İlk defa gelmiş oraya. What were your expectations coming here? Like, did you think that there was going to be like a pyro setting? What was kind of your bucket list, your wish list of what you hoped would be at CitizenCon? I was hoping for pyro, but honestly, the way that everything has been set up is above and beyond my expectation. It's amazing to be here, and it's just I expected a little bit, but the way that you guys have set everything up is outstanding. Ya adam sordu hani beklentin neydi diyor. İşte beklentim vardı diyor ama buraya geldiğimde dedi hani buraya böyle görünce dedi olağanüstü bir şey diyor. Yani acayip beklentimi karşıladı diyor. Aslında Pyro'yu falan bekliyordu işte ama Pyro hariç oradaki organize çok güzel diyor. Is amazing and really helpful, or to find an org like Test, you can find us on Discord, and we always have people that are willing to help you, whether that's over voice chat, over text. We will hop in and help you figure out the game, because it can be a little bit overwhelming, especially for new players, and that's what we're really here for. Evet, burada biraz reklam yapıyorlar şimdi kendi klanlarına, yeni oyunculara falan reklam yapıyor. Star Citizen kolay bir oyun değil diyor. Yardım istiyorsanız diyor bize katılın diyor falan. So if you guys are here at CitizenCon, start making your way over to Hall A. We're beginning in just a few minutes. We're going to be talking about some more stuff here at the community booth before I kick it back over to Jared. We're going to be going over to the United Space Confederation. Test Squadron'da galiba 15.000 kişiden fazla galiba üye var değil mi? Öyle bir şey. So you guys are a role-play focused org. What made you guys sort of decide to come up with this amazing immersive backstory for your guys' org? Well, I didn't quite catch the question. What made you guys come up with such an intense lore-driven background for your org? Oh man, we've been around since the beginning, and we saw the effort that was going into the creation of the story by CIG writers, and we want to dovetail into that. Evet, burada övüyorlar. Bu orgun kendi lore'unu övüyorlar yani. Klanın bir hikayesi var. Çok detaylı herhalde. Çok büyük bir lore'u var galiba. Onu övüyorlar. Bu ara arkadaşlar bizim klanın lore'u da güzel aslında. Biz de bayağı yazdık. Bir daha bitmedi yani. Takip edebilirsiniz. Ama hoşuma gitti mesela. Üstteki tişört hoş duruyor değil mi? Evet, geri döndük. Uluyor bunlar abi. Oraya bir dükkan açsak var ya. Thanks, Dan. He's somebody's nephew. We still haven't figured out whose. So we are here in Hall A with the community. So as Dan said, if you're still hanging around in Hall B, it's very cool, but we are just a few minutes away from the start of the official CitizenCon 2953 festivities. So you want to make your way over here. 3,000 seats, still a few available. One next to my dad. Wave, Dad. You're not my dad. 3000 kişilik yer varmış. Bazı yerler hala boş diyor. Şu an babasına selam veriyor. Babası orada oturuyormuş. Daha CitizenCon resmi bir şekilde başlamadı. Başlayacak ama. For the community, so we wanted to take a few minutes beforehand and do all our happy marketing stuff for you and everything. But we're just about to start, so with that, I'm going to wrap up
Thank you for tuning in. Thank you for watching. We'll be back later on in the day. Up next is Chris Roberts, then Shaping the Verse, the future of Star Engine. Grab yourself a snack, get a drink. Evet. You're not going to want to miss any of this. Stay tuned. We'll see you in a bit, everybody. Evet, ilk panel dediklerine göre işte Star Engine'le ilgili olan bir şey olacak. İlginç olanı şöyle, diyor ki işte sizin düşündüğünüz gibi bir panel değil. Hani hazır olun diyor. Çok farklı bir şey göstereceğiz diyor. Biraz da orada hype'ladı bizi yani. Umarım boş hype değil. Yoksa Yani. hype'ını düşürüyor. Yok orada hani şey açısın şey demek istedi hani sevineceksiniz Fazla yani. bir şey beklemeyin yani. Sevineceksiniz diyor. Beklemeyin. Sevineceksiniz. Abartmayın yani. Yani o da olabilir de ben öyle anlamadım. Ya diyor ki kendinizi Söyle Eren. Söyle. yani nasıl diyor kendi beklentisi ayarladıysanız ne kadar ayarladıysanız yani yeterli olmayacağı getiriyor kelimeyi. Allah Aşacak biraz- diyor yani beklentilere. Daha da Zeytin'e hype'landı. bakıyorum da biraz şeydi yani hype'li duruyorlar ha. Evet. Yani böyle biraz katılıyorlar yani. Bakacağız. Biraz bu da gazı düşürdü bence. 3000 kişilik bir şey yani bir yer galiba orası ama sanırım orada şu an kaç kişi oturuyor? Belki 2000 kişi oturuyordur değil mi? Yani 2000 gibi bir şey. Öyle gözüküyor. Evet, Chris Roberts'ı görmek de güzel bir şey olacak. Çünkü Chris Roberts yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da işte arada bir görmek iyi oluyor yani. Sonuçta projenin başı o yani. Bütün vizyonlar hep ondan geliyor. Biraz da o konuşması lazım. O da bir şey demesi gerekiyor. Gemi halen gemi satıldığına göre yaşıyor herhalde. Evet, gemi satışları sanırım... Durursa anlarız ki tamam. Ya şimdi Electronic Arts gibi bir şirket alırsa bunları o zaman daha da kötü olur. Emin ol. Çıkarırlar canım hemen. Bu oyunu çıkarırlar hemen yarım yamalak. Fark ettiniz mi diyor, bir tane genç yok diyor. Herkes beklerken büyümüş, memur olmuş falan işte diyor. Ya şöyle bir şey de var ama. Ben de biraz önce gördüm, fark ettim evet. Aynen ama şöyle bir şey de var. Bence Star Citizen böyle çok niş bir oyun olduğu için gençlere de hitap etmiyor galiba. Yani biraz sabırlı olman gerekiyor. Biraz nasıl desem, ya biraz düşünerek işte planlayarak oynaman gerekiyor ya oyunu. Hani Valorant gibi işte tak tak veya CSGO gibi böyle tak tak hemen round'dan round'a oynamadığın için belki hitap etmiyor gençleri, öyle düşünüyorum. Bir de simulation olduğu için. Ama Abi herkes bizim beklerken Discord'da var. yaşlanmış. Yok Ya herkes bunların hepsi gençti bir zamanlar var. Öyle mi diyorsun? Bak şu başında gözlük olan abinin saçları vardı mesela. Şimdi gençten kasıt nedir? Onu yani bu insanlar hepsi genç. Yani 18 yaş altı mı yani 20'li yaşlar mı? Yani ortalama 20-28 gibi duruyor burası. Herhalde. Ya şimdi 18 yaş altı insan böyle bir şeye festivale gelmesi biraz Gelemez. Gelemez evet. Yani BlizzCon'un da aslında BlizzCon'unkine de bakıyorsun. Orada da gerçekten yaş 20'lerden başlıyor genelde. 30 ağırlıklı oluyor. 30 ortalamalı oluyor abi. BlizzCon da öyle biraz İlker'e katılıyorum, doğru diyor. Bura yüksek ama bura baksana. Şuna baksana. Ya bunlar hep Ya evet, hepsi biraz şey ya. Sorunu vardır kesin bunun. Bunlar hepsi eski Wing Commander oyuncuları. Olabilir. O diyorum ya bir zamanlar gençti bu adamlar, beklerken yaşlandılar diye. Evet, Star Citizen genel yaş ortalaması yüksek, evet Ama bence de. yüksek evet. Bastonlu amca ben diyor. Evet bu ara şöyle söyleyeyim, çekiliş var yine. Yani izleyerek puan topluyorsunuz. 27'sinde çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bir tane game package hediye edeceğim size, haberiniz olsun.
Belki yine katılanlar var. Aslında bot söylüyor da yine de ben söylemiş olayım. Halim abi çekilişten bahsedince hemen bir 7 kişi arttı izleyici sayısı bir anda. Birden yazmaya başladılar chatte. Herkes ünlem UC yazıyor. Ben de yazayım bari neymiş. Bu mont reklamını ben de anlamadım. Yani arada bir Twitch böyle bir reklam atıyor. Allah'tan mont reklamı çıkıyor, başka bir şey çıkmıyor yani. Şimdi rezil olacağım burada. Bu reklam olayı çok kötü ya gerçekten. Çok kötü ya. Prime'ların izlememesi lazım. Çünkü yani onlara acaba abonelik hani abone olursam o zaman reklam çıkmıyor galiba değil mi? Ya da çıkıyor mu? Aboneliyim. Yani Star Citizen Twitch kanalına abone olsam acaba bu reklamlar çıkar mı? Ya benim bildiğim çıkıyor ama. Belki Prime. Yok ben Prime'la aboneydim ama gene izliyorum yani. Çok kötü. Ya video reklamları gelmiyor diye biliyorum ama şu ekranın altında çıkıyor arada bir. O biraz O biraz gıcık gerçekten. Ne gelecek şimdi ne? Ya işte diyorum ya ne bileyim ben mesela mont bile bakmadım yani. Mont ne alaka? Daha çok bilgisayar ürünleri bakıyorum mesela. Onu gösterse anlardım. Hiç mont falan bile bakmadım yani son günlerde. Son haftalarda öyle söyleyeyim. Yok oyunla etkinlikte ne gelecek? Herkes neydi? Sordu da evet. Ha pardon ben oraya çünkü o da sormuştu reklamlar niye var diye sordu da. Herkes birbirini çekiyor vallahi baksana. Aha burada ne oluyor ya? Çekiliş sitesi onun bir linki var da ama yapabilirsin. Ünlem ticket yazıyorsun. Ondan sonra ne bileyim 1, 2 veya 3 yazıyorsun geliyor. NPC taklidi yapıyorlarmış Star Citizen'da. Aynen. O zaman koltuğun üstüne çıkmaları lazım. Ayakta duruyorlar evet. Çıkmışlar zaten. T-pose. İşte bak. Aynen bak işte bu çok güzel oluyor bu eventlerde. Yani bu live olunca böyle şeyleri görüyoruz ya o çok hoşuma gidiyor. Kendisi koltuğa rağmen yürümeye çalışması lazım böyle. Yıka devire falan böyle. Biraz da protesto ediyorlar işte. Olması lazım. Güzel oluyor. Chris olsaydı Chris çıktığında bunu yapsalardı keşke. O gelirse başka şeyler yaparlar. Serdim. Evet 2 dakika, 1 dakika. Şimdi Star Engine'la başlıyoruz değil mi Halim abi? O el hareketi birazcık sıkıntı değil mi sanki? Niye? T-pose yapıyorlar. NPC'lerin yaptığı yapıyorlar. Pardon Eren ne sordun? Star Engine şeyle başlıyoruz değil mi programıyla? Aynen ilk panel Star Engine oluyor. Ben geçen Twitch'te zaten yayın açtığımızda söylemiştim zaten. Beni çok ilgilendiriyor. Neden sorarsanız çünkü engine aslında yani oyunu yapan engine oluyor. Ve oyunun potansiyeli işte ortaya çıkıyor. Daha neler görebileceğiz, daha neler gelecek onu merak ediyorum. Hani maksimum nereye kadar gidebiliriz? Çünkü Unreal Engine gibi diğer engine'ler de mesela ortaya çıktı. Yani Unreal Engine 5. Yani onları öyle görünce insan gerçekten diyor bazen keşke CIG işte ne bileyim acaba doğru mu seçti diye. Ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Bir de Unreal Engine bir multiplayer engine mi? O da var. Üstelik bütün hakları satın aldılar. Yani CryEngine'i kendileri istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Evet başlıyor. Şşt. Ne heybetli bir şeymiş. Oo, Chris Roberts.
Kafadan geldi. Kilo vermiş galiba. Well, hello, CitizenCon Bence almış. 2953. It's really, really good to be back in front of all you guys in person after 4 years being shut away, doing it online. It's so great to see so many of you, old faces, new faces. And you're going to have a great show over this weekend. I think you guys have already been around a little bit. I mean, there's some fun stuff here. There's seedy alleyways, the Checkmate station behind you, where I think a lot of our community orgs have set up their camp. So definitely check that out. There's a Dragonfly replica with the pyro paint job on. Get pictures taken on. We have the Atmo Esports first in-person flight or fight tournament, which I think will be really cool. Dragonfly replikasını yapmışlar. We have 150 computers that you guys can get down and sit and start to play and experience the beginnings of Pyro. Evet. Pyro'yu deneyebiliyorlar. And I'd like everyone to know that the people that aren't here in person, we're going to be able to give select access to the Pyro Playground next week. So we'll have more details on that if you go to our website, robertspaceindustries.com, to find out how that works. This year is the most excited I've ever been at a CitizenCon. I think we're going to show some stuff that's going to blow your guys' minds. A lot of stuff we've been working on really hard actually for the last few years. Evet, Squadron 42 anyway, I can't wait to confirmed. see what you guys think of it. And there's a lot of stuff that's been iterated on by Squadron 42. You guys will have probably noticed that the tasks have dried up on the task tracker. And you're going to sort of see the results of that over these next 2 days. So hopefully you like it. And a lot of what you're going to see is going to be coming into Star Citizen over the next 12 months. Even a few little things will come into 320. Satır başlarını sen konuşmaların satır başlarını açıklamalarını A lot of yapacağız. what you'll be seeing will be coming in, and it's going to make a dramatically different experience in Star Citizen. Yani son senelerde bayağı çalıştık diyor. Sizinle bunları paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Çok güzel şeyler göreceksiniz diyor. Gelecek 2-3 günde Progress Track'i de bayağı değiştireceğiz diyor yani. Sizin bilginiz olsun diyor. They were afraid by the time Star Citizen finally becomes 1.0 releases, maybe our tech's going to be obsolete. But to paraphrase Mark Twain, or misquote Mark Twain, because I don't think he actually said this, the news of Star Citizen's obsolescence has been greatly exaggerated. We're always going to be evolving and improving, taking advantage of new technology, even long after Star Citizen is out of alpha and we're at 1.0 and below and beyond. So Star Citizen'ı her zaman geliştireceğiz diyor. Oyun çıksa bile diyor sürekli devamlı gelişen bir oyun olacak diyor. Bunu bir pozitif anlamında demeye çalışıyorum. So we thought this CitizenCon would be a great place to share. Benim için en heyecanlı CitizenCon diyor. Çünkü çok güzel şeyler paylaşacağım demişti. Will be from our core technology group, which is what we formed our graphics and our online tech, audio tech, engine tech under. Az sonra gelecek olan ekip diyor, bizim core ekibi diyor, sesle ve engine ile ilgilenen ekip diyor. Give you basically a session talking about some of the new stuff that's coming into the engine in the near future. But before I do that, we're going to run a little video here to remind ourselves. Oraya geçmeden önce ufaktan bir video göstermek istiyorlarmış. Star Citizen and our tech does, because I think sometimes people don't realize everything that we can do all together. So let's run that video. Sanırım ufaktan bir özet göstermek istiyorlar şimdi. Hani Star Citizen neyi başardılar onu göstermek istiyorlar galiba. Bak her şey diyor oyun içi engine diyor. Yani bu ekstra yapılan rendering videosu değil yani in-game engine. Ve yükleme ekranı yok diyor. Evet orada yükleme ekranları atlanmamış yani. Oraya Bethesda'ya galiba şey yapıyorlar. Mesaj atıyorlar. İsmi atıyorlar. Bileşikten anladığım kadarıyla Pyro alıyoruz.
4 element. Ne o? Politler bu işi beceriyorlar ha. Vallahi ya. Hayır ondan neresi var? Hatırlatayım, in-game engine arkadaşlar. Video değil, in-game. Galaxy lan bu. Herhalde. Gravity derken hani uzun sürmesin Bence- yani küçültmek amaçlı. 64 bit diyor, evet. Motorun herhalde Trader'ın tarzı bir şeyini izliyorlar. Neler yapabiliyoruz gibisinden. Ne yapıştırırız diye. Uzaydan gezegene... Seamless transition diyor, yani hiç loading screen olmadan bir gezegene giriyorsun. Fully explorable planets, yani gezegenin tümünü keşfedebiliyorsun. Evet, bayağı diss atıyorlar bu arada. Halim sağlam paylaşmış. Physically based atmospheres. Bunu da atmak isterseniz dener ki ya. Sıkısı var o zaman. Çok bekliyor orada. Evet evet. Gerçekten oyun içi grafikler ha. Ne oluyor? Yani kırabiliyor muyuz dedim. Buradaki taşıma olayını da bence bir gönderme var Starfield'da. Steam Starfield'da mı çalışıyor? Arkadaşlar şu Anlamadım videoyu bir ya. izleyelim, Sen ondan nerede sonra konuşuruz. Zaten sesiniz gelmiyor çünkü videonun sesi çok yüksek. Aşırı yüksek. Çok acayip Burada yüksek. bir şey anlatılmadığı için konuşmanın bir zararı yok yani. Yani bir etraf geçiyor. Yani burada bir şeyler anlatmama gerek yok galiba. Zaten aşağıda sol tarafta her şey yazıyor. Server'da şimdi tanıştırdım. Bu video arkadaşlar sadece şimdiye kadar neler başardık onu özetle anlatmaya çalışıyorlar. Yani bunu bazen unutabiliyoruz dedi Chris Roberts. O yüzden özetle neyi başardık onu size yine göstermek istiyoruz dedi. Yani real time biome generation diyor. Yani biyomlar gerçek zamanlı mı deniliyor real time? Yes. Sen ondan ne demek istiyorsun? Ne oluyor? Biyom herhalde hani yeni beklemeden falan bitkisini belki ileride hayvanını Evet, mağaraları gösteriyorlar. oluşturuyor. Bu mağaralar güzeldi ama bayağı eksikleri var yani, yalan yok. Ama arkadaşlar şöyle bakınca, yani video böyle gösterince gerçekten güzel duruyor her şey, değil mi? Yani yaptıkları şeyler aslında gerçekten böyle. Yani bu mağaraları biz biliyoruz, giriyoruz. Sadece NPC'ler şu an gösterdikleri gibi çalışmıyor ama gerisi var yani sonuçta.
Evet, güneş ışığı bile atmosferden geçiyordu yani. Ray Tracing olayı gibi düşünün ama o daha eklenecek. Neyleri eklediler? Drake Cutter ama Scouting Edition kesin. Scout eden yani keşif. Ona benziyordu ama. Benziyordu ama ona. Şeye benzer. Bizi dolandıracak ha. Ben bir şey diyeyim, bayağı bir prospektöre benziyor bu arada. Evet, prospektör olabilir. Biz prospektörcü değiliz ya. Ya biz hiç olmayanlar diyorum ben. Terrain Tessellation. Evet, şu an engine bu engine bize ne sunuyor işte onu özetle anlatıyorlar. Beklemediğimiz ne var acaba? Çok merak ediyorum. Evet, prospektör kesin. Drake Cutter'a benzettim ilk başta. Ama şu an oyundaki en güzel gezegen galiba Microtech. Aha. Oo. Hani nerede? Harika. İlk gördüğümüz hayvanlar ya. Oyundaki ilk hayvanlar. Ama işte bunlar yok. Yok ama bunları koyacaklar galiba. Tamam. Yani o zaman yeni koyacaklar. Ya yani böyle ilk defa dedi. ilk defa yani uzay ineği gördüğümde nasıl gülüyorum ya. Seviniyorum. Olamaz böyle bir şey. Yine outpostlar. Aynen, bayağı güzel. Millet inek görünce kudurdu. Herkes evet. Evet. Hazırmış meğerse. Çiftçilik gameplay çıktı. Gel abi. Açıyor muyuz kim? Mecbur. Hangi bayılma işte? Nasıl yani? Volumetric Clouds, evet, bu çok önemli. Seamless Transition diyor. Burada sürekli Starfield'e laf sokuyorlar. Allah neymiş ya. Bu kadar sokmalarına bir sebep var demek ki. Bir haber alacağız. Oo. Aa, yeni şey mi bu? Yeni kuantum beyler. Yeni kuantum. Sanki ha? Eğer oysa evet, çok güzel. Biraz gözümüzü mü alır acaba? Oo evet, öyle gözüküyor. Acaba. Evet. Çok güzel oldu ama eğer o yeni kuantum moduysa harika gözüküyordu. Yani Star Citizen'ı bilen arkadaşlar zaten biliyor, yani bu bir video değil, yani sonuçta bu gerçekten oyunda böyle istediğin yere gidiyorsun. Yani gerçekten herkes yaşayabiliyor. Aynen, bu in-game engine, öyle dediler. Chris, take my money. Orison müziği zaten girdi. Evet. Orison müziği de en çok hoşuma giden bence. Bu Orison'a yeni şeyler gelecekmiş. Bir tane daha. Hani kaç? Bunlar gelmiş mi acaba?
Göreceğiz İlyan abi. Bu arada sizin sesinizi çok iyi duymuyorum çünkü bayağı sesli ya oyunun şeysi, yani videonun sesi. Kız. Ama kısınca o zaman izleyiciler şey yapamıyor. Yapabilirsin abi. O biraz sesi alamadık, konuşmasını alamadığımız için. Şimdi şöyle yaptım arkadaşlar, izleyicilere soruyorum. Ses geliyor mu? İyi mi böyle? İyi diyorlar şu an. Evet arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Eğer daha Citizen'den sıkılıyorsanız, motivasyon gidiyorsa bu videoyu açın. Tekrardan geri gelir motivasyon. Vallahi yemin ediyorum öyle bir şey oldu şimdi. Değil mi öyle? İyi gazladılar yani, iyi video yaptılar. İlhan abi sen bile başlarsın yine değil mi? Sen biraz İlhan abiyi gaza getirmeye çalışıyorsun değil mi? Ya arkadaşlar şöyle güzel özetle gösteriyorlar ama gerçekten. Yani oyunun potansiyelini buradan görüyoruz. Aslında neyi oynadığımızın farkında değiliz. Senelerdir hep oynuyoruz ya, artık böyle şey oldu, normal gibi oldu. Tabii canım, onu deriz. Ama işte zaten kızmamızın bir sebebi de o. Yani oyuna kızdığımız zaman niye kızıyoruz yani? Bu oyun artık. Yoksa başka bir şey değil abi yani. Bu bug'lar hikaye onlar. Bunlar zaten düzeleceğini biliyoruz ama işte böyle bir oyunun artık çıkmasını istiyorum. Ne oluyor? Hayvan geldi. Oo, O ne? harika. O çok güzel duruyor ya. Biraz daha üzerinde çalışılmaları lazım. Acayip sci-fi duruyor bence. Memeleri var diyor abi. Memesine mi baktın hayvanın ya? Zaten bunlarda bir meme fetişi var. O ineklerde de öyleydi. Acayip bir meme koymuşlar o zaman. Abi o ayrı bir şey. Meşas. O da Starfield'a gönderme. Orada meme. Ne oluyor oğlum? Ya Stanton yeter. Şu an kesin gate'e gidecek şimdi. Eğer bunları görebilirsek gelecek aylarda bu hayvanları harika olur. Evet, bir kuantum daha geldi. Of, kuantum şeysi çok güzel ya. İnşallah böyle ya. Umarım böyle. Daha iyi olmuş evet. Çok daha güzel ya. Fazla gibi sanki ya. Yok ya, ne fazlası ya, tam şey, bence çok güzel oldu. Halim de anasını satayım var ya, Christopher yeter ki bir şey yapsın. Ya Allah var yani, güzel değilmiş şimdi yani. Hala diyorsunuz ki şuraya güzel yapsalar, buraya güzel yapsalar. Durun bakalım, geçeceğiz galiba, durun. Bir saniye arkadaşlar. Geliyor, Şşt, durun. şşt. O yıldızların parlaklığını biraz kısalım. Bak. Aynen öyle. Of geliyor. O ne lan? Bakalım ne olacak. Bana delik gibi yapmış. Aha. Hadi gate'i de gösterin. Aha gösteriyor. Allah gösteriyor. Geç bakalım nasıl olacakmış efektler. Bu ne lan? Birinin boğazına bak. Evet. Aa, çarpacak mıyız oralara bir daha? Olabilir evet. Tabii Evet. çıkma var diyorlardı. Efektleri biraz değiştirmişler. Biraz değişmiş aynen. Efekt olur inşallah ya. Oo, çok çabuk girdi. Bu kadar çabuk mu? Değil bu kadar. Belki Öbürü şu an çok bize uzun öyle sürmüş gösterdiler. ha. O Evet. serverda onların kendi serveri. Massive fully explorable space diyor. Station Dream on. Oo iyi. Burası gerçekten tehlikeli bir yere benziyor değil mi? Şekli tam Pyro'ya yakışmış. Böyle sivri Aynen, uçmuş aynen. şey. Yarısı Aynen. patlamış baksana, hani bir kısmı patlamış. 10 numara olmuş ha. 10 numara. Bu ne lan? Gizli giriş. Tam Pyro yani. Burası şu an Ruin Station galiba arkadaşlar. Yani bilginize. O yüzden yani burada korsanlar burayı yönetiyor. Yani şu an gördükleriniz hepsi korsan. Ve Xenothreat burayı yönetiyor. Xenothreat en büyük korsan ekibi. Oo, dövme olayı da gelmiş. Niye bahsederiz. Lorundan bahsederiz. Videonun ilerleyen yerlerinde. Daha
konuşacağız yani bayağı konuşacağız. Mola verecekler. Mola verince biz o zaman konuşuruz arkadaşlar. Halim şurada var 3 günlük malzeme çıktı zaten. Vallahi. Şu an evet içerik üreticileri bayram ediyor. Buralar tam Ali'nin yerleri ha. Ivır zıvır, kokain, mokain. İllegal işler, çalma, çırpma, satışlar. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. İzleyelim. Halim izliyor zaten bir şey yok. Tamam da lak ikide bir araya giriyorsunuz. Bir hype'ı bozmayın. Tamam bir saniye. Hype bozmuyoruz, sohbet ediyoruz yani. Bozmasana hype'ı. Yok büyük bir olay yok da ama şey olarak mekan olarak çok yani Pyro'ya çok yakışmış. Evet teması bu yani. Evet. Bir arkadaş demiş de yani büyük bir olay yok. Bu şey olarak mekan olarak güzel yani. Atmosfer falan çok güzel duruyor yani. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Ver kuantumu. Yani bu CitizenCon benim için çok önemli. Yayıncılık kariyerime de çok önemli. Ya hep ya hiç. Buna bağlı. Öyle deme abi, ona kadar bağlama. Evet. Abi şimdi CIG'den bir beklenti var yani 4 senedir abi, şu an anlatıyoruz. Bir dakika. Halim hype'ı bozuyorsun bir dakika. Ya bir soru susun ya. Gezegen göreceğiz. Evet Pyro 3 arkadaşlar. Pyro 3 ama güzel gözüküyor. Neredeyse Microtech gibi duruyor. Buranın bulutları bu arada daha iyi. Ama hype'ın bozulmasın diye söyledim. Bulutları daha güzel bu arada. Aynen. Burada farklı bir şey kullanıyorlar galiba. Şeyde geçen sizin konudaki gösterdiği bulut da çok güzeldi. Aynı gezegen olabilir mi burası? Değil mi abi? Bana mı öyle geliyor? Bulut mu farklı ya? Bak bunların uzaktakiler böyle şeyleşmiyor. Aha, İlker senin gemin uçuyor orada. İlker senin araç geldi kardeşim. Bu evrenin kralı. Biraz damajlanmış. Bunlar hepsi in-game arkadaşlar. In-game engine. Yani o dumanlar önceden çıkıyor muydu? Var mı öyle bir şey? Hayır yok. Şu an gemi düşüyor. Dynamic Fire Simulation. Evet ateşi de ekleyecekler galiba. Gemiyi yapmışlar. Şu ateşi zaten bir eklemedim. Kaç yıldır gösteriyor. Birazcık daha izleyelim. Biraz daha fazla yansaymış yani. Cehennem olmuş ortalık değil mi? Biraz az gibi. NPC'yi gördün mü? Nasıl gidiyor? Aynen. Bir şey cırcır yanıyor ha. Koca gemi yapmışlar. Ben de diyordum o yüzden çıkıyormuş. Of ne güzel gözüküyor. Yangın söndürme sistemi yok aslında. Çok güzel duruyor ama. Yok kanka. Ben de derdim ben küçük gemilere kadar kapıyı niye koyuyorlar işte bu yüzden. Yani. Bulutların gölgesi mi? Daha ilk panele bile geçmedik. Şu an benim hype tamam. Oğlum harbi lan panel saati geçti yarım saat. Ufaktan bir video dedi bayağıdır bakıyoruz. Büyük ihtimal panel ufak gecikmeli olacak. Evet bu görevin olduğu şey bakın sarı böyle çimenler var. Müzikleri de öyle ayarlamışlar ki tam gaza getiren müzik. Ha müzik iyi. Hype'layan zaten o büyüktür. Ama daha sizin müzikleri hep iyi aslında. Ama 1000 kere dinlersen aynı müziği sıkılıyorsun. Daha doğrusu fark etmiyorsun bile yani artık. Aynen. Kapat diyorsun. Oyunu siliyorsun. Burada bir outpost gösterecekler galiba. Bence faunayı gösterecek Bir şey var. Tepede bir şey var ama. Acaba görecek miyiz? Pyro Crab. İnşallah görürüz. Pyro Crab. Aha. Outpost.
Ufaktan bir outpost. Of nereye koymuşlar Lokasyon bunlar baksana. ama. Burayı Aşağıda Burayı aşağıda kaydet. şey var. Lokasyonu alın, lokasyonu alın. Her yer ha, 10 numara yermiş. Bu toprak kimin olacak acaba? Aha, Gladius. Bak suya bak suya. Suya bak. Of 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 suya bak. Motorla beraber şey oluyor. Dalgalanıyor. Onu gösteriyor. Onun fiziğini yapmışlar yani. Bilgisayarım şu an bir 10 FPS daha kaybetti az önce. Zaten 20. Yani. Zaten 20'ydi. FPS oynar. Abi şöyle outpostumuzun olmasını istiyorum. Valla pas kokusu geldi burnuma. Bak izlerken. Abi şu NPC'ler bir çalışsa var ya, her şey değişir. O da gelecek abi. Magic Ball. Ama suya da el attılar baksanıza. Bak. Harika. Oo. Of of. 20 FPS'im gitti. 5 FPS daha gitti. Ya durun ya. Yani yarıyor böyle suyu. İler abi. Alçak uçuşlar geliyor gibi yeniden. Aa çok güzel ama ya. Bak diyorum. Burada uçma yeni uçma şeyini gösteriyor olabilir şu an. Ha o fight'tan hiç haber yok. Hadi bakayım. Şey. Physically based destruction. Yes. Bunu umarım gösterirler. Base'leri yıkacağız. Of. Bir A2 bombası yakışırdı oraya. Ne oldu orada? Orada şey ateş ederken her şeyi yıktı orada. Yani physical destruction'ı gösterdiler. 2 tane Gladius çarpmıştı ya. Şu an bir şey kırılmıyor oyunda biliyorsunuz. Yani o olay hiç yok. Real time close simulation. Okay. Dynamic işte. blood, sweat and tears. Burnu akıyor adamın kan. Kan akıyor burnun. Hasta oldu demek ki. Virüs olayı da geliyor herhalde. Ya da şey, patlamanın etkisi. Neden gitmiş arkadaşlar? Farkında değil, iç kanama geçiriyor. Bu bulutlar da peri bacası gibi duruyor. Biraz öyle evet. Bence biraz oraya özel bir bulutlar mı? Zarenci. Diyor ki bu motor bu işleri yapar Star Trek, diyor. Star Trek sandım ha. Star Trek diyecekler sandım. Biraz ona benzettim. Milletin var el ayağı titriyor şu an salondakiler. Arkadaşlar bunları hepsini konuşacağız biz. Bütün detaylı bir şekilde gireceğiz bu konulara. Mola verecekler. O mola arası hepsini konuşacağız, merak etmeyin. Sabaha kadar konuşuruz. I think that sequence holds the record for the longest spline in the history of computer games. I think we're close to 1 billion kilometers traveled during that whole sequence. So hats off to the engine team and supported by our cinematic artists that put it together. I also need to call out Pedro Camacho's music, which is always beautiful and evet, sets the scene müziği so şey well. yaptı. Pedro Camacho yaptı. Helal olsun adama. Çok güzel yaptı müziği. And yok, Pyro'da bir gezegen değil. 6 tane gezegen var. I mean, hopefully from this video, and we're going to go into some of the new features later on in more detail, and you'll see actually better representations of some of the simulation that was bütün happening gördüklerimizi there. az sonra ekip anlatacak diyor. Daha da çok misal verecek diyor. Seamlessly, without switching, loading screens or anything else. It just, you can go from down up close to a blade of grass all the way out, looking at a whole planet to moving to another star system. And that's actually one of the hardest things to do, especially when you do it at the scale we do online with that level of physical simulation, with hundreds of players, thousands of
AI running around. It's Evet. En zor bölüm diyor. Başka bir sisteme geçmek diyor ama seamless yani hiç loading screen olmadan diyor. Bir multiplayer oyunu için diyor. Çok zor bir şey diyor. Bunu yaptıkları için kendileri gurur duyuyorlar. Like, for instance, at the very beginning, I don't know if you noticed the conductor with the hair blowing and the tails blowing. That's all simulated in real time, and we'll talk about it on the physics part of the upcoming speech. Saçları da yapmışlar, yani physical hesaplamaları falan. Orada da bir şey yapmışlar. To talk about some of all this new tech that you just saw and go into more detail, and we'll be rolling into Star Citizen over the next 12 months or so. And some of it, like some of the new cloud stuff, will actually come in 3.22, which is great. But before I do this, I wanted to introduce Benoit Beautresseau. Gördüğümüz şeyler 12 ay içinde gelecek diyor. Bazı şeyler 12 ay içinde, bazı şeyler daha erken diyor. Bazı şeyler eklendi bile diyor. Since the end of 2012, they built our web platform and our digital distribution platform, and a few years ago started to help us on developing the game. We have almost about 100 game developers in Montreal, because Montreal is a great place for game developing talent. And this year we brought Turbulent into the fold of CIG, and they're now fully part of CIG. Evet, Turbulent'i satın aldık diyor. And Benoit, who is the Chief Technical Officer of Turbulent, is now become the Chief Technical Officer of Cloud Imperium. Zaten iyi oldu onların along with eklemesi. him and Mark Boudet, who is the CEO of Turbulent, is now our head of global studios. 12 ay şöyle bazı gördüğümüz şeyleri diyor. Star Engine'e gösterdiler ya. 12 ay içinde eklenecek diye anladım. Yanlış anlamadıysam. Bazı şeyler çoktan eklendi diyor. Bazı şeyler de gelecek aylarda da eklenebilir. Yani bu Pyro 12 ay sonra gelecek anlamına gelmiyor. Star Engine'le olan şeyleri gösterdi. Mesela bu burun kanama olayı belki hemen değil, belki birkaç ay sonra gelecek. Let's do it. Here's the clicker. Or did you take your own? Yeah, that's good. Thank you. All right. Bonjour. Evet, bu adam Turbulent'te patron oluyor galiba. We are so happy to be here. It's been so long to see you Chief guys Technical Officer. and just being able to interact. Bu en son server meshing ile ilgili çalışmıştı. About all this. The video you just watched outlined a lot of features in the Star Engine. It's a reminder of what makes this game so special. It's a focus on fidelity. I said it. It's a focus on immersion. And it's a focus on seamlessness, being able to go everywhere. İşte Star Engine'i biraz anlatıyor ve en çok odaklanan şey yani seamless olması, yani loading screen olmadan diyor. Bir de scale diyor. Yani boyutu bahsediyor. So what we're about to see today is a deep dive into all these features. But first I wanted to touch really quickly on this last year. We have launched persistence or added persistence. İşte gelecek sene persistence entity stream'i ekledik diyor. Çok zordu diyor ve bize güvendiğiniz için teşekkür ediyor işte. For us to improve the stability of the game. So thank you so much. You guys deserve a hand of applause. Thank you so much. Burada hepimize teşekkür ediyor. Yani sabırlı olduğumuz için. I just want to touch on one bit, which is that all the people you will see in the next couple tech panels are really the best of their crafts in the world. They are diyor ki az sonra göreceğiniz kişileri diyor o bölümde diyor yani dünyanın en iyilerinden arasında olan şeyler diyor işte insanlar diyor. That this vision can be achieved. And so without further ado, şimdi onları tanıtacak galiba. So, in all of the different panels that you'll see, all the updates, everything that you'll see on screen, whether it's a HUD, an MFD, a ship UI, FPS weapons, everything, all of this is new. So, as you watch the clips, you're going to see some differences. That's because this all comes from the freshest implementation that we have. Evet, bize bir şeyler göstermek istiyorlar. Bu görecek şeylerimiz, yani bize göstermek istedik şeyler hepsi yeni diyor. Yani çok yeni diyor. Bakalım neymiş, merak ediyorum. Thanks Benoit. Hello. Biraz kendi sesimi kıstım, evet.
VP of Technology, and we're going to talk about Star Engine today. We have been developing Star Engine for many years with the goal of creating an online living universe. But creating a universe is not an easy task, and even more difficult to do everything seamless without any loading screens or invisible walls. And massive spaceships flying very Evet, fast, sürekli seamless olmasına şey yapıyorlar, vurgu yapıyorlar. Yani hiç loading screen olmadan çok zor bir şey diyor aslında. Bir de multiplayer olması da daha da zorlaştırıyor. Çok gerçekçi bir evren yaratmaya çalışıyoruz diyor, birkaç senedir diyor. We stream and generate physics on server on CPU, and we already support more than 100 players on a single server, more with server meshing. To support all this, the engine must do a lot of work every frame. So, in a typical Star Engine frame update, we got up to 64 hardware threads, about 200 software ones. Burada teknik terimler kullanıyorlar. Ben bundan çok fazla bir şey anlamıyorum. Aranızda anlayan varsa belki chatte anlatabilir. Rus değil galiba, Fransız galiba. Spaceships and ground ones. Evet, Fransız. Over 2 million physical objects, over 100,000 objects generated per frame when flying over the terrain. We have many unique locations, streaming on demand. Ne? 31 Ekim'de gelecek Pyro diyor birisi chatte. Eğer öyleyse bomba. Bombayı patlattılar eğer öyleyse. Worked on by custom vendor in the R&D team. The first new feature is the light shafts. They are volumetric shadows from clouds cast into the atmosphere. They are truly volumetric and 3D, fully integrated. They are not just a post effect as it is usually done in games. With this, the atmosphere from an overcast sky gets darker. And this is important for planets and locations with bad weather. Another component is the new ground fog. It follows the terrain up to a specified elevation for different locations. It is also fully integrated into the atmosphere. It receives volumetric shadows from clouds and terrain. Evet, artık burada çok teknik şeyler anlattığı için hepsini birebir anlatamayacağım, yani kusura bakmayın. Ama biraz bir nevi anlıyorsunuz, yani resim videoları da gösteriyorlar. Yani bulutların geliştirmesini, yani ilerlemesini gösteriyorlar. Yani bulutları daha da iyi yaptılar. Bu ara Pyro gelecek diyorlar, evet, doğrulandı galiba, ama bu şey P2 gibi düşünün arkadaşlar. Yani herkes giremeyecek, onlar seçecek kim gireceğini. Bu da biraz şeye bağlı, ne kadar aktifsiniz, ne kadar test yaptınız P2'da falan, ona da bağlı. Yani resmi bir şekilde bu sene girmiyor, denemek amacıyla giriyor ve şu an gördüğünüz bulutlar çok harika duruyor gerçekten ya. Yani ışıklandırması falan. Also, we made improvements to shorten long distance read, and the tiling is less visible. Ground fog, yani sisi gösteriyorlar, ışıklandırmayı. Bulutlar burada güzel duruyor da Crusader'da bozuk niyeyse. Burada şeyi de gösteriyorlar, aynen işte sis olayı da girdi şimdi, görüyor musunuz? Yayından bilmiyorum anlaşılıyor mu? Sis olayı da var. Bir de güneşin işte bulutların arasından geçmesi bile, onu yaptılar. Bak yine ground fog diyor. Ha şey gitmiş. Bu gördünüz mü? Öyleydi, evet, evet. Dedi tam o noktada alkışladı zaten, o çıtır çıtırlıklar. We're going to include all these new features and improvements in the next 3.22 release. Okay. Thank you. Thank you. Oh. 3.22 release, yani bir patch daha gelecek. 4.0 olmadan önce. O zaman bu sene sonu mu çıkacak o? O zaman ilk çeyrekte de 4.0 mı geliyor? Evet, öyle olması lazım o zaman. 23 gelmezse evet. Aynen. Hi everyone.
So I'm Mike Snowden, I'm the Director of Visual Effects. And I'm Ali Brown, the Director of Graphics and Procedural Tech. Pyro 4.0'la resmi bir şekilde girecek oyuna, yani eklenecek. Ama ondan önce bir patch daha çıkacak. Evet, şimdi şey göstermek istiyorlar. Çok merak ediyorum. Ateş olayını. Dynamic Fire. So Dynamic Fire is a driver for gameplay in both FPS and multi-crew experiences. It creates emergent sandbox gameplay, and it can be used by designers to craft very dangerous scenarios for players. And as you can see from the video, it gets very intense. Okay, so how do fires start in Star Engine? Well, there needs to be a source of ignition, and there are multiple ways in which it can occur. For example, weapon impacts or misfires, explosions or damaged items, and the player needs to be alert to their surroundings with fire an ever-present threat. If a fire does break out, you're going to see it dynamically propagate through the area, causing damage to environment and player. And at this point, the player needs to limit the damage, of course, by extinguishing the fire in any way that they can. So when doing so, they're going to need to evet, ateşi söndürmek imkanı da olacak. Onun için şeyler de olacak. Neydi bu ateşi söndürüyorsun ya, kırmızı şeylerin adı neydi? And there's actually multiple ways the fire can be extinguished, including aynen şu an görüyoruz. Her gemide takılı olan bir şey. Fire extinguisher, which is my personal favorite. It's a lot of fun doing that. Elinde bir alet var, görüyorsun. Eli söndüreceksin. For example, locking off the area, venting the oxygen, creating a vacuum. Otomatik olarak tepelerden böyle bir yok yani bir şey sıkılabilir. Yani gameplay olması açısından böyle daha mantıklı yani. Bir de şey diyorlar, mesela oksijeni çekebiliyorsun odalardan diyorlar. Oksijeni çekince ateş de gidiyor. Okay, so how do we achieve this from the technical perspective? Well, first thing the artists and designers do is they mark up their scene to tell us what physical properties that each surface is made from, whether it's wood or metal. But not only on the surface, we have to describe what is behind the surface. You might see a metal panel on your spaceship, but has it got cladding or wiring behind it? It's important we know all this so we know how flammable it is. Then after this, we have to define all the physical properties that go with these surfaces. So, for example, what the mass is, the energy density, combustion temperature, fuel ratio. And we use all these physical properties and we sum them up in each voxel, which is a 1 by 1 meter cube. And then once we have these voxels, this forms the basis of our simulation. Ya ateşin yanması şeye de bağlı işte, hangi madde olduğuna da bağlı diyor. Yani metal ise yanmıyor mesela veya daha az yanıyor. Başka bir madde olursa o zaman ateş daha da büyük olabiliyor. Son metal gemilere yöneleceğiz. Ya burada şeye vurgu yapmaya çalışıyorlar işte, hani ateş öyle pat diye birden yanmıyor, yavaş yavaş yanıyor, daha da büyük olabiliyor. İşte geminin şeyine bağlı diyor. İşte kullanılan maddelere bağlı diyor. O zaman direkçi mi olacak? Normalde yok, misk abi, her yer alüminyum, dupgri, tertemiz. Mesela Starfarer'ı görmüşsünüzdür. Koridorlar falan, her yer teneke. So what's next for this? So our focus has been on interiors, in particular spaceships, but all interior spaces really, and this voxel grid really helps us solve that problem. Our next focus is going to be on planets. Obviously they represent a slightly different challenge, the vastness of them. We have to transfer this over the network and simulate it slightly differently. And we also have to render it at scale. But the way we've done it, the core tech we've used, we should be able to scale this up quite easily. So that's going to be our next focus. Okay, so how do we create realistic dynamic fire visuals in Star Engine? Well, we start with the simulation, as just described by Ali, and this gives us the data we need to drive the visuals. Then we bring in the burn shader. So this can be applied to static environments, and we have a lightweight version of the shader for entities, which is kind of based on the dirt shader and wear. Then we've got the glow, which is an animated surface decal shader for static environments. This is where we start to bring in some nice motion. And then we bring in the GPU particles, which are spawning from voxels and in screen space. Obviously, these are doing a lot of the work visually. Then we bring in the lights. These are spawned for clusters of voxels as opposed to per voxel as an optimization, a cluster being a representation of voxels close to each other.
And then we bring in the fog. So this is height-laid volumetric fog. The smoke fills the room and it goes up to the ceiling. Şey çok güzel oldu. Bu sis olayı çok güzel oldu. Yani duman, daha doğrusu duman bayağı So to finish, we're going to take a look at all of that put together in the game. Thank you. Şimdi gösteriyorlar. Ses güzel. Güzel gitti. İyi olmuş. O an uçmalı olduğunu düşünün. Herkes aklımda kalmış ya. Abi uğraşılmaz ki. Geri yaydı ya. Baksanıza hasar da alıyor. %75 oldu. Canı düşüyor. Aynen. Bugün harbiden sönmüyor bu ara. Ne yapacak? Götüreyim beni. Ha, onu aldı kaçıyor. Oksijeni keselim. Oo 44'e düştü bir anda. Thanks very much everyone. Thank you. Thanks a lot. Ulan kaç yıldır şu yangını gösteriyor. Önce ne gösterdiler abi? Hello everyone and well, I'm here to talk about water in Star Engine. Kaç yıldır? So, water is a huge part of both of our games, Star Citizen, Squadron 42, and we wanted to give it a major upgrade. We were going to set 3 ideas that we wanted to impart on our water. We want it to look as good as possible, obviously. We want it to look realistic. We want it to be beautiful. Evet, şimdi suya geçtik. In motion constantly. It should always be moving and always be reacting to everything around it, whether that be players or objects or vehicles. And we wanted this to work on the whole scales of all of Star Citizen, all the way down from footprints in puddles to enormous ships crashing into the ocean. I'm going to talk about our updates to the water rendering first, and then we'll move on to that other stuff I discussed. So first of all, the water shaders, particularly the ocean and the river ones, were in dire need of a major upgrade. They were currently using a technique called deferred shading, which is really fast and fantastic for opaque objects, but does not translate well for transparent ones, şey yani. Su çok çirkin duruyor şu an oyunda. So the first step that we made was to transition to forward shading. That allowed us to introduce more physically based techniques, such as proper lighting, reflection, and refraction. It allowed us to integrate the atmosphere properly into our water lighting setup. And it also meant that we could get more fun techniques, such as wave crest backlight scattering, as adding better foam rendering, which includes halftone blending, surface haze, and much more detailed bubbles on the individual bits of foam. I've got some examples of that here. In this particular screenshot, you can see the icebergs in the near frame. You can see we're refracting the iceberg underneath. It's correctly refracted. In the mid frame, you can see that the iceberg is reflected back onto the water. That is now accurate. We weren't doing that properly before. Burada şeyi anlatıyor, Here you can see our accurate anlatıyor. water lighting from this really beautiful screenshot of the Yine Gladius over the water. ilgili. I love this Aslında one. anlatmama gerek yok çünkü So this is the objects under the water being correctly lit, which is new. And then we are applying the lighting changes from the specular highlights on the surface, and also considering the lighting from the suspended particles in the water, depending on how deep and dense the water is, which gives us this really beautiful effect. This screenshot just looks good, but what is going on is that it's demonstrating that the atmosphere and the water are sorting properly. This looks like everything is normal, but it's challenging to implement with forward-rendered water and proper ray march clouds like we have in-game. Props to Alan, who works on all of this. I did the next bit. And here we can see the wave crash light scattering. See how the sun is coming across the back of those waves? It's lighting up the suspended particles in them. Su ama güzel duruyor gerçekten. Yani başka oyunlarda belki daha da iyi duruyor ama bir multiplayer oyunu olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Surface foam and subsurface foam rendering correctly, looking really nice. I've just got a video here before and after. First of all, this is our lakes on Stanton 4. Next we have water volumes on Orison. Evet, şu an böyle. There you go. And this last demo, this is a Clio on the Stanton system. This is what it currently looks like in game, and I think you'll agree, pretty dramatic difference. So the next bit that I want to talk to you, that me and the team at Planet Tech and Graphics have been working on, is of course water surface simulation. This has been an absolute pleasure to work on. So we had a few aims for this. We wanted it to be multi-input. We want physics to influence this. We want our MFX system to influence this. We want
bullets, we want everything. We want high concurrency. You guys, it's a sandbox game. You're going to break it. You're going to stick 1,000 picos in our puddles. It's got to work. And it's got to be scalable. It's got to work from the tiny scales to the footprints in the puddles, all the way up to, as I said, giant ships crashing into the ocean. So the technique that we chose for this is a form of surface wave propagation. Çok hızlı konuşuyor bu adam. Hepsini nasıl anlatayım size? At a low cost, and it can be scaled for waves of different amplitudes. So we can have all of that built right in just by adjusting a few constants. Aynen. Acayip hızlı geçiyorlar şu an. We're going to have the player walking through the puddle. Geç başladılar. As you can see, as he steps, you get a bigger ripple. But even as he's stepping, the toe is being dragged through the water and moving the water accurately. This is not a cop-out. We're doing this in 3D. You see as I'm jumping. And then this next demo, we're going to fire some bullets. This is a bit loud, this one. Bu nasıl yapıyorum? Right, the one more thing that we had to look at. So it's all well and good, this working on a puddle, but Star Citizen is not made of puddles. It's made of oceanic planets. It's made of everything. We needed to make this multi-scale. So we wanted the water near and far, not just in a square around the camera. We wanted lots and lots at once. The solution we picked was a multi-region water sim. Now, this was really, really tricky to get right, but I really think we have now. Which basically means that we can dynamically allocate all of the simulation regions depending on what is colliding where and what resolution we need at what parts of the screen. We can optimize this very heavily to make sure that 2 sene önce başladı galiba CIG'de. Şu an heyecanlı bir şekilde anlatıyor. Aynen. Hani biraz heyecan yaptı sanki. So what we devised is yet another set of regions. Now the regions are slightly different. Yani bu kişi sırf suyla ilgili çalışmalar yapıyor. Yani nehirlere mesela bu ekledi. There's a collision going on there. I look Microtech away, and then I nehirlerinde look back. mesela. If it stops going and has to restart, that looks bad. Whereas the water, we only need to know the total result when it's actually in view. So we have these new regions which cover all water in view. And the beauty of this is that we can use this for multi-input and multi-output systems. Anything can influence our water, whether it be the simulation, whether it be weather, whether it be VFX. And then anything can be affected by water now. So the water rendering reads from this. But then we can also spawn VFX particles from wave crest. We can have screen space effects. We can have a line across your visor without this. Suyun içine düşse, yani uzaydan mesela çok güzel efektler olacakmış diyor. And here's a really good video of some of it in action. I'll let that play. This is the debug mode. Essentially, we're moving a sphere of basically infinite mass through the water. And as you see, if we pan out a bit, we make our sphere a bit bigger, we get a much different result from the sim. Spawning the foam properly. It looks really nice. Really happy with this one. So what I'm going to do in a second is I'm going to turn on the debug mode so you can see where the regions are. You see we've got these grey boxes. They light up green when there is a hit inside the box. We've also got different sizes going on. If you look near the shore there's a big cluster of text. That is a whole bunch of other regions because there's some stuff floating there causing little ripples that we can't actually see. And as you see, these scale properly. We can add the results from multiple sizes of simulation together, and they influence and interact with one another accurately. You see those big waves crashing over the little sim there. Acayip gözüküyor ya. Yeah, it works pretty nicely. I've gone ahead of my subtitles. Şu elime geçse herhalde ben bütün gün bununla oynardım böyle. So, what does that look like when we bring it all together? What's it going to look like in game? Now, you did see a little bit of this in the Star Engine trailer, but actually, I think this video does a little bit more justice to it. So I'm just going to let that play out for you. Hoş geldin Akman. Çok iyi. Bu yani çok güzel bir ayrıntı bence. Bu çok güzel bir detay. Forward in a second. You're going to see the wake start to happen behind us there. Hoş geldin and Erkan. from the cockpit perspective, water droplets on the glass thrown up from the water sim. This is what I'm talking about using multi-output. Bomba atısı evet çok zevkli olur ha. Aynen. Hani bu bütün etkileri gösterdiğine baksana, göre mermiler bile suyun içinde ya. And that's us. Thank you so much, CitizenCon. Handing back over to Ali. Oh. Geminin hızı da farklı. Orada bir ayrıntı var. Hello again. Sonradan bakacağız yine videolara. So, oh, here I'm NPC here to talk to you today ağlıyordu. about a few other graphical things we've got coming in.
I'm really proud of the work we've done on the fire and the water. They both look amazing features. I'm going to talk to you about a few smaller features and a few longer-term R&D features we're coming in on the visual side. This first one, something we wanted for cinematics and telling a story, but also to tie into our active feature system, which is to get the face to tell a little bit more story on our characters. So this blood, sweat, and tears system is something we implemented recently, and it allows us to use a GPU particle simulation, which we project onto the face, and then we integrate it into the skin shader, so we can get realistic reflection and refraction of water on your face. Çok sağ ol Erkan. And we even make the skin go a little bit redder to simulate the extra blood flow when you're tired or upset. Şöyle bir vurgu yaptılar. Bunlar animasyon değil. Yani dinamik bir şekilde oluyor. Yani hep aynı değil yani. Sürekli farklı bir şekilde ağlıyorlar veya terliyorlar. It's completely dynamic. We have complete control over everything. We can keyframe every single tear if we want to. And we can even simulate blood like here. Okay. Böyle bir şey hiç görmedim ya. So the next thing I want to talk about is our scope shader. Design came to me telling me that they really wanted to up the game with our rifle scopes. They weren't quite good enough. They didn't really feel realistic for them, and they thought it was a real core part of the first-person shooter experience. So to give you an idea of what we used to do, we used to use these type of fake scope meshes, which you see here, which is where we type of slice the scope in half so you can see through it. And sometimes we put these big black planes around them to obscure your vision. And we put a bit of glass on the front of it, but there was nothing really to tell you that it was a lens. So we've worked on a new scope shader, which is now going to be on all of our scopes moving forwards. And I'll give you a quick show of what that looks like in game. Okay. So on the first scope here, we're going to see it's got a infinite projected red dot scope sight. Scope'lara da bir değişim yaptılar. See this little refraction and bending of light on it. Oy. Görüyor musunuz? Actually, it works when you don't have to be actually holding the rifle for it to work. Bayağı şey yaptılar yani 3 boyutlu gözüküyor şu an. We've got a correct emulation of eye relief from the scope. So we have the blur, distortions, chromatic aberration. Var mı? And then we've also got support for digital displays like this one, which has light amplification and has support for EMPs. You know, if you get an EMP, you're going to have the display's going to get distorted. So we're quite proud of this. We think it's going to give a much better, more realistic simulation of the scopes in the game. And I think I've kind of mentioned before, but it's not a fake effect. It applies to our scopes no matter where they are. You don't have to be using the scope. You could look down somebody else's scope and see the same thing. It's fully integrated into it, so it's really quite proud of that. Aynen. Test the boy. Next feature I want to talk about, hopefully if any of you have a HDR monitor and you've been playing 320, hopefully you've given a go of the HDR feature. We're really proud of this. It looks really good. And we've got some great feedback from you guys as well. There's been some strong feedback about we want extra black level controls, so we're going to be adding that for you. So make sure you can tweak the image exactly how you want. And there's a great user guide on Spectrum as well if you want to know how to get the best out of it, because it's not always a straightforward tech to get the best out of. Just to give you an insight of how this works, we've got something called the Unified Tone Mapping Curve, and this is the process where we map the real-life colors of real-life intensities of light onto what your monitor can display. And rather than having an SDR mode and HDR mode, we have like a smooth system where we can blend between SDR and HDR depending on the peak brightness of your monitor. We also pay a lot of attention to make sure we preserve the colors and the hues to keep an accurate image for the artist, and especially for skin tones. We don't want them turning red or white or doing everything bizarre. Just one thing to mention, we've got some content adjustments that will be ongoing. We've got a lot of content in Evet, maalesef bu ceketi ben yok edemiyorum. Bu reklamı görmemiz lazım. Look like a supernova. Next thing I want to mention, temporal upscaling. This has been something that's been asked for a long time, and we're proud to finally get it into your hands. We've got 3 different techniques we're going to be implementing. We've got CIGs, we've got our own temporal super resolution solution called TSR. We've got AMD's Fidelity FX Super Resolution 2, and we've got NVIDIA's DLSS 2 as well. They each have different characteristics and hardware requirements and trade-offs, so we thought it was important to get you all 3 so you could have a choice of what you want to look. On the left here, we've just got a zoom in from one of our outposts. That's no anti-aliasing for people that really love to see jagged edges. The center one is our TSA, which is what you've got in the current release today. And on the right-hand side is TSR without doing upscaling. And this is going to be replacing the TSA solution. And this gives us better quality and more stable image and hopefully much less ghosting. We can use our TSR to do upscaling. Here's the example of how it looks at each resolution. And similar results from AMD's FSR. Evet Wilwoki, anlat bakalım chat'te. Neden seni heyecanlandırıyor? Basically we can get about 2 times GPU performance if you're interested in using the upscaling technique.
Obviously, if you're CPU limited, you might not get quite them numbers. It depends on your machine. We also intend to look at frame generation techniques like FSR-free and DLSS-free, but these are going to come a bit later. We're going to focus on arkadaşlar burada belki anlatmama gerek yok ama işte AMD'nin FSR'ını konuşuyorlar, DLSS'ini konuşuyorlar. Bir de CIG'nin kendi bir yöntemi var, onu konuşuyorlar. Bunlar hepsi bize performance artışı verecek inşallah. Onu konuşuyorlar. And we've also got a new texture and mesh streaming engine that helps us get as much possible detail as we can onto your VRAM on your GPU. And it does something we call load balancing. It will scale dynamically for your GPU to make sure we can get the absolute best possible results. We've also got some more streaming improvements coming in the next release. Just to give you a quick show of what the screen space shadows mean, here we've got a planet with no shadows. I think it's Microtech. The shadow maps, so you see the normal shadow maps that fill in half the scene, but then when we get the screen space shadows, you look in the top of the screen or in the flowers, they type of fill in the detail for the rest. They really help type of bed the scene in and stop these things looking and floating. Evet, gezegenlerin geleceği işte başlık öyle. Bakalım next up, neymiş. I just want to talk about planets for a little bit. It's something I get asked about a lot of what's happening next with planets. So we've got quite a lot of R&D in progress. First thing, we've got two new pieces of tech being started recently. First is virtual terrain texturing. It's quite a technical detail, but what this means for you is we're hopefully going to get much less popping or no popping at all. And we're going to achieve this by moving all the calculations to the GPU. And we'll be reusing the same type of patch-based system that Will talked about in his water presentation. And it should give you major CPU savings as well. So we're quite looking forward to getting this in. Another benefit is that it's going to give us the ability to add more complicated logic on, so we can type of do more diverse and interesting terrain, like things like, you know, we don't have beaches at the moment, we'll be able to achieve that. And there's other similar things where, based on the local conditions, we're able to do more advanced decision making. Next thing we want to look at, which is probably the thing we get asked about the most, is our scattering system, which is what's responsible for putting all the trees and the rocks down in the world. We're going to, again, move this to 100% to the GPU. And that should let us have vastly longer draw distances right up until the horizon. Gittikçe daha çok ekran kartına odaklanacaklar şimdi öyle anlıyorum. Daha verimli bir şekilde çalışsın diye daha çok ekran kartı hesaplayacak. Burada density sistemi kullanıyorlar. Yani scattering sistemi şey anlamına geliyor. Mesela gördüğümüz ağaçların sayısı olabilir mesela. Ne kadar dense, neydi Türkçesi bilmiyorum şimdi. Arkadaşlar neydi dense yani density? Yoğunluk. Sesim geliyor mu? Ha, yoğunluk, okey. Yani yoğunluğunu evet. Yani yoğunluğunu artırabiliyorlar ama performans kaybı olmuyor yani onu yapıyorlar. Hatta yaptılar yani öyle anlatıyorlar. Final thing we want for planets is we want to be able to build them much easier, much faster, and we want to make sure they are truly unique. At the moment, our planets are unique. However, they are built from type of tile sets, like pre-built things that get mixed and matched together and blended in complicated ways so you don't see the repetition. Evet, bu çok önemli. Ayılar oluşturup onları birleştirecek diyorlar. Yani onları birleştiriyorlar, unik gezegen yapıyorlar aslında bu. Gezegen yapım şekli bana bir ara tanıdık geldi. We need to replicate the complicated natural processes on Earth like geology, climate erosion. Kilometresini elinle yapamazsın zaten. So we've got three options. We've got offline tools, Houdini, Terragen, things like this. We could simulate all these processes in the engine. But we've started some R&D a few months ago on whether we can use machine learning to do some of this. Diyorlar da kim alacak? So just to give you a quick idea of how that would work or how it could work. If you just start with some random input here, it's just like some noise. We run it through a temporary simulation, so we can type of get a more reasonable approximation of simulation at different altitudes and latitudes on Earth. And then what we do is we categorize all this into different biomes. So based on the temperature and moisture, you find out what is a desert, what is a forest. And this part is crucial. So this is the input for our machine learning algorithm. We could come up with this image any other way. You could hand paint it as an artist, or we could just randomize the noise to get a different set of images. And then what we do is we take the large data sets we already have from Earth, from Mars, and from the Moon, and we train it on exactly the same distribution, so biomes, so forests, grasslands and things like this. And by training it on exactly the type of data we get in reality, we can take this and then push just that, and then we can get these lovely height maps out of it that tell us a really realistic distribution. You can see here, this is the height map, so the black areas are low. You can see all the little rivers and valleys. Evet, burada biraz da şey anlatıyor işte machine learning'i kullanıyorlar. İleride gezegenleri üretmek için machine learning'le yani yardımcı oluyor. This is based on something called a custom diffusion neural network.
It's, like I said, it's pre-trained on Earth data, and it's been built up in patches so that it just doesn't become too expensive to build. And the little circular patches get like added together, and to avoid any seams in the image. And then just to help you visualize it, I've just put some colorization on it to show you where like snow and beaches might be, and just wrapped it around a planet to give you a better sense so it doesn't look quite so abstract. Yeah, but this is very early days, this stuff, but we're hopeful this will be helping the future of how we build planets quickly and efficiently. Thank you. So the last thing I wanted to talk about today is our Gen 12 renderer and Vulkan. This has been ongoing for quite some time, taking a lot longer than we would have liked, but we're finally getting to the end of this long journey. For those who don't know, the reason this was being implemented is largely performance. We're going to be getting at least 2 times better performance on our... Ya Gen 12 aslında çoktan bitmesi gerekiyordu diyor. Yani biraz uzun sürdü diyor ama sonuna yavaş yavaş sonuna varıyoruz diyor. Yani Gen 12 bitiyor yani. Son aşamalarına girdik diyor. Ama şimdi Vulkan'a geçtiler. Yani Vulkan üzerine de çalışıyorlar. Bayağıdır yani. So we've got a video of Vulkan running, live captured. So I can't remember what ship is this, but it's yeah, it's all working fine now. There's a couple of hitches in performance, so we can't quite release it yet. But we're looking into them, the last few performance issues and stability issues, and hopefully we'll be releasing it soon. So, like I said, the one thing, or one of the things we really were interested in by implementing Vulkan was to get support for new hardware features, and one of the big ones was ray tracing. So with that, I want to hand you over to Ben, who's going to talk about some of our lighting research. İşte Vulkan'dan dolayı onu eklerseler ray tracing gibi konulara da geçebiliyorlar. Yani Vulkan bir API oluyor benim anladığım kadarıyla. Bu API çok modern bir API. O olunca çok fazla, çok sayıda programlar bağlayabiliyorsun. Yani modern programlar kullanabiliyorsun daha doğrusu. So, as Ali just said, moving over to the Vulkan renderer, and now that's fully online, we've got access to hardware ray tracing on the GPUs that have support for it. And the best thing to do with hardware ray tracing would be to create a new, updated global illumination system for us to use. Now, I'm here to give you a fairly early preview of the work that we've done so far. But first off, I'm just going to simplify some things and ask, what is global illumination? Well, you can break the lighting in a game down to 3 components. First off, you've got direct lighting. That's not global illumination, but that's the sun, lights in the level, that kind of thing. Next up, you've got diffuse global illumination. Now that's like a whole hemisphere, like a soft lighting that affects the entire, that takes from the entire scene and lights up the pixel. And then finally, you've got glossy GI and reflections. That's like your shiny surface glints, your mirror reflections, that kind of thing. And now all of those combine together to form one glorious penguin. Now, now for the rest of this presentation, we're specifically talking about this guy, the diffuse penguin. Glossy GI has actually been disabled in all the videos. Even the old system videos don't show the glossy GI here, just to aid the comparison. First off, we've got a video from Chris Campbell, who's going to make us look cool. Evet, Ray Tracing ile beraber sizce daha iyi mi oldu? Aradaki farkı görüyor musunuz? Bayağı fark var ya. Karanlıklarda ışığın yansımasını daha iyi gösteriyor. Evet. Daha dolu gözüküyor değil mi? Işıklandırma. Daha gerçekçi gözüküyor. Performans çok etkileyecek şeyler. Ya Star Citizen'de bence en büyük sorun zaten ışıklandırma. Çok tuhaf yani. Bence. Ama şunu görünce harika yani. Harika duruyor baksana. İyi karak reklamı yaptılar ama. Ama güzel bir gemi. Ama bu ışıklandırma gerçekten çok büyük fark yaratıyor.
detayları direkt görüyorsun. Evet, ışıklandırma gerçekten şu an oyunda çok kötü bence. Bunu getirmeleri umarım en yakın zamanda oyuna eklenir. So next up, the boring or the interesting bit. How are we doing it? How does the tech work? I'm just going to dig into that just a little bit. So we're closely based on AMD's recent paper, GI 1.0. We're probably going to build on top of that, but at the moment we're quite close to it. We ray trace against a simplified world. So AMD'nin şeyin üzerine yapıyorlarmış. Since it's a diffuse scene, we want a sort of diffuse signal. AMD ilk defa böyle şey görüyorum ya, böyle AMD'ye odaklanan bir şirket. Starfield'a odaklanmışlar. Starfield partnership yaptı, doğru. Ama ben Star Citizen'i herhalde Nvidia'yla daha çok Nvidia'la beraber, yani iş beraberliği yapar diye düşündüm. So here's a scene that I've dramatized a little bit just to give trouble to the old lighting system. And this is what the ray tracing sees. So it's a simplified single color per object kind of thing. Ray traced geometry. Then we've also got this kind of a 3D dictionary of average light values, so that the light is kind of shared over things in a similar area. So going back to the scene, this is the old system. So you'd render a single image from the center of the room, blur it, and then slap it onto the entire scene. Now, as you can see, like, the middle of the scene is about the right lighting, but everything else has got the middle of the scene's lighting. Like these red lights at the sides, they're basically drowned out by the table bounce that somehow made it across the room to them. So we want to replace that system with 25,000 probes, each one of them only providing light to a small area around themselves. And then we interpolate that to provide like a smooth bounce. And you can see already in the distance, like the red light is really bouncing up there. And then we add a screen space occlusion pass just to tidy up the edges on things. And there is the final composite. Evet, yani görüyorsunuz bu kırmızı ışıklar çok daha yumuşak bir şekilde o odayı aydınlatıyordu zaten. What else does it do? Daha güzel duruyordu. Well, because it's real-time generation, it means we can do a real-time bounce, and we can do that with quite small areas. You can get like a really vibrant bounce that picks up off small objects in the scene. Ooh. And that means that the art team can really lean into like strong local variation on color. As again, we will see. So we'll do a side-by-side comparison on this one. As you can already see, like the spotlight's really like throwing stuff into the scene. This is just one light in the room. And we did have live updating, as you can see in the old system, but it was designed for like time of day changes rather than this continuous smooth view. And finally, it means that we can do things like glowing surfaces can just illuminate the world without having to add special lights to fake it. So yeah, there's two really common cases in Star Citizen particularly that this is going to help with. First off, bunları görmek çok önemli aslında çünkü Unreal Engine 5 gibi engine'leri görünce insan merak ediyor, acaba bizim şu an gördüğümüz CryEngine kapasitesi ne kadar? Yani Unreal Engine 5 gibi olabilir mi falan filan, işte o tarz sorular geliyor. Güzel olan CIG işte bu engine'in sahibi aslında, istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Bundan dolayı aslında engine eskimiyor, yani eski kalmıyor, sürekli güncelleniyor. Oh yeah, so this is the old system. The sun's working, but you can see there's no sky, there's no ground lighting. By the way, I've turned off a lot of the cockpit lights. Bu eski şey, şimdi yenisini gösteriyorlar. And then in the new one, you can already see the skylight is kind of helping a little. But then as you turn over, you get all the ground lighting. Yani ışıklandırmaya şu an konuşuyorlar. Yani ışıklara odaklanmanız gerekiyor. Yeah, there's more. See, one of the concerns we had was that we didn't want to create a two-tier system. If people have got hardware ray tracing and it's working for them, that's great. But you can't really have the art team optimizing or scene for one type of lighting and then having to optimize it for another type of lighting and having to trade off decisions about the two of them. So what we've been experimenting with is trying to create a new low bar that's higher than the old low bar, as well as creating a new high bar.
And the idea for this is basically to take that single room environment probe system that we have been using, update it so that we can do live relighting on that, and then to sort of slot that in where the ray tracing would be while still keeping all of the other stuff, like the 25,000 probes and all that kind of stuff. Can look at the old system and we kind of Frankenstein. Yani bunlar şu an oyunda yok. Yani en kısa zamanda da ekleneceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir sene en azından geçecek galiba. O zaman anca bunları görürüz oyunda. And now this is what Star Citizen would have looked like if we released it on the PS1. The sharp-eyed among you may have noticed also the ship is missing, but you know we can't do dynamic objects in this. You'll be surprised. It doesn't seem to mind. And there we have software GI in the middle, which is, yeah, like I say, it was using the same 25,000 probe system, but not having to use any kind of hardware ray tracing. As you can see, it's not a perfect match. It's not identical, but it's a lot more dynamic than the old system. And finally, I'm just going to show you a to-do list here. I don't have pictures because it's stuff we've not done. Glossy reflections. Obviously, we want to complete the picture, and for that, we need to handle glossy reflections. That's self-explanatory, really. I don't know what to say about that. Nasıl? Secondly, you've only seen it on opaque surfaces so far. The next step is to extend this so that it can support glass. Niye? Sonuçta engine yani. Böyle herkesin şey değil yani ilgi duyduğu bir konu değil aslında. Yani sıkıcı olabilir bazı insanlar için, evet. Yani ben açıkçası burada yani söylediklerini bir nevi anlıyorum ama şeyi ben oluşturamıyorum kafamda. Yani zor bir şey mi, kolay mı? Hani başka şirketlerle kıyaslarsak bunların yaptıkları özel bir şey mi? Yoksa ne bileyim geciktiler mi, yavaşlar mı, hızlı mı ilerliyorlar? Hani onları ben şey yapamıyorum açıkçası. Hani yeterince şeyim yok yani o konuda, benim bilgim yok. O yüzden ama ne yapmak istediklerini görüyorum. O hoşuma gidiyor ama. Bilgili olanları çağırırız aslında. Hi. Bir de etkinlik 2 gün. I am Chris Rain and I would like to show you not one, not two, but 3 new physics of our physics engine. Okey. Fizikle ilgili bir şey gelecek. Acaba Havok Engine'i mi anlatacaklar şimdi? Öyle bir şey duydum çünkü. Play of movement, okay. So this is just regular player movement. That was actually me playing. You can see the cloth collides with the ground. Şeye baksanıza üstündeki giydiği şeye nasıl şey yapıyor. Biraz you can see multiple layers of cloth that do not interpenetrate. Cloth gets influenced from wind. Bak rüzgardan etkileniyor. Collisions with the player's body. Vallahi ne güzel gösteriyorlar da. O nasıl bir hastane ki öyle rüzgar alıyor? Ya şey İlhan abi şey olarak misal olarak gösteriyorlar. Hop geldi. Ama bu şimdi güzel mi güzel değil mi sizce? Yani güzel bir şey değil mi? Tabii canım. Fizik olayı şey yani. Şimdi bazıları diyecek yani ne gerek var mesela buna diyecekler. Başka şeylere odaklanın diyecekler. Ama bence güzel, hoş çünkü simulation Star Citizen'de sevdiğim şeyler bu aslında. Yani şöyle oyun motorunun gelişimi ayrı bir ekip var. Şimdi o ekip zaten bu işe yarıyor. Onların çalışıp çalışmaması veya başka bir yere kayması oyunun gelişimi çok etkilemez. Onlar motoru geliştiriyor. Neye ihtiyaç varsa ona göre geliştiriyorlar. Yani şu gördüğümüz şeyler zaten şu an olmasa bile gelecekte arayacağımız şeyler. Diğer şirketler de bunları yapacak. Olması güzel. Baksana. Olmalı yani bunlar. Hareketlere evet, bak. Bence de yani. Bunlara vakit ayrılmalı tabii. O zaman desene clipping hataları olmayacak. Starcloth is designed to be a first class
member of our physics Yine bir engine. miktar It olur da. interacts with everything we have to offer. Üst üste bir şey From giyerken character özellikle ya da movement silah over sırtımıza forces aldığımızda like içinden bir wind, şeyler geçer. thruster Silah backwash, mesela zırhın içinden girebilir explosion de. to projectile impacts Aynen. and collisions. Az daha görecektik ha. It's efficient. Ya da It always oradan updates at aradan bir 120 şey FPS, görüyorduk yani. regardless of the Silahı frame görüyorduk rate, and aradan. is hand optimized. It's immersive and believable. It's a realistic simulation based on physical properties. It's high fidelity, high quality. We want to raise the bar. İlker kardeşim sen galiba izin aldın. Arayacağım, söyleyeceğim You eşeği. see on the right is Herhalde complex and not Hem de suitable şey for diyor, simulation. yani sıkıldık artık ya. The visual geometry is made with visual de çok quality omelli in bir gün. mind, and that does not translate well to simulation. So we decided to add the ability to use bespoke meshes that are made to simulate well and let their movement then deform the visual geometry. This allows us to share the same sim setup across multiple visual meshes, which is a huge productivity boost for tech art. We can seamlessly blend the simulation on and off, so we can disable the simulation at a distance. Halim abi. Efendim. Yayını bir ara bir daha izleyelim. Ne Back to the kadar football. seamless kelimesini kullandıklarını ben Everything that merak is ediyorum. dynamically simulated is able Sayacağım to yani. interact with the Evet. Değil cloth, mi yani? Bayağı from bir ships, oraya ya. over crates, Evet boxes, doğru ama and burada even seamless başka footballs. anlama geliyor yani. We Evet, Burada burada da başka bir anlam. aynen collisions are aynen. accurate Yani seamless and believable. herhangi bir As you can kelime see in işte. the image, the football Ama İngilizce niye başka kelime. bir kelime değil de? layers of the Herhangi bir ground. kelime değildi o. The cloth itself supports self-collisions, which means it will create folds and wrinkles, but not interpenetrate itself or other layers of cloth. The same applies to the baksana. static environment as well. Evet bu gayet güzel. Adamın Cloth neredeyse will kıçı drape gözükecek itself yani around the bu environment. fizik şeyle. So Star brushing Close up against simulation'le. objects will Yani fiziği will result gösterecek in diye the de bize bir şey behavior you göstermesinler ya. expect. Ya kalkarken artık şey Abi yapın. bu ne Ya şimdi şey, mesela? şeyleri Anladın mı? ben çok merak ediyorum. Acayip güleceğiz kesin. Birileri mesela yere düşünce acaba. A tapered capsule is a capsule with a Evet. different radii Rüzgar at estiği the zaman. entrance. Aynen aynen. Ora. Human anatomy is complex and we need to Genelde o accurately hareketin bir represent limiti it falan for oluyor. Yani daha collisions. fazla aşamıyorsun da The bilmiyorum traditional bunda ne kadar. capsules Böyle we use on our dolls iş atmışlardır lead to herhalde. jumps in the collision surface. Bir iğnelemiştir aşağıdan diyorsun değil Notice mi? how Aynen there is a aynen. jump Tepe İçine- koymuşlar. between İçine the de elbow iğnelemiştir. and the lower arm, and another jump where the forearm connects to the hands. These jumps pose significant problems for our cloth simulation. If you Kilo look alma, at the zayıflama upper falan da torso, gelecek mi acaba? you can see the collision proxies are actually Bokser var ya sıkıntı yok diye o da doğru aslında. and they're essentially Şimdi completely herkes useless. aynı boyda, aynı kiloda. Belki Vallahi olmaz. ne So bileyim. now notice the difference on the same body. O da represented değişecek with aslında biliyor musun? tapered Şu an capsules. hepsi Değişir bence. We can now hepsi faithfully aynı represent kiloda. Ama öyle bir şey yok. hips, legs and arms of the character. Tabii ki de öyle bir şey yok işte. Bence de An değişir. additional benefit Boydur, of tapered kilodur, vücut capsules yapısı mesela is değil that mi? the Kaslı collision mı? detection is significantly Ya da değil mi? faster than with regular capsules. Currently, we're only using them for cloth collision detection, but in the end, we'd Works like to Pyro use oynuyor. O them zaman for everything. ileride sonra bakarız olmasa We YouTube'a simulate the düşerse cloth videoları. always at 120 FPS or 120 Hz, regardless at which update rate the game is running at. We do this to be faithfully able to detect collisions with a fast-moving character. As we're simulating Simülasyon at a higher her rate zaman than the 120 game FPS updates, ile we have to çalışıyormuş. interpolate the joint positions between updates we get from the game. Yani en azından. At each simulation step, we perform collision detection, simulation, and update the cloth sim cage. Now, if the game is Öyle running bir at kural koymuşlar işte 120 artık ne kadar FPS, önemli we do bilmiyorum one ama yani update for the- kesinlikle hep 120 for the cloth FPS ile simulation. çalışıyormuş bu If the simülasyon. game updates at 60 Yani işte FPS, bu like in the kıyafetin image, collision'a we simulate çarpışma the cloth detection diyorlar. Yani twice. çarpışmayı tespitle alakalı ne Now, kadar if the yüksek game runs FPS o kadar iyi slower, gözüküyor like at göze o 30 fizik. FPS, Hı. we need to O kadar iyi update the Mantıklı, çalışıyor evet. yani. four Oradan bacak times. falan You çıkmıyor can see kıyafetin this in içinden. the image. Aynen. O kadar iyi çalışıyor da o kadar It da becomes işlemiyor. apparent that we Çalışacakmış. need to make the cloth Öyle run as diyorlar. fast as possible, and we spent a great deal of amount of time optimizing this with various techniques, including zaten diyor. handwritten Yani vectorization bize and using Optimize etmek için every diyor trick bayağı in the bir optimization şeye ihtiyacımız handbook. var diyor. The effort nasıl pays optimize off edeceksin ki? 120 because we can faithfully capture very complex movement and fast-moving characters, even at low frame rates, without any clipping or tunneling. Clipping yok diyor işte bak o çok güzel bir şey. Evet.
Thank you. One area that poses a significant challenge for character cloth is when multiple pieces of garments layer on top of each other, like a tight-fitting jacket that lies on top of the pants, as you can see in the image above. This is a very difficult region to simulate properly because you don't have much space and the simulation collisions have to be absolutely accurate. This, what I'm going to show you, is a very subtle effect, but once you notice it, you cannot stop noticing it. I want to focus your attention to the waist region of the character. Here we tweak the simulation settings in real time to see the effect. Here you see a rendering with the high fidelity cloth disabled. Şu an kapalı diyor. Ya şey gibi, plastik gibi duruyor üstünde. And here the same scene with it enabled. Bu hangi gemi ya? Bu bir şey değil mi? Java'nın falan olabilir ha. Bu İdris'e benziyor. Yani İdris olabilir, evet. Katlanıyor işte. To be continued. Tomorrow, much more can be seen about Starcloth in the character advancement panel. Be sure not to miss out. Evet, hair simulation. Bakalım burada ne yapmışlar. Next up, star hair. Kafanın sarı taşları duruyor mu acaba yine? Currently, we have the ability to simulate the effect of moving hair with joints that are essentially simulated pendulums. The hair is skinned to these joints, and when these joints move due to the pendulum simulation, the hair moves with it. This leads to a fast and believable movement of hair. However, the quality is directly correlated to the quality of the skinning, which is tedious for tech art to achieve for some complex hairstyles. Further, apart from gravity, the pendulum joints do not react to external forces like collisions or wind or explosions. So we asked ourselves, can we somehow improve upon this? And I'd like to show you some early prototype results of our research. Onun karısı mı? Yok ya, ne karısı? An image of the raw geometry you saw in the previous image. You can see many strands of hair, and we thought to ourselves, maybe we can simulate all of these strands. Acaba olabilir mi? Bilmiyorum, benzemiyor bence ama. This is a single strand isolated from the rest. As these are simple triangle meshes, we initially thought we could simply use our cloth simulation and simulate such a strand like a sheet of cloth. That didn't work out at all. It turns out hair does not behave like clothing. Also, the sheer number of strands and their individual triangles and vertices are simply too much to simulate efficiently, even for our highly optimized cloth engines. We realized then that our artists are actually using splines to create these strands. And a spline is a smooth curve or line through space. You could see that in yellow. And we thought maybe we can just simulate these. They're much simpler. So, and hair simulations need to be able to maintain the original hairstyle. You cannot have the hair simulation change the visual appearance of a character. One of the reasons why using the cloth simulation for hair did not work out at all is that the cloth only simulates vertices and they have no concept of orientation. So you do not know how the next segment has bent in relation to your current segment. In other words, you cannot easily simulate twist with vertices alone. For splines, however, that is very easy to do. So, evet, saçları simüle etmek çok zor bir şey diyor. Bunu aslında biliyoruz. Yani herkes her oyunda su bir de saçlar en büyük sorun galiba, öyle diyebiliyorum. Of slender one-dimensional rods, exactly what our splines are, and simulate bend, twist, stretch, and shear
exactly what we need. Yani saçla sakalı düzgün yapamıyorlar. Hani bırak simüle hani hareket etmesini, böyle görünüşte bile problemli gözükebiliyor. Sorun o değil de sorun fazla performans. Hepsi tek bir obje olarak hareket ettiği için. Ya baksana adam diyor neredeyse her saç telini yapmışlar, anladın mı şimdi? Yani benim her telde some very early prototype footage of how such a simulation actually looks like. Evet. Bakalım şimdi nasılmış. Okey. So this is a test of various head movements to see how the hair reacts. Hair simulation is one of the hardest things to simulate, especially in a real-time context. FPS'te and very tricky to get right. İzlerken düştü benimki valla. Oy. We're actually simulating all the hair strands. Ama baksanıza. Bu gerçekten eksi 10 FPS yani. Sanırım böyle bir şey. Tamam da abi yani şuna da yani şuna da eksik kastı değil mi abi? Yani. Tam biraz çok abartı ya. Tamam, ya bence bu işte yapabileceği şeyi gösteriyor abi. Yani motoru gösteriyor yani. Oyunda nasıl olur, ne kadar olur bu, ne kadar yapabilirler? Bu hareketteki o şeyin fiziğini gösteriyor being da. A bold man, yani bu kadar tek kılın oynaması bile. Kılın oynaması bile. Doğru. Yani o kadar biraz abartı. Evet, OP. Thank you. Genel olarak tamam, bir fizik olması güzel olur yani, çünkü bu tiyatro'nun bir şey olacak yani hep bir ortamda. Ya şimdi şöyle bir şey var, eğer çok ya bilmiyorum nasıl desem, yani olması güzel bir şey ama opsiyonlu olması lazım, yani açıp kapat gibi bir şey olması gerekiyor, yani aç kapat. Çünkü bayağı sistem şey çeker. Bir de şöyle bir şey var. Çeker. Bir saniye. Physical destruction'ı gösteriyorlar. Çok merak ettiğim konulardan bir tanesi bu zaten. See the water splashes? Eksi 1 FPS. Bize bunlarla gelince. Ben bakıyorum da. Oy çok güzel. Discord'da galiba bazen biraz yavaşlıyor yayın. Ben de kasıyor sanıyorum. Discord'dan mı? Evet. We want players' intuitive prediction of the effect a weapon or a collision has to actually happen in the engine or in the game. Physically based and systemic damage system. Evet, bunu duyduğumdan beri bekliyorum yani 3-4 senedir bunu konuşuyorlar. But rather have damage be calculated from a physical model and from the physical material properties of each entity. If something breaks off due to its structural integrity decreasing below a certain threshold, Maelstrom allows it to break off in a realistic fashion. If you shoot off a wing, the missiles and weapons on that wing should still remain attached. If the broken off part still has power, electric items should still function. This means Maelstrom was needed to be designed to work with a hierarchical setup to begin with. From the hierarchical representation of the geometry we want to break off to the same hierarchy on a higher level for items like power plants, lights, weapon systems, and so on. Maelstrom is persistence and networking ready. We designed it from the bu hasar bir de kalıcı olduğu için o da enteresan oluyor. Yani kalıcı bir hasar. Yani persistent entity stream'den dolayı. Acaba yıkarlarsa bir yere, hani görev yapıp alabileceğimiz yerleri falan yıkabilecekler mi yani biz? Tekrar yapılmasını mı bekleyeceğiz falan, nasıl olacak acaba? Evet, merak. Onu ben bir düşündüm şu an bir an. Base'ler ne olacak? Base'ler de yıkılacak mı? Evet. Senin yaptığın base'ler yıkılır kesin.
Ama eğer NPC base'leri varsa yani göreve bağlı olan bir şey belki o yıkılmaz. Belki onu bilmiyorum nasıl yapacaklar. One of them, and that's the most important one, we call integrity. And this determines how much structural or internal integrity a physical geometry has. Integrity is modified from dissipating or rather absorbing energy from kinetic impacts or energy weapons, and also in the future from absorbing energy from external factors like extreme temperature or fire, as you've seen before. We also track which physical part or geometry belongs to which visual geometry and which high-level entity. So if the structural or internal integrity collapses, we know which visual geometry is affected and which item might be affected as well. So a power plant will cease to emit power or implode, explode. A weapon will cease to fire, and so on. To make things break apart, we create what we call breakable clusters. A breakable cluster is a set of physical geometry, the visual geometry, and the entities on top that can break off. Yani bunlar uzun zaman sonra gelir mi bilmiyorum. Çünkü bunları 3-4-5 sene önce de konuşuyorlardı ve yapıyoruz dediler. Yani anladığım kadarıyla yaptılar ama oyuna eklemek için sanırım bu server meshing olayı da yapılması lazım. Çünkü bayağı server performance, yani sunucu performansı çeker bu. Bizde 12 ay dedi başta, dedik 12 ay içinde bunlar eklenecek en geç. Herhalde bunların hepsi vardır. Ya az önce videolardaki yani videolarda gördük. Oluyor demek ki. İsterseler yani açtığında oluyor. Ama şimdi hepimiz yani şu an oynadığımız oyuna eklerseler sanırım sunucu için belki çok fazla olur. Okey. Bence mümkün değil ya. Evet, kriz. A2'nin bomba atması o zaman desene. Uf, nasıl olacak acaba? O size 10 bombayı atıyor ya. Of. Gemi patlamadı ama. Patlamadı. We needed to find a good way to easily and efficiently determine when a breakable cluster breaks. We chose a well-established model from material sciences and structural engineering, cantilever beams. In essence, a cantilever is a structural member that has a fixed support and a free end. Forces experienced on the free end can be used to calculate the amount of stress the fixed support is enduring. The basic ideas behind that are best explained from a very simple example. If a ship were to collide with the horizontal part of the crane in the image, far from the vertical part, the fixed support would endure a higher stress as if the ship were to collide closer to the vertical part. But not only does the point of impact determine how much stress the cantilever beam experiences, also how large the surface area is connecting the cantilever and the fixed support has a large influence on when a cantilever beam will break. In our case, this actually means we analyze the cross-section of the intersection of the set of geometry from two breakable clusters. Arkadaşlar nasıl böyle çamur atmayı seviyorsunuz ya? 30K hep negatif şeyler okuyorum ya. Şakasına mı yapıyorsunuz yoksa? Compared to the surface area calculated for the stabilizers connected to the body. 30K olayı bitecek diyorlar biliyorsunuz. Bu replication'da ya buna el atıyor. Atacak daha doğrusu, öyle çalışmalar var şu an. Ne zaman chat'e baksam hep dalga geçiyorsunuz. The result simple, efficient and deterministic breakability.
But this is not Yani just bunlar about Halil hep ships yaşanmış and olaylar buildings ya, that you saw arkadaşlar in da the ister videos istemez before. söylüyorlar yani. Ya haklılar yani, anlıyorum ben zaten şaka yapıyorum da ama şey. Ne bileyim yani, ne zaman chat'e baksam hep yok eksi 10 FPS, eksi 30 FPS, 30K. And maelstrom barrels. Wow. Adamlar kendilerini anlıyor. Beyler şey ilginç değil mi yani, tüm evrende yani tüm Star Citizen tüm evreninde bu physical damage olayı eklenecek. Yani her yerde bu hasarı göreceğiz biz. Nerede olduğumuz önemli değil. O bence çok ilginç. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hani bazı oyunlarda belirli bölgelerde olur ya bu detaylar. Mesela sırf o bölge için belki hesaplıyorlar mesela, yapıyorlar ama bir multiplayer oyunda böyle bir şey olması bence çok büyük bir şey. Değil mi sizce? Server kaldırırsa tabii. Ya server kaldırırsa o konu değil. Potansiyel var ya, onu diyorum ben mesela. Bir multiplayer oyunda bu böyle bir şey var mı başka bir multiplayer oyunda? Gerçekten soruyorum yani, bilmiyorum. Zaten bu grafikte multiplayer oyunu görmedim ben. Onda değil mi? Tamam, Battlefield'de var da Battlefield ama işte şey ufak bir harita. Ona bakarsan yani Star Citizen haritasıyla kıyaslarsak Star Citizen haritası çok daha büyük yani, o anlamda demek istedim ben. Yani o harita için bunları yaptılar zaten. Great. Thank you. All right. I am not this person, but I'm filling in with him. So far, I mean, you guys think this is going to change your game up to now? All these new features? Hell yeah. Okay. Ya kesinlikle yani değiştirecek. Fire, water, we've just seen force, we've seen sun and light. So the next thing that's left to build a ludicrous space game is audio. And so I'll leave you with Graham, who's going to show you some of the Evet, şimdi audio'ya geçiyorlar. enhancements we bring to Star Engine to make it even more realistic than it is now. Hi CitizenCon, Graham here. Good to see you. Recently in the audio team, we've been looking at how we can create a greater psychological connection and emotional impact within our games through the use of improved audio technology. Audio can play a crucial role in the immersion of the player, and with that in mind, the audio code and technical sound design teams have been looking at all of our tech from the ground up. For example, when you're under threat, you should feel a real sense of danger. When you're armed, you should feel the dangerous power that you hold within your hands. Earlier this year, we showed you our resonance tech, which allows us to bring the action much closer to the player even when they're deep in the bowels of a ship and far away from where all the hits and the explosions are happening. But that's just one part of a much larger push to create a better, more immersive audio experience. With that in mind, let's take a look at some of the tech we've been working on. First, let's listen to some of our weapon sounds in action. Yani bunlar eski seslendirmeler. Bakalım yeniler nasıl olacak. Simulation, but we wanted to take them further and express the sound pressure, the forces being exerted. Our new in-house audio effects, particularly the multiband compressor, tuned by our sound designers, give us this result. The compression serves to illustrate the power of the weapons and the effect that they have when going beyond the limits of the listener. Let's show you the same audio effects applied to the ship weapons, taking us from this to this.
But it's not just about feeling powerful. Changes in audio can create a Yani sense of danger. daha güçlü oldu. Bu ara yine UI'yi görüyoruz arkadaşlar. Daha güçlü hissediyorsun sanki yani. Sounds good. But what if we wanted a little more realism? Eren bunu beğendi. Realistik mod. Realistik mod mu? Biraz daha gerçekçi. The audio propagation tech that we've been rolling out makes it easier to change the soundscape in real time, and a nice use of that technology is to provide a more realistic option. Here, your own weapons resonate through the hull of the ship. Only what's in the pressurized cockpit is heard clearly, and the threat level feels higher due to the isolating lack of enemy weapon and ship audio. Radar öyle miydi? Yok, bu yeni bir UI galiba. Evet, bu yeni bir UI. Radara baksana. Güzel gözüküyor. Realistik mod Making işte these şu an şeyde changes var. create space in the Commander'da audio, var. both spectrally and temporally, making impacts seem bigger, more damaging, more of a problem for the player. This realistic mode isn't limited to the flight experience. It's applied appropriately to the game as a whole. Here's an FPS battle in a depressurized area. Atmosfer olmayan bir yerde savaşıyorlar şu an. With realistic mode, we get that sense of isolation again, giving the location a different colour and adding variety to the audio experience. Player breathing and foley are exaggerated, and other sounds are transmitted through physical contact. Bu sanki daha önce göstermişti. That's all from us for now. We look forward to getting these new audio features into your hands. All right. Okay. Hello, everyone. So, persistent entity streaming, replication layer, and beyond. My name is Paul Reindel. I'm Director for Online Technology. Evet, server meshing'in başı bu galiba. A little bit insight in our technology for persistent entity streaming and the replication layer. I thought about what's the best way to show you something about that tech, and I thought about putting some technical drawings on the slides. Yani bu server meshing olayı nasıl göstersem diyor, yani replication'ları nasıl göstersem diyor, düşündüm diyor çünkü zor bir şey aslında. Nasıl göstereceksin ki ama bakalım ne gösterecek. And that's what I'm going to do. All right. En son server meshing anlatmışlardı biz CitizenCon'da uyumuştuk hepimiz ya. İnşallah öyle olmaz. Yok, bir video gösterecek. Live demonstration diyor. Zaten öyle bir ağır geldi ki buraya kadar. Yo, hiç ağır değil bence. Ben heyecanla izliyorum. Halim abim be. Ah be abim be. Vallahi acayip bak gerçekten şey abartmıyorum. Ben şu an çok keyif alıyorum. Çünkü Star Citizen olunca biliyorsun hani zaten çok bilgi almıyoruz. Şu an tam şey var. Bilgi tufanı mı deniliyor? Information flood. One moment, sorry. So on this left side you will see my client window. Yok, server meshing demedi. Replication layer ile ilgili bir şey dedi. The server renderer. So for this demonstration, and I start a second client, I'm just. Ama bu adam server meshing'in şeysi yani. Sanırım ekibin lideri oluyor. This is live, all right. So again, on this side you see the client. And he just logged out because I started a second client. So let's do this again. One more time.
On this side, you see the server renderer, which is currently, it has nothing streamed in. I'm showing a small demonstration level. And on this side, you see the entity graph, which is our online database. That's powering what you see in persistent entity streaming, what you play since 3.18. And I also have some metrics on the screen, which shows the entity graph worker, the requests per minute, per second, the mutations, and you also will see entities created and destroyed once I do that. Şimdi oyuna girince aşağıda sol tarafta bir şeyler yüklenecek. Yani onu göstermek istiyor şimdi. Yani aslında nasıl çalıştığını göstermek istiyor. So the first thing that will happen when I join this level, you will see on that server everything streams in. Evet, şu an gördünüz. And my client get connected and also streams in everything on the client view. What would happen on the behind the scenes is that my player just got unstowed into that shard, and we had real time created everything for this player. So you will see his body is attached to the player. You will see his Mobi glass, his head with all his customizations, his undersuit, and then all his customizations as well on the undersuit. What you also see is that this player just got unstowed and attached to a static zone object container. And this is how our zone system works. Basically, on the server, you will see 3 different zones, purple, green, and red. And each zone comes with its own coordinate system and its own physical grid. And this is how we actually, on live, do zone transitions between your ship, empty space, space station, or a planet. And you will see, as I walk between those zones, I will, at real time, update it in that entity graph. And this all happens seamless. So for a client, this is completely transparent. You don't notice that. But this is actually what's happening when you step in or out into a ship. And this is very unique to our engine. No other engine has this zone system, and that allows us. Yani şurada bir zone system diye bir şey gösteriyor. Yani 3 tane bölgeye ayırdılar. Bir bölgeden başka bir bölgeye geçince seamless diyor yine Eren. Sorunsuz bir şekilde yükleme oluyor. Gördüğünüz gibi şurada yükleniyor. Yani bu bilgiler entity graph'a aktarılıyor. Ve bu çok olağanüstü bir şey diyor. Bunu başka engine'lerde bulamazsınız diyor. Buna ben yorum yapamayacağım çünkü bilmiyorum. Ama adam öyle diyorsa demek ki bir şeye güvenerek, dayanarak söylüyor bunu. And then from there replicated to our clients. So if I go ahead and spawn a couple of plushies here, you will see they spawn, they get created immediately on my entity graph and replicated on the server and on the client. So let's spawn a couple more here. And you see this, the pengus I spawn in the other zone get attached to the other zone. And then if I go and transition one of those, they will also transition between the different zones. Bunlar motorun reklamını yapıyor. Evet, bu panelin ismi zaten Star Engine. Yani Star Engine'i tanıtıyorlar. Star Engine ne yapabilirsiniz? Gelecekte bizi ne bekliyor onu gösteriyorlar zaten. Biraz da yapsınlar çünkü diğer engine'ler de hep reklam yapıyor. Biraz müşteri de arıyordur yani. Yani bunu başka bir şirket alır mı bilmiyorum. Yani bu seviyede ama kesin alan var diye düşünüyorum. Ama biraz da galiba bizim için hani bizim içimiz rahat olsun diye herhalde gösteriyorlar. Çünkü gerçekten son zamanlarda çok iyi engine'ler de çıktı yani. The next time I want to talk about is our streaming system. Most engines do stream on texture or geometry. We actually stream entities, and we do stream persistent entities. Ya buradaki özellik sanırım eğer doğru anladıysam şu 3 bölgeyi bir sunucu gibi düşünün arkadaşlar. Yani bir sunucudan diğer bir sunucuya sorunsuz bir şekilde aktarılması çok önemli diyor yani. So it does not only stream out on my client, it actually streams out on that server. And when I come back in the green zone,
that purple zone streams back in with all the entities in there with their full persistent state. So now I have a second player join. Benoit is going to join me. So Ben, if you want to join, okay, I think you see him over there. Hey Ben. Sorry. Nice. All right, I'm going to spawn a couple more penguins here. Because the next thing I want to talk about is new technology we are right now developing and we are about to put on the tech preview for you to play. And this is actually the replication layers. Evet, şimdi replication layer'ın ilgili şeyi konuşuyor. And that's the big next step in our great vision, obviously, as you might know. So in this demo, my client and my servers, they are no longer directly connected. Actually, I have a new service running here, and that is our replication service. Evet. So my client is connected to this replication service. Şimdi sunucular replication layer'a bağlı. Client yani biz de replication layer'a bağlı oluyoruz. Bu yeni bir şey şimdi. Daha verimli bir şekilde bilgileri aktarabiliyoruz. Şu anki hali şöyle. Client yani biz bir de server bağlıyız. Birbirimize bağlıyız. Çalışıyor ama çok verimsiz bir şekilde çalışıyor. O yüzden bazı hataları görüyoruz veya ne bileyim yani son aylardaki gördüğümüz hatalar persistent entity stream ile ilgili olan şeyler mesela. Bu replication'lerin girmesi çok önemli bir şey arkadaşlar. When I kill my server here. So this is my server, the actual console. So let's just shut it down. And yes, this is where you would usually see a 30K or something. You can see Benoit kind of froze there for a bit. And the buggy does a bit weird stuff. I can shoot those pingus, but the world is really in a frozen state right now. Evet, 30K oldu şu an onu gösteriyor. Because I'm connected to the replication layer and not to the server anymore. In the meantime, I'm just starting a new server. Let's be a bit patient for it. Should come back online in a second. And as you can see, now that the server came back, it restored the state. Evet. Artık böyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyundan atılmayacağız. Yani bize oyun atmayacak 30K olursa. Böyle birkaç saniye içinde yeni bir sunucu açıyor veya bizi yeni bir sunucuya aktarıyor. Yani 30K olayı kalkmış oluyor. Again, this is very early tech. But this is a great benefit of what we have with our replication layer split. But aynen öyle. Kaldığımız yerden devam. One more thing. And let's try this thing again. I just killed my server and I'm ama bunu şimdi eklemeye çalışıyorlar ve ilk testler yapılıyor. 3.21'de gelecek bu. Yani bir sonraki patch'te gelecek. 3.21.1 patch'inde gelebilir bu. Bir şey daha göstermek istiyormuş galiba. Konuşurken tam duymadım ama. This will take a little bit. I'm running this tool you see here. This is our internal development tool. This tool runs the entire stack of our game on this PC. This is obviously for development only, and I can do that with my small test level. But this really helps online devs and all people who work on the incredible, complicated tech we hear to be able to develop our game. And because I run everything on this PC, it's a bit slow. So let's wait and see what's happening here. All right. Simulation continues. I can see Ben moving again. Hey, Ben. However, what just happened? Well, as you can see on my screen, I no longer have one server connected. I have 3 servers connected to this replication layer. 3 tane sunucu bağlamış replication layer'a. This is the very first version of a working server mesh. Evet, server mesh'in ilk adımı diyor.
All right. So now I'm going to explain a little bit how this magic works, because it is truly magic. Each server, when it came up and the replication area realized there are 3 servers, we assigned different zones to those servers. And we said, okay, server 1, you are the authority over the purple area. İşte burada şey yapıyorlar arkadaş, şunu anlatıyor. Yani 3 tane sunucu var ve her sunucu belli bir alana bağlıyorlar. Mesela server 1, yani sunucu 1 buraya bağlanıyor. Sunucu 2 buraya bağlanıyor ve işte 3 de buraya bağlanıyor. While I'm in this green zone at the moment, my entity is simulated on that green server and just replicated on the other server. Hep burayı anlatıyordu. And now, as I transition between those zones, you will see that on that green server, I just lost authority, and on that purple server, I just gained authority. And because my player was replicated on both servers, this completely works seamless. And again, let's do that a couple of times. You see on my client here, I don't notice anything of that. This all happens behind the scene. And this doesn't work only on me. Let's turn on the zone colors and the object, the authority assignment on the client as well. You can see that even entities, as they transition into the other zone, seamlessly transition to that zone. And not only that, I can also interact with entities that are on the other side. So if I go on the green zone, for example, and I shoot this, I can still shoot that purple. Evet Hart, doğru diyorsun. Yani burada öyle gözüküyor. And I can also just go ahead and destroy that buggy which sits on that other zone. Bak o araç mesela başka bir sunucuda ama kendisi de başka bir sunucuda. Yine de oradaki araca etki yapabiliyor. Gördüğünüz gibi patlattı şu an. Ve güzel olan takıntısız bir şekilde çalışıyor. Yani takılmadan. When I go into this buggy, I will become part of the aggregate, and that means that now my buggy and myself will transition authority together. And this is how we make sure that my player, while he's driving this buggy, is always authoritative on the same server. So you can see, as I drive around with this buggy between the zones, I will switch between the different servers. All right. But there's more to this. So remember when I turned on the streaming earlier? The same streaming mechanics work here as well. Like, obviously in this example right now, you can see all those servers, they have all those entities replicated. And it's a little bit wasteful because you have 3 servers, all need to replicate all those entities. And that's where streaming come into play. I can turn on streaming here, and you will see that suddenly my purple server no longer has the red area streamed in. And the red server no longer has the purple area streamed in. So let's see what's happened when I drive my buggy backwards into that red, into the red zone. What happens on that purple server? And I just disappear. So right now, on this server, there's only Benoit replicated. And Benoit, if you come to me over in the red area, you will see that now on this server, there's no client at all. And in theory, we could now completely stream out the entire area on that server, or stream in a new area. And you will also see, as I drive back into the green area, I will magically reappear on that purple server. And this obviously works on the other side as well. Let's get a couple more player join. I have a couple more QA in the back, so you can just see the whole thing running at live. Running in live with a bit more things going on. Evet, bunlar da... Sky yapıyor orada lan. Bunlar da Pyro mu oynuyor? Bir tane saat aldı bir ara.
And you will see on each server renderer which clients are currently replicated on those servers and which clients are actually authoritative on those servers. You can see this the green server because it's the middle one has most Evet, bunu yani gerçekten anlatması bile zor. Gerçekten zor ya. This purple one at the moment only has one yani şu an izlediklerimizden bizde daha çok ya işte bir server bir yerde dolaşıyorlar abi. Aynen yani şimdi bize ne gösteriyorlar ki bunlar yani başka bir şey görmek istiyorum diyorlar. Yok yine sıkıyorduk bir yerlere o bir yerler gene hasar alıyordu aynı şey falan gibi geliyor ama işte onlar zaman atmak istediği farklı bir şey. I hope you guys enjoyed this. It has been a long time to come to this point. Acaba her yeri nasıl bölecekler böyle? Yani burada bir kapalı alanı bölmüşler. I just can't put in words how much tech and work we had to put into this. Big shout outs to the network team, big shout outs to the online services team, big shout outs to Chris to let us doing this. It's been a really long journey to get to this point, and I've got to say the team has done an amazing job. They've been working diligently for the last 4-5 years. We've had a couple of false starts. Yani 4-5 senedir bunun üzerine çalışıyorlar ve ekibine teşekkür ediyor burada. The way the replication layer works and how we can spin up servers and down and keep the state constant, even if a server goes down, is, I think, a genius design. And the first time I saw this, about 3 weeks ago, working fully, I cried. It's like giving birth. We did it! And we wouldn't have been able to do this and work on this kind of tech without all your support. Evet orada ağlamış ama chat okurken onu tam duymadım şimdi ama herif herhalde Eren çevirsene eğer dinlediysen. Benim anladığım kadarıyla bu tek çalışıyor diye bunu görünce ağlamaya başladı galiba. 3 hafta önce ilk defa bunu göstermişler çalışır halini. Yani evet. Ağladım diyor yani duygulandım diyor. Yani üstünde o kadar yük var ki adam ağlar yani. Çünkü önceki CitizenCon'larda gösteriyorlar ama böyle 3 boyutlu nasıl çalışacağıyla ilgili bir teorisini gösteriyorlardı yani. Ortada gerçekten bir şey yok. Layer sistemi ilk defa yani çalışırken görüyoruz. Thank you guys. Thank you. Evet çıkış güzel bir soru. Sizce bugün Squadron 42 çıkış veya beta tarihi verilecek mi? Bence verilecek. Ben evet diyorum arkadaşlar. Dan, I gotta digest what we just saw. Take it away from that boat, Dan. What is up, everyone? We are back here on the CitizenCon show floor. Give it up for that amazing panel you just saw. We are so excited to have all that stuff working. We're here at the Atmo Fight or Flight area here at CitizenCon 2953 at the Los Angeles Convention Center. I have with me 2 of our content creators who are going to be in the Fight or Flight later today. Evet, Tars dediğin gibi Callum gerçekten öyle. Çünkü Star Citizen'ın asıl yapan bu biliyor musun? Eğer bu server tag olmasa yani bu server meshing olayı olmasaydı istedikleri gibi o zaman tüm konsept çöpe gitmiş olacaktı. O yüzden aslında anlıyorum yani o yükü anlıyorum ben. Yani onun yerinde olmak istemezdim yani. Fantastic. What's your mindset going into your guys' match today? Don't lose, and yeah, that's pretty much it. I'm gonna beat him. Good mindsets. Preferred dogfighting ship? The Arrow. Definitely the Ghost, Hornet Ghost. Kadın Anvil Arrow'u seviyor dogfight için. Nose to the grindstone, go hard at it. Yeah, don't be afraid. Just jump in Arena Commander and just put in the hours. It's a lot of fun, worth it. All right, where can people follow you guys? Twitch and Twitter, LazyB_. Yeah, same thing. Twitch, Bognagus. All right, and you know, a lot of tension, a lot of animosity. LazyB de Say something nice about your opponent. İyiymiş yani. Hani ekranda öyle gözükmüyordu. Ney? I'm gonna feel really bad blowing him up. All right, guys. Well, that is it for Atmo Fight or Flight. The matches are going to be starting soon. I'm going to cut it back to Jared and the CitizenCon main stage. We'll see you guys back here on the floor soon. Evet. See you guys then. Sağlam. Grindlamış. Fix it and fly it. Fix it and fly it arkadaşlar. Bu diğer panel olacak. Ne zaman gelecek ama onu
Aslında biraz zaman kaydı. 32.000 kişi izliyor şu an. Böyle gösteriyor. Biraz mola verecekler galiba. Ondan sonra devam edecekler sanırım. Ama adam geliyor. Evet. Şey geliyor. Thorsten gelmiş. I'm Thorsten Leimann, Lead Systems Designer for the EUPU team and Eren bu adam bizim adam kardeşim. Little presentation of our most ambitious madenci, feature, endüstriyelci. that we're working on for quite a while already. We already talked about it several times, but this time it saç will be a başlarlık little adam bit different. çıkmış mesaiden sanki. Helal So olsun. before we start jumping into Emekçi the kokuyor. presentation, here's a little disclaimer. Everything that you are about to see in this presentation was done by the EUPU team, so, well, mostly. We got help from the vehicle content team and the VGPU team. So what you will see here is mainly placeholder art that was either done by Guillermo, Bastien, or me, so members of our team, and it's gameplay that we focus on in this presentation. So what you will notice here is also that the UI is still work in progress. So visual changes even throughout this çok aşırı heyecanlı gibi. Ne şey mi diyorsun? iterating. Resource management olayını mı diyorsun Pay? Let's start with the actual presentation. Those that follow us Ha for quite şey diyorsun. some time Thorsten probably çok know heyecanlı diyorsun. Aynen about aynen. the resource Ben şey network sandım. Sen already, heyecanlandın but sandım. let's do a brief Bu panel recap. için. We Ama will sen be talking heyecanlanmazsın here about zaten ya. Our technology that is resource network and the engineering gameplay that can be called a child. Yani orada 3000 kişinin önünde bir de Twitch'ten 30-40 bin kişi izliyor. Heyecanlı olman aslında normal bence değil mi? Possibly other things. İlk defa bir de yapıyorsan. Let's have Guillermo talk about the technology first. So welcome on stage, Guillermo. Direkt panele devam ediyorlar. Güzel. Ben sanki şey hatırlıyorum. Ufaktan bir mola mı yapacaklardı? Yoksa bundan sonra mı oluyordu mola? Bundan sonra oluyordu galiba. Bundan sonra galiba bir öğle yemeği arası verecekler. Şimdiki panel şey arkadaşlar. Yani fix it and play yani şey resource management ile ilgili bir şeyler gösterecekler. Fix it and flight'ti değil mi? Aynen. With a new system that was more generalized, easier to expand, and that would support all the gameplay we actually want to do. And yeah, so it is a network, as you can see on that picture, showing the connections between different items, even those inside of your containers. And it enables specifically the relay gameplay we're going to show right after. So it will have a global impact. You're going to see it in ships, you're going to see it in outposts. It's built to work with the cargo system in some ways. And as for interacting with it, the engineering gameplay we showed today is going to be the biggest example, but you will also see it in other places, especially in missions. And let's have Thorsten talk about it a bit more. Your responsibilities as an engineer. Yani bir mühendis olarak senin şeyleri neydi? Responsibility, sorumluluğun. Evet, mühendis olmak isteyen arkadaşlar iyi dinlesin. And you can decide to share those responsibilities or take them all by yourself. It's really up to you. Every task requires their own skills and their own tool sets. There is tuning. Here you are responsible for preparing your ship. Your journey did not start yet, so you adjust your ship items based on your goals for the travels. Exchange sub-items, adjust the default settings of your power plant. Yani mühendis olayını 3'e bölüyorlar. İlk bölümde tune yani gemini hazırlıyorsun. Yola çıkmadan önce hazırlıklar. The next activity is maintaining, and this is all about damage control and keeping the items in pristine or pristine enough state. You are the mechanic that makes sure Diğer that bölümde işte şey her şey çalışması lazım işte onun sorumluluğu oluyor. Yani ona dikkat ediyorsun. What carrying means is here reducing the wear and tear rate by regularly removing dust or oiling the items, just as some quick examples. So let's actually show you some of the maintenance. Evet, bunları önceden gösterdiler aslında. Yani anlattılar. İnşallah birkaç video gösterirler. Evet, şu an gösteriyorlar. So here we start with
two gameplay mechanics that are already in the game, so technically nothing new. Bu ara yeni UI çok hoşuma gidiyor. The engineering loop ties them nicely together. Here you saw me collecting IMC, or still collecting, and now I will take the shield generator of the recently destroyed Gladius to use them as a spare part for myself. Evet, adam şey çıkarıyor. Shield generator çıkarıyor. So all of this is of course optional. So you can purchase those items already, and in the future even assemble them for yourself. So crafting. Nasıl? Kendimiz de mi üretebileceğiz bunları? While the Fury approaches, you might get the glimpse of a debug UI. So there's the Fury now coming. Evet, sol tarafta yukarıda 3 boyutlu harita var. Gerçekten onu ben görmedim bile. Harika duruyor. Ben aşağıdaki UI'yi gördüm. Should have seen is that the shield generator is fully destroyed, and the power plant that I'm about to take out now is in low health. Low health means you can still repair it. Yani bu power plant hasar görmüş, low health var, yani tamir edebiliyorsun bunu. Oho, okay. So it's making it fully functional again. Evet, böyle tamir ettiğini ve geri koyuyor. Full efficiency again. And here you also see that the shield generator is at 0 health. So the destroyed shield generator cannot be repaired because it's destroyed. So I have to exchange it with the spare one that I collected from the Gladius. Bir tanesi bozuldu diyor, onu tamir edemiyorsun diyor. O yüzden Gladius'takini çıkardık ya diyor, işte onu takacağım şimdi diyor. Okay. So with all those repairs being done, the Fury is operatable again and it can go its way. So getting back to the responsibilities. A big one is managing your ship, which includes resources, but also more general aspects. You have to manage the power distribution and come up with informed decisions, like reacting to hazards like malfunctions, fire, low energy, but also calling out items that need repair and maintenance. You will delegate the rest of your crew to keep your ships intact, like giving clear priorities of what needs to be done first. Let's take a look at another video here. So this is the first glimpse of the engineering UI in action. It is still being worked on, so it's heavy work in progress. Let's start with looking at the item view. Okay. Oh. Oh. Ben herhalde mühendis olmam. So you can see the full setup of the network with the relays, the green dots connecting to each other, ya da olamam daha doğrusu. Connecting to the items. Color and shape below the icons should help you identify the different item types, like power plants, weapons, also helping differentiate between consumer, producer, and converters. You can tell the current state of the item, that means the amount of energy it produces, consumes, or has stowed. The health state it is in, the current wear and tear on the item, and the current state it runs in, like charging or being in an idle state. You can directly interact with these items, turn them on and off, and in the future even switch their states. Arkadaşlar o kadar çok bilgi veriyor ki onu nasıl şimdi hepsini aktarayım size. Sonra konuşuruz olmazsa ya. Şimdi you will also see that the amount of fuses that are still active, and yeah, because a relay consists of several fuses, basically they're their own set of lives. Yani relay'ler çok var diyor. Yani o sigorta olayı işte, hani sigortaları değiştirebiliyorsun. Üstüne tıklayınca ne kadar enerji harcıyor veya ne kadar enerji veriyor onu da görebiliyorsun diyor. Here Pete shoots a relay to show the UI updates on the screen. So once this relay got shot at, you will see the update here on the UI that suddenly the entire right-hand side of your ship lost power connection. Evet, o relay patladı diye sağ taraftaki bütün şeyler kesildi, yani elektrik kesildi.
what you might have not picked up on the screen is that actually the power plant here that I'm now focusing on is on low health. Bu power plant oluyor. Çok düşük health point'u varmış. Onu şimdi tamir ediyor. Onu tamir ediyor ve bir şey değişecek o zaman tabii ki. Şimdi yine full çalışacak galiba. Something to highlight here. Take a closer look at the doors. Since we also track the door states, you see that you can watch movement inside your ships now nicely. So you can track players moving around in your ship. Kapıları açılıyor ya, o hepsi real life, yani birisi geçtiğinde kapıları açıldığında görebiliyorsun. Yani gemide ne oluyor ne bitiyor. Çok mantıklı. Dedi ki açık kalan kapıları mesela kapakların modellerin kapatabiliyorsun. Aynen. Açık unuttuysan diyor. Aynen. Bir daha oraya kadar koşmana gerek yok bence. Çok mantıklı. What you can also do with the doors is that you can create safe pathways because you sitting at this engineering screen have more information in regards to your ship than the others. So you open doors to create a path that the players on your ship have to take. Now to the room view. That is mainly the life support controls plus controlling all doors. Again, we show the details of each room, like the temperature, pressure, atmosphere composition. So everything that is relevant for like you living on a ship. We also show the door states where you can now have precise control over each door in your ship, as you see here. This will also allow you to have a more control over which door or compartments to open. So here, again, showing the opening the power plant. Bu ara bu hangi gemi? That also helps Tahmin edin. in already telling players, hey, you should repair this item, so I open that door for you, and they directly know which item you mean. Yayını mı sorsun? Herkese sordum ya. Outside facing doors much better. Abi engineer. So you can directly open if Bak, you just want to open engineer konusu açılınca Ali geliyor bak. Yeni geldim, eve geçtim de. Engineer. Yani bir engineersız bu gemiler uçmaz artık. Onu söyleyeyim. Evet. Yani benim gibi amelelere ihtiyacınız orası. Ya bence herkesin yapmak isteyeceği bir şey de, hatta birileri nefret edecek ama aranan bir meslek olacak, iş olacak yani, net aranacak. Büyük gemi kullanacaksan tabii ya. Olmazsa uçuramazsın ya. C2'de bile böyleyse of abi Javelin'de falan. Javelin'de falan bir tane bitmez ama kaç tane. Lazım. Relay'ler patlarsa bir tane relay birden fazla relay patladı mı yetişemezsin. Ya bir de şimdi hareket halindeyken falan oraya nasıl varacaksın, anlıyor musun? Oraya Bir saniye arkadaşlar, şimdi yeni bir şey anlatacak galiba. So the moment that you basically pull off their helmets and now me pressing the cycle button, you see that the entire atmosphere in this room is vented. And yeah, well, bak helmeti çıkardı, bu odanın havasını çekiyor adam. Yani birisi çekiyor şu an. Oda bak ya. Bu odanın havasını, oksijenini çekmiş. Onlar bu basit bir şey de değil ha. Evet. So as you can tell, ne değişecek bakalım. Some of those changes are adding batteries to ships that will allow you to get a little bit of extra power for a short amount of time. Allowing you to control items directly, where it's not only their on-off state, but also their resource consumption. And where the biggest change that will come in this update is basically to the resource consumption and generation. So let's talk about energy balance. Currently, ships are balanced such that they consume less energy than they produce. What I mean with that is that the sum of all items requires less energy than the power plant will provide. And this has to change. The energy rebalance that I will explain to you now will affect mainly bigger ships. Single-seaters will still behave like they do now. For big ships, we will focus on item groups. Those require energy, but your ships will not provide enough energy to have all components run at 100% all the time. Instead, you have to decide what you want to have permanently powered by your power plant. So managing decisions will have an impact now. You could decide, as in this example, to shut down your thrusters to turn on the weapons. Isn't the best choice, since you will not be able to maneuver, so might not help when you are attacked. You would be able to shoot though. And
here comes in the batteries. In scenarios where you need to react, you can activate the batteries and use the Evet, şimdi anladığım kadarıyla şöyle olacak. Şu an oyunda bizim gemilerdeki, yani büyük gemilerdeki enerji plantlar, yani enerji jeneratörleri yeterince enerji üretiyor. Çok fazla hatta üretiyor. Ama bu değişecek. Yani çok daha az enerji verecek bize bu jeneratörler. O yüzden neye enerji vermek istiyoruz ona karar vermemiz gerekiyor. Eğer daha çok enerji istiyorsan battery ile takabiliyorsun. Evet, what are malfunctions? Malfunction neydi Türkçesi? Arıza. Arıza, okey, doğru, arıza. Yani arızalar bile olabiliyor yani, durup dururken. Aynen. Ateşten dolayı ve baksana, spreading misfires, o da çok ilginç. Ya, kaliteli kullanın diyor ileride. Yan sanayi kullanmayın. Aynen, Drake'in falan kullanmayın. Çok patlar onlar. You will be repairing them, not necessarily only with a repair beam, but also replacing parts or some behavior per misfire. And if all else fails, yes, turn it off. Bayağı eğlenir. And here's a video of the fire in action. Bazı insanlar bununla oynamayı ister yani. Sever yani bu şeyleri. Herkese yönelik değil ama yani var yani, böyle bu tür insanlar var. Here's a bit of a bigger fire. It might be that you cannot only put it out on your own. Biraz da angarya işleri biraz da böyle kazançlı da yapılırsa rahat oynanır. Aslında direkt böyle havayı çekseydi bu koridorun, Belki bilmiyorum belki ama. onu gösterecekler. Yani böyle sönecek gibi değil bir de ama. Aha, yapıyor. İşte life support sisteme içine giriyor. Orada sanırım havayı çekecek şimdi, oksijeni çekecek. Havayı çekiyor. Kapıları kapatıyor galiba. Hı. Kokpiti de çekti galiba. Aynen, orada da ateş, belki oraya ateş sıçramasın diye. And now you can see that the fire, once we get to that compartment, has been successfully put out. Evet, ateşi öyle söndürmüş. İyi bir şey ya. Okay, so let's get Thurston back on stage. Yani yangın tüpünü kullanmanın mantığı yok diyor ama üstünde bir suit yoksa, mesela bir helmet yoksa, takılı değilse o zaman ölürsün. Zaten veya life support olayı belki çalışmayabilir, o da hasar almış olabilir. Özel alet getirecekler. Yani yangın tüpü söndürmüyor zaten onlar. More to that in that video. Yeah. Guillermo, we wanted to talk about. So for this demo, we have modified the damage system slightly to represent impact penetration on a very basic level. So you are gonna see that the quantum drive is gonna be hit by the Gladius attacking the ship. Burada quantum drive hasar alacak galiba, onu göstermek istiyorlar şimdi. Being attacked by Gladius for an A2 isn't like a big challenge, but in this setup we were not like fully staffed. That means we had our engineers running around and no one being seated in the turrets. So our goal was basically to flee the Gladius, and with the Gladius actually shooting the quantum drive and damaging it, I thought, hey, it's a good idea to tell Pete and Simon to repair the quantum drive as a priority. As you can see, I somehow missed that the habitation room caught fire. I tried to prevent further damage to it, but I failed. So that was causing a bit to the panic, so I even got distracted in this moment. So we managed to have the quantum drive survive, but here I notice, actually the power plant also starts to take damage, and at this moment I'm also telling Pete and Simon to switch their attention to the power plant, because if we lose the power plant, it's also like almost impossible to flee.
So here I realized, oh my God, we are going down fast. And I think at this point now, yeah, I opened the compartment to make it access faster, but that was already too late, so the power plant died. And yeah, so the backup is to activate the batteries, which I did here. So Az önce bir Gladius saldırmıştı arkadaşlar. Ondan dolayı Quantum motoru hasar gördü. Onu tamir etmeye çalışıyorlar. Çalıştı daha doğrusu. Ama ondan sonra şey fark ettiler. Power plant da hasar görmüş. Onu tamir edemediler ya da etmek istemedi. Ek battery eklemişler yani battery çalıştırmışlar. Our mechanics to it, and at this point we wanted to flee, and then I realized why does mevcut olan enerjiyi başka yerlere de aktarabiliyorsun, kendin seçiyorsun. Here you see it very clearly that with a relay being destroyed at the quantum drive position, that means that the quantum drive cannot be accessed from the pilot seat. That means that I also had to get that repaired. So it was a bit chaotic. Diyeceğim ama everything was also happening a bit too fast. Ya şu tamir şeyi trying to save the second power plant because we were already running out of battery life. Nasıl yapacaklar ama ya bu kadar detaylı iş yapıp. Büyük Mighty Tool var. Onunla yapılıyor normalde de getirmemişler işte. Her şeyin alfasını getiriyorlar ya. O şey demek istiyor. Genel anlamda basit gözüküyor galiba. Adamlar bak nasıl düşünüyor bu olayları. Ne kadar detaylı, ne kadar güzel. Ya şimdi şöyle bir şey var. Demin ateşi söndürdü ya. Şeyle o ateş söndürücüyle. İşte birisi chatte şey dedi işte 900 sene sonra böyle mi ateşi söndürüyoruz diye. Şimdi de elimizde bir multi tool var, tamam mı? O nasıl çalışıyor bilmiyorum ama 900 sene sonra belki tamir olayı da değişebilir. Hani ne demek istediğimi bilmiyorum, anlatabildim mi ama işte. Ya anladım ama çok basit abi şimdi. O şu an basit gözüküyor aynen ama öte yandan bilmiyorum yani. İçinde neler olduğu bir şey belki onu. Sanırım bu zaten ilk versiyon olduğu için evet, basit değil. Basit gözüküyor şu an. Tüfek kadar büyük bir multi tool var. Onu nasıl yapıyorsun? Ölmüşler. Aynen bu work in progress. Gives a good idea of how busy ships will be and what meaningful multi-crew gameplay will look like. But what about the future? Since we worked on technology that will be used throughout the entire game, you will see more and more coming utilizing this tech. It will introduce systemic gameplay with allowing players to come up with creative ways of manipulating their environments. Sabotaging a power plant or destroying a vital relay that connects it all to shut down an entire enemy base that can include its life support or security systems. It would also tie in nicely with Maelstrom that you just saw, and anything that will break off will lose its connection to the network and therefore have an impact on its functionality. O sistemin adı Maelstrom olacakmış. So it's a real systemic feature. Yıkım olayı yani. Evet. Ama Maelstrom'da bir hiyerarşi varmış. Onu anlatmışlardı. İlk önce ne hasar görüyor, ne hasar görmüyor diye onu anlatmışlardı. İlginç ama onu tekrardan bakmam lazım. We are all really excited about the future of this tech and all the associated features. So there's a huge thanks for all people involved. So thanks to the entire EUPU team, the vehicle teams, Jared, active feature team, and the arena commander team. They all were super supportive to get this behemoth into a state that you could see here. And it's something that has been a long time coming, and we are really proud of it. So thank you for sticking with us on this journey. Wait, there's one more thing. Bir şey diyecektim, iyi ki dememişim. So we really want to get your hands, we really want you to get your hands on this, because we already had a lot of fun with it. I hope all of you have heard of the experimental mode in the Arena Commander.
So we want to bring you what you saw here as an experimental mode before we put everything into the PU. Oh, süper. Arena Command'da experimental mod var. Orada ekleyeceklermiş şimdi bunu. Orada deneyebiliriz. And this will be soon. Engineering mi? Aynen az önceki gördüğümüz şeyleri. Çok iyi. Alıştırırız ha. Camera 4. Hi everybody. I think I'm there we are. You know, when we started this, we said we'd have a nice, relaxed pace. That's a lot of new content coming in just the last 2.5 hours now. We are going to slow things down. We're going to take a little fun break here. We're going to do a cosplay contest, because why the heck not? And then we're going to take our lunch. Evet, şimdi cosplay geliyor. Ondan sonra mola yapacaklar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu resource management olayından biraz daha çok bekledim aslında. Biraz daha böyle... Bilmiyorum nasıl desem. Bence suyu falan, suyun dolaşımını, gazın dolaşımını falan mı bekledin? Bilmiyorum. Biraz daha böyle birkaç tane misal daha verseydiler bilmiyorum. Hani biraz daha bir şey daha bekledim ama nasıl anlatsam bilmiyorum. Mesela ilk panel daha çok hoşuma gitti açıkçası. Fazla detaya motor kısmını mı beğendin? Aynen, hani burada biraz sanki bir şey eksikmiş gibi. Hani gördüğümüz şeyler çok güzel evet ama bir şey sanki eksikmiş gibi ya, bilmiyorum. Allah Allah. Hani zamanlar kısıtlı diye belki biraz aileye getirmiş olabilirler. Daha fazla bir şey var gibi içinde. Ama şey çok güzeldi, harita çok güzeldi ya. Benim Aynen. Ama şey de gelecek ya, işte bu harita olayını da yeni Star Map'i de gösterecekler 2 saat sonra. Onu dört gözle bekliyorum. 2 saat değil mi? Aynen, yeni UI da çok güzel oldu bence. Onlar hepsi Squadron 42'den geldi işte. 2 saat yatıştayız. 2 saat bir şeylerle uğraşayım bari de. Aynen, hani 2 saat şimdi... Biz de bir ara verelim. Cosplay beni açıkçası şey yapmıyor hiç. Çekmiyor yani. Abi ne yapacaklar kısa? Biliyoruz zaten ne yapacaklar. Saat 2'de olabilir evet, hani Türkiye saat 2 olması lazım. Yani bir 2 saat 2 saat uyuyup geleceğim. 2 saat gerçekten yani cosplay bir de mola verecekler. Toplam 2 saat sonra falan devam edecek galiba. Bir buçuk saat ya da 1 saat yemek molası, 1 saatte şey cosplay galiba. Judges, are you ready? Yes. Yes? Are you sure? Yes. Okay. All right. So, satışa koymuşlar ha figürler. O bitmiş. Oh my goodness. Wow. Do a spin for us. Of, güzel duruyor ama. Ha, güzel yapmış. Who is this? Who is this? This is the Artemix Elite Hurston armor? If you want to get a closer look or ask any questions, you're more than welcome to. How you doing, man? I can't see anything and I can't hear anything. It's right here. I'll guide you. I'll guide you. He can't see anything. Come this way and stand right here. Just don't move. You'll be safe. We're letting him walk right off the stage. Ready for cosplayer number Adam bir şey göremiyor. Öyle dedi. Wow. Make some noise for King Shadow. Bu ne abi? Şey işte, Grimex'te alıyorsun ya, bir tane suit var, ismini unuttum. Bu da iyi. Valla benzetemedim. Nasıl benzetemedim?
Adam güzel yaptı ya. Birebir neredeyse. We have the entire Ninetales gang. Base mi? Bu ne ya? Bunlar da güzel ama ya. I think we're human shields right now. Alright, I think Jumptown might be safe right now. Kravatları nasıl yapmışlar öyle? Vallahi çok hoş duruyor. How tight are those pants? Şey, led koymuş önüne. Var ya satsalar alırım ha. Kravat çok hoş. Next. Alright, next is Hindrosa. I want to move you. Oh, come on down here. Everywhere. I got you. I got you. Right there. Bu yayıncı ya, böyle bir tane deniyor var. So if you are not familiar with Hindrosa does stream on Twitch, and I was lurking a little bit in his chat while he was making this outfit, and he told me that he has never made a cosplay before, and that he had to learn how to sew and do a lot of different fabrications in order to make this outfit, which is quite impressive for a first cosplay. I've made probably about 100 cosplays, and they look nothing like that. So, GG's. All right, up next, we have Lito as Jimmy. Mustafa. Aynen. Mustafa aynen. I'll be right back. Keep going. Ama helmet sanki biraz büyük ya. Kas sanki. Karikatürize etmiş bence. Where is Jax? You seen him? Yani bilerek yapmış. Yani zaten büyük değil miydi ya bunun? Çok büyük ama. Biraz bir tık büyük herhalde. Fazla büyük yapmış. Yani bu acayip büyük. Let's take a look at him while we're Anybody want to sing a song? People? Abi herkes niye böyle kilolu ya? Alright, for everybody who's on stage, I want you to do like your best Star City'de oyuncuları. Yani şu kadın da kilolu yani. Herkes kilolu. O da demek ki Star City'den oynuyor. Well, the real Jimmy, Did he just please have stand that? up. Like, He always has that. I can't see. All right, and up next we have Britty Kitty. Ha. Güzelmiş ha. Wow. Bu ne ya? Hangi kask bu? Biraz tam şey yapamam. Can you see in that thing? That's amazing. All right, and next we have Jack Montana. Adam öyle bir havalı giriyor ki içeri. Olmamış abi bunlar. Bence de ilk gelen en iyisi ha. Hani bence. Değil mi? Ondan sonra bu Ninetales çok hoşuma gidiyor. Evet. Ninetales bir de Artimex. Bu hangi aşiretten diyor. Security var. Bu kim ya? O da sünnet çocuğu abi. Also, side note, if you have never had pizza made by Sigelian, I highly recommend it. You're missing out. All right. And up next we have Cyberwolf 74. Bu fena değil aslında. Valla ben kıyafet kostümleri hiç benzetemiyorum yani. Bu şey hangarda çalışan adamlar işte. Biraz fazla mı turuncu? Mario. Biraz da göbek olunca tuhaf oluyor. Aynen. All right. And last we have Cats. Guys, step forward on this line. Step forward on this line. In the middle of this. And her Oy. Pico sidekick. Of course, we can't forget Pico. Yani herkesin maşallah var orada. That is Step forward. Perfect. All right, judges, feel free to go around, ask questions, think really Oo hard, bitti and mi? let me Başka know gelen if you yok have herhalde. O yüzden top three. ilk çıkan kazandı.
Hey John, can we kill the... Good, there you... Bu ikinci de güzeldi. Yani. Şeyde satılan var ya, Grimex'te satılan. Aynen. O da iyiydi. O ismini Halim unuttum abi. ya. Efendim. Sen şimdiden hazırlan abi gelecek yıla. Niye? Cosplay için abi. He, cosplay. Tabii. Senden bir cosplay bekleriz bence. Of ya. Ben biliyorum nasıl gideceğimi. Chat ne diyorsun Chat? Sadece Halim, benim bildiğim Halim şeyle gider. Sadece iş çamaşırı. Apollo suit, Apollo. Şöyle Ulan onu hep böyle gördük çünkü. Battaniye gibi var ya. Of be ne olur ha. Neydi onun adı? Devasa bir şey. Ben Chris Roberts olarak gideceğim. Pembroke suite'le gidersin abi. Yapımı kolay. Yorgan gibi. Alırsın 2 tane yorgan böyle. Zaten. Yani tabii canım bu adam gayet iyi yapmış yani. Bu emek var. Başarılı. Şıkları falan. Halim abi görene kadar. Çünkü Pembroke'tan da kilolusun değilsin çok önemli değil bir de yani. Let's have you stand right here, because then we're gonna have everybody line up. I don't know if he can see very well. I was gonna lead you along. All right here. Okay. Yep. Don't need to get off stage, but right here is fine. Okay. And second place winner, Forrest. Who do we got? Step back. Right. Kazanmış. For second place, went with Hydrosa with the advocacy. Bu hangi kıyafet? Advocacy. Yani? Advocacy yani security. Congratulations. Gözlük var mıydı? Yok gözlük onun kendi yayında da taktığı gözlük. Yapışmış buna çıkarmıyor hiçbir zaman. Yok onların kazandıkları sanırım gördüğüm kadarıyla Toby eye tracker ama belki de bir gemi hediye ediyorlar. Ne oluyor abi? All right. First place is an OG. This is a Star Citizen, goes back to 2012. I've been to Disneyland with this guy. I've bled with this guy. I pushed him around in a wheelchair. Just so happens to have our first place costume this year. Ken Shadow with the Toby Eye Tracker 5 and an Anvil Carrot. Bu iyi yapmış ya. Bence de iyi oldu. Aslında bu ikinci olması lazımdı. Aynen. Streamer'a öncelik tanımışlar yani. Helmeti çok güzel yapmış. Ama ok var değil mi? O da bilmiyorum. Ben de onu hatırlamıyorum ha. Var mıydı öyle ok? As a little token of appreciation, we're also going to give everybody here on stage with us today a free ship that I cannot announce until the next panel. So, if you want to know what that ship is, stay tuned for the next panel and you'll find out. Yeni bir gemi varmış ama söyleyemeyecekmiş. Bu oradakiler o gemiyi hediye olarak alacaklarmış. Judges, do we have any final No, I think we need to get together and take a big photo and then go to lunch. All right, let's get together here. Close gaps. Close ranks. Huddle. Get in here, boys. 90's'lara bir şey versemişler. Yani, yayıncı olduğu için seçti onu bak. Ben onun yerine 90's'i seçerdim. Ben 90's'i değil de şeyi seçerdim. Mustafa kızında olan var ya. Güzel yani. Ama 90's'ler de gayet iyi baksana. Bu adam da bir şey göremiyor. Nereye baktığını bile bilmiyor. Aynen. Yani gemi satmaları çok normal bir şey. Testi bu. Yani eğer bunu birisi düşünmüyorsa o da bence anormal. Yani CitizenCon'da herhalde gemi satacaklar. Hatta bir panel var yani her sene yeni çıkan gemileri konuşuyorlar. Thank y'all and enjoy the rest of your CitizenCon.
Thank you guys so much. Bir saat böyle bekleyeceğiz mi? We will be right back. Bir ara verelim abi. Bir saat. Aynen. Ben de bir mola yapayım. Ben de bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra Ship Talk'la devam edeceğiz arkadaşlar. Ve ondan sonraki panelde Star Map ile ilgili arkadaşlar. Hepimiz bekliyoruz. Yani şu anki Star Map tam bir fiyasko. 2012'den beri, 2013'ten beri hep aynı. Ben hep diyordum yayınlarında. Değişmesi lazım yani. Çok merak ediyorum şimdi nasıl bir Star Map olacak. Yani bir saat sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Biz buradayız. Gelirseniz hep beraber izleriz. Aynen öyle. Yayını açık bırakıyorum ama. Yayın açık kalsın. Sadece mikrofonu kapatıyorum. Ve şu lanet olası ceketi herhalde alacağım sonunda. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ses kapattın mı yayına giden sesi? Seninki gelmiyor. Geliyor. Windows sesini kapatırsan ama Geliyor. senin sesin gelmiyor. Bana geliyor, nasıl gelmiyor? Ama yayından duymadım. Sesiniz geliyor değil mi? Ama senin sesin de geliyor herhalde. Ya yazmışlar, geliyor işte. Bizim sesimiz ne diyordur ya büyük ihtimal. Geliyormuş. Yok. Ben bayağı bir uzun süre denedim de gelmiyor. Benim sesim biraz sonra gelecek. Yani. Evet. Aynen ben duymadım. Aynen.
son sezonda oldu. Evet arkadaşlar geri döndük. Evet yayına devam edelim. 5-10 dakika sonra Ship Talk'la devam edecekler. İşte bu çok pek de önemli değil galiba. Onların konuştukları yani oradaki event standı biraz geziyorlar, dolaşıyorlar. O yüzden sesini fazla açmayayım. Daha çok böyle sohbet edelim diyorum. Ve burada şu an mesela Mustafa ile var, Eren Ali var, bir de İlhan abi var. Size bir şey sormak istiyorum. Şimdiye kadar en çok hoşunuza ne gitti mesela? Mustafa ile başlayalım olmasa. Valla benim en çok hoşuma giden Ship Resource olayı. Resource Management, okey. Diğer arkadaşlar ne diyor? Sizin için... Ben valla arayüzü çok beğendim. En çok arayüz. Çünkü çok eksikti yani orası. Şey mi diyorsun sen? UI mi diyorsun? UI yani evet arayüzü diyorum. Hem geminin 3 boyutlu modelinin olması, hem radarının olması, hem diğer bilgileri kastan alabiliyor olmak, temel bilgileri. Bence güzel olmuş. Eksikti yani. Bu kısmın tamamlaması iyi oldu. Okey. Şey diyeyim. Herkes farklı bir şey desin. Server mashing. Oyunun çünkü en büyük yapısı bu. Yani bundan bir şey görebilmek iyi. Bu olursa hepsi olur. Onların hepsi olacak şeyler. Diğer şeyler zaten yıllardır görüyoruz yani. Bir şeyler yapılıyor. Tamam zaten oyunu bağlı olmamızın sebebi bu. Böyle çok detaycı oluşu. Bunlar beni çok etkilemiyor. Artık o sonuç almak yani. O da server mashing çıktı. Bakalım inşallah. O tek şey o şu ana kadar. Okey. Beğendin miydi? Ali sen de beğendin. Mühendislik diyeyim ya denmediyse. Ne? 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 Ne diyorsun? Mühendislik diyorum ya. Ha mühendislik. Resource Management. Kimse mühendislik diye anlamadı. Ha vallahi aynen. Değil misiniz? Ben Ya benim anladım bu mikrofon arada. yüzünden. Ama gıcıklığını öyle. Anlayan anladı falan diyor. Anladım ama işime gelmedi. Ya fizik de güzel aslında. Fizikteki gösterdikleri şeyler Potansiyel yani çok güzel, evet. oyunun single player oyunun yapamadığı şeyleri yani yapabiliyor engine ama işte bunu nasıl server'a geçirebilecekler, o server'da nasıl bu düzgün çalışacak, nasıl optimize edecekler falan, onu çok merak ediyorum. Bakacağız. Evet, benim için en ilginç olanı bu physical destruction'dı. Yani bu her şey kırılıyor ya, patlıyor falan. Parçalanması o çok hoşuma gitti. Bayağı şey yapıyor bence. Zevk katıyor oyuna diye düşünüyorum. Bir de ilk trailer çok hoşuma gitti. Orada gördüğümüz şeyler, bu işte suyla ilgili olan şey çok hoşuma gitti. Mesela bunlar tabii content değil yani. Oyunda seni tutmaz aslında ama olması güzel bence. Bir de oradaki varlıkları gördük ya, o inekleri falan işte ilk defa hani. Umarım daha da çok görürüz bugün. Mesela Pyro Crab falan olsa harika olur ama sanmıyorum. Bu adam işten ayrılmamış mıydı bu yayındaki ya? Yok bu değil, başka bir tanesi ayrıldı. Gözlüklü bir kişiydi. Bu geldiyse gemi tanıtabilirler. Kesin yeni gemi var %100. Bu gemici abi mi bu? Gemici abi de. Gemici aynen. Şimdi sesini açayım olmazsa. Bakalım ne diyorlar. Açalım evet. Right, so that was the A1 Spirit trailer. Pretty cool video. But we're now going to do a bit of a slightly deeper dive into the actual art and visuals of Yine bu the ship. ceket çıktı. As we move into the heart of the ship, this area is kind of like really dominated by those 10 sci-fi bombs. And then we go straight into engineering where you find the rest of the ship components that it needs. Abi bunu niye gösteriyorlar ki şimdi? Up front we've got a completely fully featured habitation area, suit lockers, weapon lockers, Bu yeni gelen gemi, o yüzden reklamını yapıyorlar. Tamam da yani bunu Inside Star Citizen'de gösterirsin yani. Burada CitizenCon'da göstermenin ne anlamı var? Crusader engineers have done a fantastic job of
putting everything that the pilot needs right at their fingertips. So, you know, in the heat of battle, you kind of might just eke out that advantage. Exterior-wise, it's classic Crusader. We've got our Millet zaten almış gemiyi yani. Reklamını yapsa yapmasa ne fark ediyor? Ama şu olay çok güzel bir gemide. Şu silahlar içeriden çıkıyor ya. Evet. Çok iyi. Aleykümselam Fox TR, hoş geldin. We've got the missile racks and we've got the big bomb bays. And I think overall, Crusader have done it again. They've done an amazing job of packaging something that's like super feature rich and something stylish, sleek. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şu an yani 4 panel var. 3. panele vardık. Burada ship talk yapıyorlar. Ondan sonra yeni harita sistemine geçeceğiz. Bu da ilginç bir görüntü ama. So we had a really cool cutaway that you half saw. I'm sure we can show you that again later. If you like what you saw there, that is available now on that link and a QR code there that hopefully takes you to the right place. So that is available now for 321, which went live Thursday. I've honestly lost track of time the last few days. So yeah, that's the current. Bu adam çok çalışıyor gibi ya gerçekten. Hep yorgun görüyorum bunu. Evet doğru galiba. So, we have a timeline here from bu olmasa şirket batıyor değil mi? Today all the way through to today in game. And throughout that time period we have our manufacturers in law, starting with RSI in the very near future, going all the way through to Mirai, which is this year in game. And over that, evet, RSI çünkü Quantum Drive'ı icat eden onlar, biliyor musun? İlk onlar olmuş. And we have the Gladius. However, as you can see, there is quite a gap from the current day to these old ships. So let's talk about one that is a bit older than that. So, the RSI Zeus. RSI Zeus, yeah. So, in 2130, in 2130, RSI made some major kind of advancements in quantum technology. They developed, or they released, the first ship that was kind of available to the mass market that had quantum capability. This kind of mid-range explorer really put RSI at the kind of forefront of ship development. Now, it was a really good thing, you know, it really kind of boosted them as a company, but it wasn't kind of all good. The original RSI Zeus had some major issues with its hull integrity. That being said, there's always kind of been this demand for RSI to release the Zeus. It's kind of had this cult following that's grown up over the years. Mekiklere benziyor. I'm kind of very happy to announce today that RSI have kind of taken that challenge on board. They've developed a whole new vehicle that is designed to carry a whole new generation of travelers into our universe. Sayfada açıldı mı? Visually, it's something that pays homage back to the original Zeus and something that's really ama halim var ya çok güzel gibi. Is justified to have that name. Bir burada da göstersinler bir bakalım. All current safety standards and all our current ship production techniques. So, do you want to have a look at the all new RSI Zeus Mark II? Okay then. Evet, bir görelim. Here it is. Güzel. Oha. So, çok güzel duruyor gemi. We are going to hand over to Elwin and Mark to go through this and you can see ama şeye çok benziyor. So we're going to do a bit of a deeper dive. Scorpion'a çok benziyor. F8 Lightning'i unuttu herkes şimdi. Let's give him a warm welcome. Let's go. Ya bunda 2 tane silah yok mu ya önde? Kanatlarda silah yok. Gemi çok şey duruyor bence, agresif duruyor. O yüzden. I'm the lead vehicle content designer at Cloud Imperium Games. Scorpion vibe aldım. Uçursalardı ya, uçurmayacaklar. Scorpion diyor. Art director in North America. What do you guys think? Aynen. Bak o Cobra şeye benziyor ha. Awesome. Erhan. Alright, well, let's take some time now and take a look at this classic RSI design and see how we've reimagined it.
Acaba Elite biraz burada şey mi, laf mı çakıyorlar, şey mi yapıyor? Eski bir gemi diyor ya, sonuçta Star Citizen evreninde ilk çıkan gemilerden bir tanesi. Oo, ne diyor ha? All that was really used was transporting and moving around. Şu mavi olan iyi değil mi? Mavisi biraz bilmiyorum, tuhaf duruyor. In the end, we decided to go for 3 variants, allowing you to pick which way you want to actually play the game. So what we're going to do is talk about those variants that we decided on in the end, and go into a bit more detail with them. Gerçekten güzel bir gemi ama. We have the ES. The ES is the essential. It's the long-range exploration version of the Zeus. It's designed to let you go out for a long time and explore the universe. Ben mi? Aynen. Bilmem. Next up, bakmam lazım biraz, düşünmem lazım. The Mark is the bounty hunter version. This is Biter, soflar biter. Bugün veya yarın almam da biraz bir şey görmem lazım ben. Squadron 42'yi görmem lazım ilk önce. Exploration Edition'ı var. Bir de işte EMP ile olan bir tane model var. Bir de kargo taşıyan bir model var. Okey. Şey yok mu? Bounty yok mu? This is designed so that you can move your goods around. Fight için değil mi? Fight için yok sanırım. Bu çok güzel duruyor ama. Büyük bayağı o zaman kargo margo diyorsa. Ufak bir şey gibi duruyordu benim gözümde. Andromeda boyutunda herhalde. We also worked to maintain the silhouette of the original, but brought that Fiyatı iyi o forward to zaman. modern day Ama ne zaman RSI sırada design with tons Ama of bak technical yanlış detail yaptılar and abi. layered Eğer panels. Squadron 42'yi tarih vereceklerse bu tarihi verip bu gemilerle tanışsalardı daha iyi olur. Daha iyi satarlar. Fold in perfectly flush, Ha, leaving gerçi behind yine a super verirlerse yine smooth satarlar. underbelly, just like the original design. But you probably all want to see what the inside looks like. Bu güzel. So let's have a closer look. Şerefsizler şu gemi için çok iyi yapıyor ya. The sleek and slim body of the Zeus, we've been able to pack a lot into it to give everything you need when you're doing the deep space exploration. Bunu ne zaman oyuna getiriyorlarmış belli mi? Yoksa... Bu kesin flyable olur şimdi. Bak her şey hazır yani. İçi de hazır. Hadi isim de MK2. Şeydeki, Elite'deki geminin adı neydi? Cobra MK mıydı? Aynen aynen. MK kaç diye o bir şey vardı o. Cobra MK4 diyorlar galiba. Aha, tamam. Yani Elite'den çalındığı ilk defa değil ki. Hangi gemi? Bir tane daha var. Vulture'a benzeyen bir gemi. Yok o EVE Online'dan galiba. O EVE Online'da var. Ama orada anlaşıldı. Ha söyle. Konsept mi? Konseptse o zaman gerçekten yarım sene, bir sene sonra çıkar. Abi bu siyah da iyi ya, var ya şuna baksana, detaylara baksana. Aynen. Siyahtaki mavilikler biraz fazla açık mavi şeyler olmasın. Aynen, Zio satışa çıktı. 150 dolar galiba Warbond. Öyle diyordu Mustafa az önce. Bak bu gemiden en azından 2,5 milyon veya 3 milyon kazanıyorlardır ha söyleyeyim. Bir de bütün gemiler satışa çıktı şu an. Tüm gemiler mi? Tüm gemiler. Oy. Ben City'ye bakmıyorum şu an. Sadece şeye odaklanıyorum. CitizenCon'a odaklanıyorum. City ölmüş. City zaten çöktü galiba, o yüzden. Bayağı yavaş gidiyor şu an. 250 mi? Ben 150 anladım az önce. 250 dolar mı bu? 150 mi? Beyaz olanı 150 euro. 150 euro. Beyaz olan ne peki? 250 euro. O şeydir. Versiyon farklı versiyon. İkisi mi acaba? Şey mi? iki tanesi mi? İki paketli mi? MK2 MR olan 213 euro. Warbond'u aynısının 190 lira. Mavi olan 168 euro. Beyaz olan 168 euro. Ben alsam herhalde Exploration alırım. Yani ES alırdım. ES kaç para? ES beyaz olan mı? Yes, beyaz olanı galiba aynen. 168 euro vergiyle beraber 168. Tabii bu store credit olan. Warbond olanı 150 lira. Okey.
This one also features 3 size 2 shield generators, and like Al mentioned, it has a size 3 tractor beam to make it much easier to get those cargo containers in and out as you're actually playing. What do you think? Bir tek bu değil, başka bir gemi sanki daha çıkacak, bana öyle geliyor. Cutter'ın versiyonu çıkacak. Evet, Cutter. Acaba o mu bir tek? Bir tane daha çıkar ya. Şeye de benziyor. Perseus'a da benziyor. Perseus değil mi? Aynen, Perseus. Bir de Galaxy'ye benziyor. RSI Galaxy'nin ufak bir modeli işte. Aynen. Şeyden, elinden çaldılar. Anakonda falan zaten. Anakondaydı şey. Perseus. Silahları az sanki diyor. Evet ama savaş gemisi değil zaten. Cargo var. Exploration. Diğeri neydi? EMP. Abonelik için teşekkür ediyorum. Uçuracaklar. As you guys have seen with the Spirit and with the many ships we've released thus far, our ships can, when they're finished, look absolutely gorgeous. But before any of them get to that point, they have to go through a very specific development process. And this is the first stage in that process. We call this white box. At this point, we've taken the concept, ripped it to shreds, and then reassembled it and plugged it all back together within the editor so that we can get a real good look at what players are going to see when they finally get this game. At this stage, with the Zeus, we've already ripped out all the thrusters, we've ripped out the landing gear, the turret, the seats, the beds, all of the interior spaces, plug those guys back in, and we have what you see here. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence RSI'nin gemileri, bir de Anvil'in gemileri çok güzel. Yani hele RSI çok güzel yapıyor. At this point we're able to jump in, start throwing in cargo, interacting Kargo with alanı da doors, bayağı yüksek. getting in and out of beds, maybe in and out of toilets, and just getting an overall sense of what it feels like to interact with the vehicle. And it is very common that in this stage we will make some adjustments from the original plan. As an example, on this ship, we've just made the decision to expand the center corridor, add a little bit more space to the rooms. And as a result, that's going to make it much smoother experience for players to traverse the interior of the ship, as well as for AI to traverse the interior of the ship. We've also expanded the main airlock that leads to the enter-exit ladder. And up here in the cockpit, we've separated the co-pilot seats a tad bit just to allow players to get in and out a little easier. So with White Box, not the prettiest stage in the process, but it is essential that we nail this. Because it means we'll be able to deliver a beautiful ship that is also extremely fun to play. Ya bu Cutlass Black'ten 2 kat daha pahalı ama. Neredeyse. En pahalısı 2 kat daha pahalı galiba. $190. O da 105. Zaten Andromeda kadar bir şey kocaman. So that was the RSI Zeus in the 3 variants. Medium gemi işte. The screen says behind me, it's available now on the Star Citizen website. Or follow that URL or the QR code behind me. Now, konsepti bir kere kimsenin almaması lazım var ya. The longest legacy in the universe. Hani çıkartıp satacaklar bundan sonra? Yok, yine aynen devam. Let's change pace a little bit. 2 milyon kastılar much newer ship. Ne? Aha bak yepyeni bir gemi diyor. We're going to talk about the cutter. Kraken. Ya sikeyim. Good little ship. So, obviously, last year, IE, we unveiled the cutter, and you guys seem to love it. Some interesting information about it. It was actually the single most popular straight-to-flight ready ship we've ever Ya bu gemiyi aslında yeni başlayanlar için tavsiye ediyorum. Çok güzel bir gemi aslında. It's actually the best-selling Drake ship to date. But what people didn't know, and we kept a very good guarded secret that no one managed to figure out. No one. Tuğla zaten. It was always going to be a family of 3. Ben olsam bir tane tavsiye ederdim. Yo abi, giriş seviyesinden güzel gemi bu. Çünkü fight da yapabiliyor. İçinde biraz kargo da var. Ya ne fight yapıyor ya. Yapıyor. Güzel fight. Titan biraz daha da pahalı ama. Galiba. Aynı fiyat değil mi? 70'ler. Şu an daha uyguna satılıyor. Let's just take a minute and sort of enjoy the incredible work that the art team has done pushing this guy out. Zaten flight ready bir ihtimal. Bu flight ready yani kesin. Zaten Drake Cutter var. Aynı gemi yani. Yani
bitmiş ki bunda. Bu Scout Edition oluyor. Yani Scout keşif modeli oluyor şimdi. Görüyor musun? Radarı Yukarıda var şey var. Bir radar koymuş. Bir de yakıtı fazla yani. Ali oturtacaksın diyeceksin git orada bir bak geri dön diyeceksin. Bilgi topla gel diyeceksin. Ha bu gemi And now with the sürmem bu gemiyi. variants, we'll be able to Şu an add a oyundaki en iyi unique pyro identity gemisi to bu each gemi. version. Bu gemiyi bedava verseniz On the sürmem. Scout, Onu we've decided to düzeltmişlerdir replace abi. the Bir şey main söyleyeyim mi? thrusters Direkt'teki with a en sevdiğim gemi bu, thruster bir de system. Kraken yani. Hayda. Eğlen abi. You'll see here we've Evet, also evet. got a Yüksek. radar dish at Yakıt the şeyi hala top, yüksek. which relates directly Yüksek to the mi? scanning O gameplay bence that comes bug with abi the ya. ship. In addition Yo, to that, bunun olayı we biraz have a öyle. series of exterior Ondan bottom sonra. modifications. Gemi tuğla olduğu Just için push that herhalde o flavor yüzden a little yüksek. bit further. And you'll see Corsair here de the güzel, transition doğru. between the default and the Scout, so you can clearly see the differences. Bu çok Oo şirin bir harbiden gemi böyle ya. Corsair direkt değil ya. Ya ne? Yok hani. İşinize gelince ne iyi la? Vallahi O direkt hayret bir değil. şey. O direkt. Ha. Abi bana direkt demem ya. Hani Ya görsen. oğlum siz işte böyle insanlarsınız. Atlas Black varken Ya Corsair dıştan güzel, içten iğrenç. iğrenç. Her evet. direkt gemi gibi işte. Ama dıştan da o farklıdır ya şimdi bunlara göre. On the interior, Yani içi Orison gibi mi olsun yani? Nasıl olacak ki? Ya diyorum ya, yürürken kabloya takılıyorsun, ayağın takılıyor. scanning station, which will show up here in a second. Bak Along hani with that, we've Aa, also bak, used bak, the space şey in var, the rear Scout to Station. house the larger components İnsan that are bir necessary koltuk koyar. to support that gameplay. İşte yani. Now, expanding the rear Yani did direkt encroach yani into ne the bekliyorsun? habitation, but we were able to Koltuğa rearrange gerek the yok, yüksek. components Ama in that yatak room düzgün so that istemeyin. nothing Bak was bir lost in yastık the koyduk biraz. transition. Zeus, And on the cockpit, Zeus MK it's the same paketi cockpit that you all know and love 593 from the dolarmış. original cutter. Okey. MK From dedi this her view, şey you'll hiç more dahil. clearly see Üç the herhalde shift that we içinde. had to make in the rear in order to support the Kim gameplay niye that alsın we're trying to bunu? achieve. Bu arada var ya bak Drake Cutter'la Vulture'un iç tasarımı Drake'in çok yeni bir iç We're tasarımı really gibi proud sanki. of Yani what the team has kapsızdan done with this kıyaslayınca. ship, and we Aynen. hope you like the Çok daha Scout. farklı. Yo, Vulture'ın Cutter'ın içi hoşuma gidiyor ama. Çok tontiş bir gemi değil mi ya böyle? Güzel güzel güzel. Yanaklarının sıkasını geliyor böyle kenara. Benim hoşuma Önden gidiyor. evet. Da arkadan ya. Şey Biraz şey durumu kötü. Baklava dilimi şekli var ya, biraz tuhaf. Bak bir baklava dilimi şekli var ya, o biraz tuhaf. Ya biraz şeye benziyor. Önü şeye benziyor. Trene benziyor. Önü de trene benziyor yani. Aynen değil mi? Kokpiti. Güzel güzel. Güzel gemi As ya. well as the dedicated scan terminal that Ella Bu mentioned. güzel mi be abi? Obviously, as you saw, Sen habitation got sorguladım be a abi little şimdi. bit cozier. Yo yo güzel And hacı. unfortunately, it has Şeylere lost two baksana. SU compared to the Detaylara base. falan So it has baksana. two İki SU SU taşıyabiliyor. instead of the three. Adam olana çok What we also want to do is talk a İki SU little bit nedir more ya? about Biraz büyük the future gözüküyor. of scanning. Tamam da People are başlangıç interested in about gemisi that. yani, daha ne olacak? Titan daha fazla taşıyor. 2 SU, 2 SU yani. Scout kanka bu So Scout. what is the future of scanning? Aa bak bak. We'll touch on it lightly. Oy. At the moment, Bak. there are two main ways Gene to Drake'in neymiş şey ya? kargoyu görüyor direkt bak. The first one's obviously Yine scan. şey vermişler The yani. second Ufak one bir is mesaj vermişler. Güzelmiş. Both of these are going to be merged into a single system known as a scan wave. Link diye görürsen When you böyle bir send the tık scan OP wave olur ama. out, if you get any successful pings, what will happen Balkanlardan is it will geçmesi falan immediately o populate radarın. your HUD with an AR marker giving you information about what you've been able to scan, as well as starting to give you far more interesting information than you get now, rather than just the name of the ship. The underlying system will work on the signature system, similar to what it does today, and there are two main scans. There is the quick scan. The quick scan is just a low version of it. It has a very small impact on your own signal output. So if you want to stay a little bit more covert and potentially not be seen looking at something you shouldn't, you can use that one instead. The main benefits are small increase in your actual passive detection range, as well as being able to detect things that maybe are a little fainter than you should be able to see. This has a Gösterseler daha güzel olur ya. interference, but not phenomenal. The other version is the charge. Scanning olayını gösterseler, yeni This will scanning'i. actually allow you to detect things up to quantum boost range, which is way further than the current passive detection range. And not only that, Bu da Elite but it'll Dangerous'a actually drop benziyor a ha. marker allowing you to jump straight to Her that şey location, Elite'den mi or çalıyor? whatever it is that you found. Hangi neresi benziyor? Anlattı olay. Anlattı olay adam 10 numara. Now,
Kayalar mavi gözüküyor. Ben duymadım. Ne söyledi? Sen attığından kuantum yeni kuantum atlayış şeyi gelecek ya. Onun belirli mesafesi var. Scanlediğinde diyor büyük geri scanlediğinde o alanın içindeki her şeyi görecek diyor senin kuantum atlayabildiğin alanı. Ve scan'i yaptıktan sonra ona direkt atlama markeri çıkacak diyor. Örnek veriyorum bir gemiyi denk getirdin. Direkt ona atlama şeyi çıkacak. Bayağı işimize yarar ha. Son panel Star Map ile ilgili. What our vision is for it. Right now, the Scout is actually in 321. Flyable. It's available. You go to that address or go to our website. Neden gemiler lifetime değil? Olması lazım aslında. Lifetime olması lazım. Warbond alman lazım. Şeye bakıyorum. Warbond alırsan LTI zaten oluyor sadece. This one in particular is signed by 7 members of the ship development team. And if you want it, during the meet and greet, if you can tell me the name of the 7 people who signed this, all of who are in attendance here, by the way, today, the first person to give me those names gets to keep it. Other than that, thanks guys and have a great CitizenCon. Small hit for you. John Crew is one of those names. Well, fantastic guys, everyone. We're going to hand you back to John and Ben. They've got a few more surprises for you. Şu an CIG'nin satın alma sayfası neredeyse çökecek ya. Acayip yüklenme var. Right. So, abi yeni kapital gibi falan bir şey anlatın bize. Scanning stuff coming in the future. Bakalım ne gösterecekler şimdi. Show a lot of it. Because hangi firmadan sort bekliyorsunuz? Turn up in some other teams' panels, and we didn't want to steal their glory Yok. early. So I highly recommend sticking around Anvil'den yeni bir şey. Değil, Kraken'i bekliyorum Flight 1 tomorrow. Pyro için. So, we've talked about the şey past, diyorum, Banu diyorum. Let's talk about the future. Banu. So, here is a big block of squares that represents our backlog. So, each one of these squares is a ship or a vehicle. All the light blue ones are all the ones we have released to date. Evet, burada şey anlatmaya çalışıyorlar. Yani çoğunu biz yaptık diyor. Verdik size diyor. O geri kalan maviler sene sonuna kadar hepsi elimizde olacak diyor. Bir saniye. O zaman tüm gemileri verecekler mi? Açık maviler, açık beyazlar. Beyazlar. Or like a trailer. Some of them are ASUS Squadron exclusives. Some of them are going to be NPC exclusives. Aha. We still have to support them all. So every vehicle in the game, we have our hands on, and we do a lot of work. Mesela bir gemi olacak, sadece UAE'de olacak. Not the only thing we do. We obviously introduce new content like the Mirai Fury. We deliver previous promised content, and as you'll see today and tomorrow, we do a lot of gameplay support. So obviously we help out. Ships are like the heroes of the game. You saw in the resource network engineering panel how that's going to impact ships. You will have seen. Bak şu İtris çok güzel duruyor ya. Super close attention. Some UI elements to do with maps. Stay tuned for that. We do all that. So we do a lot of work across all aspects of both projects. And to do all that, we need to do a few things. Okay, yeah, so John's talked a bit about the backlog. I'm going to kind of take a little bit, how are we going to deliver this? So in April 2023, we actually kicked off a new ship team in our newest studio, Turbulent, based out of Montreal. Evet, Turbulent'te bir şirket var, onu satın aldılar. Onlar sanırım gemi yapımına sadece odaklanacaklar. Tek görevleri bunlar olacak. 5 tane araç artisti. And it also means that we now have kind of reps globally for the vehicle content team in all 5 of our studios. What's the really nice thing about that is it kind of opens up a new pool of kind of talent that we can pick from, and it should really help us to deliver some more content to the game. And you've actually just seen the first 2 ships out of that studio. So the Scout variant and the Zeus are both being developed by our Montreal team. Yeah.
They're doing great. We're going to look a little bit more in depth at the kind of the art team and how we've grown over the years. You can see from this graph, this is our kind of like live numbers of how many vehicle artists we have dedicated to the project. You can see there's a nice trajectory going up. And you know, with more team members, that also means we get kind of like not just more people to throw at stuff, but we get more experience, we get more knowledge. And that's, you know, that allows Ekip bayağı büyümüş yani. Şey ekibi, gemi ekibi bu sene çok büyüdü. Yani satıştan dolayı yani zaten bayağı yükselmiş ekip, büyümüş yani. Paranın kaynağı. I think, you know, less people, so less power to put on stuff, but also some of that knowledge leaves us. With that leads us to have to make some kind of pretty hard and heavy decisions about what we're working on. And I think most recently and probably most well known is the Benim Merchantman. Yeah. Now, we're going to take a quick look at where we got to with the Merchantman, just to show where we were up to before that happened in 2022. Mm-hmm. Benim Merchantman. Aa Banu dedim değil mi ben? Aha. Verin paramı. File'dan da ses çıktı. File crunch. Hadi gözün aydın. Bakalım ne diyecekler. File'in gözünden şu an böyle mutluluk gözyaşları döküyor. Kimin? File. İbrahim abinin mi? 150 dolara mı satıyorlardı? Şimdi kaç? 700 dolar oldu galiba. Bunu zamanında alan en iyi yatırımı yaptı. Değil mi? Bunun kadar yükselen bir gemi yok. Yok mu yıl sonuna çıkarıyoruz diye demeleri. Ama gemi gelse ne olacak? Oo, Benim açtın ha? Evet. Ne çıkartıyorlar mıymış? Dışarıdaydım ben. Ya şimdiye kadar ne yaptın öyleyse? Hala daha şey mi ya? Grey box. White box'ta duruyor. Grey box'ta. abi. İbrahim abi de resmen bitmiş diyor. İbrahim abi daha white box ya. Bu İdris kadar var mı ya boyutu? Yok. İdris daha büyük. Bayağı büyük duruyor. Tasarımlar çok güzel ya. Ya bu gemi farklı ya. Yani farklı Evet. bir tasarımı var bunda. Banu Defender'da hissiyatı pek alamıyorsun ama bunda bu Banu'da Pek uzaylı, büyük uzaylı gemisi bizim süreceğimiz şu an bu var. Ya bundaki silahlar İdris'te yok. Ticaret gemi olmasına rağmen. Ama bunu korumak daha önemli abi. Ya tamam da size 8 silah takılı. 4 tane mi ya da 2 tane mi tam hatırlamıyorum. İşte saldım yani. ya, büyüklük değil aslında, işlev de önemli de. Size küçük gemiye nasıl tek getireceğiz? İdris'te size 10 var, evet biliyorum. Yani biraz şakasında ironi olarak dedim de. Ama bir ticaret gemisi olmasına rağmen hani acayip silahlandı yani. Hani yüksek silahlı. O da tam ortağa benziyor. Çok sağ ol abonen için gezegen. Ama biraz uzay gemisine benzemiyor dıştan yani. Birazcık daha uzaylıya benzetselermiş. Balinaya benziyor. Arkadan güzel ama. Vandulların gemileri daha çok uzaylı gemilere bence. Origin gemisine benziyor bu biraz. Böyle beyaz, elegant falan.
şeyi güzeldi ya, bunun konsepti çok güzeldi de. O da işte Banu'nun şeyine benzemiyordu diye herhalde ondan değiştiler. So that video shows, where bakalım ne diyecekler. Konsept 10 numaraydı ya. Konsept yani. We're kind of into grey box, some areas further than others. İşte and I think one of the best things about working at a company like Bana tasarım olmayız ya, is that we're able to be pretty honest and pretty open with our development. One of the biggest questions we get is, what's up with the Merchantman? Where is it? Why did it stop? And the Merchantman brought a lot of unique challenges to us. It was a completely new art style, something that's very, very different from what we normally do with our human manufacturers. İşte gemi nerede kaldı? Onun sorusunu cevaplamaya çalışıyor. We could have paused other ships. We could have moved some of our other artists onto the Merchantman. But with the kind of exodus of our kind of senior team in 2022, we didn't just lose people. We lost a lot of the knowledge that went into building out that white box and really kind of delivering that art style. What we decided to do at the time is, rather than try and rush something out and just get something out to get it done, we looked at where we were, and for us, the most important thing was growing our team back up. We wanted to invest in our team and use our seniors and our kind of managers to help get us up to the point where we can tackle multiple large and capital ships at one time. I think the graph previously kind of showed that we've got the head numbers now, and now it's about onboarding our new staff members. It's about skilling them up and getting them to the point. And I would absolutely love to be stood here on stage going, yeah, look at the Merchantman, it's amazing. Şimdi bilmeyene söyleyeyim, bu gemi yapan bir kişi, çok yüksek pozisyonda çalışan bir kişi şirketi terk etmiş, gitmiş artık. Herhalde daha iyi bir sözleşme aldı. Bütün bilgiyi alıp gitti yani. Abonen için çok sağ ol. Yeah. To add to that, it is probably the most question I get asked at any event, and I really want to get it done, get it out for you guys, but we don't want to give you a half-baked thing. We want to give you a really great product İdris'ten büyükmüş abi. And it's delivered alongside gameplay. Anakart çıktı olarak mı? Let's talk about something else quickly. Evet, gemi çıkmıyor artık. Yani bugün daha var diyor yani. İdris. How many of you have an bu ne ya? Arkadan niye böyle gözüküyor bu? Böyle çünkü. Evet, kötü gözüküyor. Right. So, we plan to deliver the Idris alongside the squadron. And that doesn't mean just the M. We're going to deliver the M, the P, and the K kit all together. Hepsini. Tamam. Herkes cevabını aldı İdrisçiler. Tamam. Squadron çıkana kadar İdris yok. Javelin owners, I'm afraid, you're going to have to wait a bit longer after that. Is obviously the bigger ship players can own. And we have recently looked at what is left to deliver on it. We've got plans. There will be modularity with it. And yeah, that will come after squadron releases. And those of you who also have the Vandal Scythe, Glaive, Blade, after squadron releases, you will also get the updated models as well for that. Tamam, hepsi için squadron çıkmasını bekleyeceksiniz beyler. Right. Next. Çıkması değil aslında. Hani alongside diyor. Belki biraz ondan önce çıkabilir diyor. Ama hemen hemen aynı zamanda çıkacak. Previously, we used to do these kind of like silhouettes, but we kind of always felt they were a little bit predictable. We ended up just making most of them anyway. So last year we changed things up. We asked what manufacturer do we want to see make our next large mining ship, and you're going to see more about that at IEE next month. But again, this year we decided just to mix things up a little bit with how we wanted to deliver this. So you're about to see in a minute a video. It shows some ships you might recognize. Hopefully, it will show you some that you don't recognize. But feel free to get on Spectrum afterwards, take a look, give us a guess at what you think they might be, because we'd love to hear your input. And I will just add to that as well. We aim to deliver everything you see in this video and more in the next 12 months. Okay. Gene 12 ay dediler. Yok yani okey, neyse. Bakalım video şimdi ne diyormuş. Yani 12 ay içinde kesinlikle bize bunları vermek istiyormuş CIG. Yani şu an
gördüğümüz gemileri 12 ay içinde vereceklermiş. Öyle diyorlar. Gemileri veya araçları. O BMM hala gelmez. Ne la? Hepsi gelir, BMM gelmez. Argon'un var ya İlhan abi, turuncu bir gemi. Perseus. Yo değil. Küçük. A1'e benziyor bu. Bu zaten belli. Spirit şey var ya. RSI X-Wing gibi olan. Vulcan. Liberator. Vulcan gemisi. Bu Perseus. Ne Vulcan abi? Liberator var ya, hack gemisi. O değil mi az önce? Yok, Vulcan'dı. Bu şey değil mi? Literator. Bu da modularity ile ilgili olan bir şey galiba. Polaris. Şey yok. Misk yok. Notice, but there was quite a big ship at the end of that video. And yeah, just to confirm, that is the Polaris. Yeah. Ne oluyor lan? Biri vardı. Kafayı. We've done a lot of talking. We'll do a bit more talking about it. So yeah, okay. Just wanted to touch again on like, yeah, why are we doing an RSI ship? Aynen, Odyssey'i ben de bekledim ya. Odyssey yok mu ya? The thing about doing another RSI ship is daha yeni that ya, we've got a really well Ne established yenisi? 2 sene önce sattılar onu. Bunu 2013'te sattılar. Train up newest members of the teams on something that's kind of quite a known element. That is absolutely not the only benefit though. The way we are like planning on tackling the Polaris is not tackling it as one ship, but actually we want to tackle, well, anyone that knows our backlog knows we have a number of large RSI ships on there. And our kind of plan is that we tackle that as a family of ships. We don't just tackle one of them and then we go off and do something else for 6 months, a year, come back and do another one, something else, come back and do another one. We want to tackle them all together, one after the other. And what that really allows us to do is just kind of streamline our development process. We're able to, you know, for our more common areas of the ship, we're able to build kits that we're confident in, that we can reuse and we can make the most out of them. And then that allows us to focus our development time and our efforts really on the much more unique and the important and exciting areas of each ship. Tackling them as a family kind of allows us to expedite their development. We leverage the experience that we've got within the team. And it just allows us to, like I say, streamline everything. So first up we've got the Polaris. Next up we've got the Galaxy. Then we've got the Perseus. And that kind of closes out most of our large RSI ships. And then we can, you know, see what we want to take on after that. Well, I think that's pretty much everything we want to talk about today. However, before we go, we're going to... Torsten's already stolen the predictable joke here. So we'll do one last thing to show you guys. So, let's have a look at the current state of the Polaris in engine in its white box state. Adamın gözleri torbalaşmış çalışmakta. Evet, White Box'ta bunu görmem yani beni hiç heyecanlandırmıyor açıkçası. Yani 2013-2014'ten beri bu gemi bekleniyor ya. Daha çok fazla bir şey yaparlar diye sanıyorum da. Daha hala eklemiş. Polarisçiler kuduruyor, aynı zamanda çıldırıyor. Bu roketçiydi değil mi? Torpidocu. Aynen işte. Gambit. Torpido atmak için de bu gemiye bu kadar para vermiyor. Ne alaka bu? Ben biraz para yapayım. Ama sağlam gemi. Gemi sağlam da. Çok sağlam hem de. Ha. Şey açıdan çok iyi. Bir tane kapital mi var? Torpido sayısı acayip yüksek. Shield'ı ne bu? Shield'ı neydi? Bir şey duymuyorum, müzik çok sesli bir saniye. Bunun shield'i yüksek olması lazım çünkü armor'u düşük. Vay canına, gördün mü nasıl çıktı oradan?
Sıkarız. Ne yapıyor? Neyi taradı? O ne öyle? A2 bomba mı attı oraya? Ne yaptı? O işaret böyle anlamadım. İdris bu kadar mıydı yani? Bir skor pis 4 yetiyordu bombaya herhalde. patladı yani. Yok ya orada torpido attı. 4 torpidoya bitti şey İdris'in iş. İsabetli vursa biter yani. Bir zahmet. Evet neler gördük. Pek bir şey kaçırmadık ha. Zeus gemisi çıktı. Polaris'i gösterdiler şu an. Zeus'u Anakart almışlar diyorlar. Aleykümselam Balbazar. Edit'ten Sana da hoş geldin Enes. Valla MK4 diye bir gemi varmış orada. Şu adam da bağırıp duruyor kafama ağrıyor diye. Show you more awesome things you guys might be missing if you're not here at the convention center. Come follow me a little bit. We're going to go on a little bit of a journey down just a leisurely Sunday road drive. And when I drive, I take my favorite vehicle for driving, the Drake Dragonfly. That's right. It is back from 2018 with a fresh O map'i merak ediyorum evet. Pyro paint job that you can see in the digital goods 20 dakika burada kesin boş yapacaklar. Robert Space Industries store. Check it out now. JRDF did an amazing job making Hoş geldin. Dragonfly Yusuf takip için sağ ol. Look here, we have the pyro amalgamated label, I guess you would call that. I don't know what you would call it. I'm not a car guy. Sitesinde herhalde eski bir görüntüsü var ya. We have like some very cool details, designs. I'm gonna try and hop on it. Let's see. Yazsam Play Store'a girsen. This goes. Bir bakayım. Oradan bir Wii çıktı. Ha şimdi bir de kırılmıyor mu ortadan ikiye bölünmüyor mu? I didn't think it would be this cool being up here, but it feels like you're about to drive a Dragonfly. If you guys are still here at the show floor, be sure to check out the Drake Dragonfly. I really just want to like drive this thing off the stage. Ne anlatıyor şimdi ben anlamadım. You know that like Yani yeni gemi gösteriyorlar diyorsun da Testo Boy yani bu belliydi zaten. Yani bu her zaman böyle. Yoksa zaten para kazanamıyorlar. Ondan önce gösterilen şeyler mesela hoştu bence, güzeldi. Sen o zaman var mıydın bilmiyorum. Ha? Hayır, zaten gemi şeyinde saat aralığında gameplay beklemen de ayrı bir şey. Zaten şeyin ismi o. Gemi paneli. Gemi paneli yani. Deus MK2 çok büyük bir gemi değil galiba. MK2 değil diyor. Andromeda tarzı bir şey. MK2 değil mi doğru? Yani 3 tane varyantı var, ben ESL'lerin üstüne baktım da. Olur, dizayn olarak şeyden çalmışlar diyorlar. Edit'ten. Ben bir tane fotoğrafını görüyorum şu an, o yüzden ben çok benzetemedim. Evet, ben de orta boy gibi geldi. İzle 100 metreye yakın. Bana hayırlı olsun. After Idris. Kokpiti bayağı RSL kokpitine benziyor oradan. Ben, would you like to go on record? All ships are equally as brilliant as each other. Until they get what's coming to them. And Elwin, would you like to revise your answer? FD address. The views and opinions of Elwin Bachelor Jr. do not represent those of Cloud Imperium Games, Robert Space Industries, or its subsidiaries. Don't look at us. Ben Parr's off the side. It's like just whatever. All right, so the Zeus. O bir gemiler falan gösterdiler yani. White Box gibi böyle ışıklar oluyor. Orada ne yapmaya çalıştılar onu anlayamadım. Hangi gemiler? Hani bir gösterdiler ya. Ha, Polaris turuncu ışık falan. Aynen. Onlar herhalde çıkacak gemiler 12 ay içinde. Mi acaba? Anlamadım. Şimdi turbulent aldılar ya. Gemi üretimi yani bu backlog'u yok etmek istiyorlar. Seri üretime geçtiler. Ya bize söz veriyorlar şimdi 12 ayda hepsini vereceğiz diyor. O çok iyi olur biliyor musun? O zaman şey de olmaz. Artık eski gemi bekleme de olmaz. Ya abi şöyle bir şey var. Şimdi bak. Her türlü herkesin kafasında başka ses çıkıyor. Bir tanesi diyor ki ya şu gemi satışları bırakın artık diyor. Diğeri diyor ki
ben gemimi bilmem işte kaç senedir bekliyorum bir çıkarın diyor. Öteki hiç gemi almamış, yeni gemi bekliyor. Yeni gemi yok mu diyor soruyor. Öteki de işte param yok diye gemi alamıyor diye üzülüyor. Ya, Diğeri de bütün gemileri alıyor, çok zengin, patır kütür gemi alıyor. Yani Aynen, almadı gemi yok. Yok yani Hayır, her türlü şey yani herkes farklı bir şey diyor. Bu ara abonen için sağ ol. Gemi çıkarmanın nasıl bir zararı var ben onu anlayamadım. Millet ikide bir gemi çıkarmasınlar artık. Çünkü zaten gemi yapan departmanın tek işi o yani. Başka işi yok yani. Zaten onların olayı o. Gemi yapmak. Ha bunlar diğer departmanlara göre ya daha iyi işini yapıyor ya daha hızlı olduğu için. Çünkü gemi yapmak kolay. Çıkıyor gemi yani yapmak bir de son çıkan gemiler çok büyük gemilerde de değil ya. Yani küçük küçük gemi çıkıyor. Yani en fazla orta boy genelde çıkıyor. Şey soruyor, Halim Bey şimdiye kadar tatmin oldunuz mu release date olmadan? Ya Squadron 42'nin release date'ini ben görmek istiyorum açıkçası. Hani eğer bu senede söylemezseler o zaman bilmiyorum. Star Citizen'ı bir kenara koyarım yani açık söylüyorum. Elite başlayacak abi. Ben artık o zaman yani takip ederim ama bu kadar aktif bir şekilde takip etmem böyle söyleyeyim. Yani evet. Ama gördüğüm şeyler güzel mi? Evet. Mesela ilk gördüğümüz video bu resource management olayı bence çok güzel. Hani oyun güzel yönden devam ediyor yani ama işte daha çabuk ilerlese keşke. Yani şimdi bu gemi sonradan eklenebilir diyor. Yani aciliyet yok diyor da gemi satışını şu grup yapmasa hani gemi yapmayı bıraksalar Stars'ın çıkacak mı? Halim 2 sene önce aynısını demiştin. Yok öyle hiçbir şey demedim ben. Hani bırakırım falan takip etmem demedim. Ama Squadron 42'nin çıkmasını hep 2-3 sene tahmin ettim. O doğru. Mesela geçen sene de 2 sene falan dedim. Ondan önceki sene de 2-3 sene falan demiştim. Ama artık işaretler onu gösteriyor yani. Squadron 42 bence çok yaklaştı. Yani feature complete diyorlar. Yani %99'u bitti diyorlar. Ama release date yok maalesef. Bir buçuk sene içine çıkar büyük Büyük beklentiye girme. Aslında şöyle bir şey var. Onlar bana bir şey ispatlaması gerekiyor artık. Yani şirket olarak yani sözlerini tutabiliyorlar mı? Onu ispatlaması gerekiyor. Yani güvenceyi kazanması lazım benden. Yani 2012'den beri sonuçta çalışıyorlar Squadron 42 üzerine. O yüzden yani bu sene de release date almazsak demek ki gelecek sene anca release date verirler. Hadi gelecek sene olmasa kim bilir ne zaman. Bence release date değil de diyebilirler. Değerlerse eğer hani Squadron'la alakalı bir şey. Az önce dedikleri gibi 12 ay içinde çıkacak tarzında ya da işte 20 ay içinde, 25 ay içinde, bir sene içinde. Yani onu deseler o da büyük bir şey yani sonuçta. Hani Squadron 42 ile ilgili hiçbir şey demediler. Kaç senedir hiçbir şey yok yani. Bir anda yok oldu. Bir haber yok yani hiçbir şey yok. Hiç. Sıfır. Yani Squadron'la alakalı ne yaptıklarına da bilgi versinler ama bunu yapması daha kötü olur bunlar için. Örnek veriyorum. Bir sene içinde çıkaracağız deyip çıkaramazlarsa daha da kötü olur. Tarih vermemeleri onlar için daha iyi. Eğer tutamayacaklar. Onlar için daha iyi. Mesela der ki çok yakında açar gösterir. Squadron'da gelişmeler bu. Çok yakında çıkacak der. Millete bir hype boostlar falan ama der ki bir sene sonra çıkacak der. Çıkaramaz. O zaman daha kötü sonuçlar. Abi işte taşının altına koyması lazım artık. %99 değildir diyor da kendileri artık söylüyor. Az önce birisi yapmış. Orada sormuşlar. İsmini bilmiyorum. Chris Roberts'ın sağ kolu öyle söyleyeyim. Konuşmuşlar, interview yapmışlar. Squadron 42 feature complete diyor. Yani geriye ne kaldı o zaman? Testleri. I mentioned earlier that I helped the subscriber program at one point, and one of my favorite pieces of subscriber flair that I was responsible for. Red Dead Redemption kadar ayrıntılı olmayacak Squadron 42. Bence Star Citizen Squadron 42
Yani bu şirket detaylara çok önem veriyor yani bilmiyorum artık göreceğiz işte. İşte bunları ben merak ediyorum anlıyor musunuz? Hani bir şey diyemiyorum çünkü bir şey yok. Hani bir video olsa ona göre yorum yapardık işte o yüzden yani 4 senedir ben bu oyunu takip ediyorum artık bir şey görmek istiyorum yani. Bu bir video olabilir veya ne bileyim bir release date söyleseler. Hani deseler ki 3 sene sonra ona bile razıyım ama artık bir release date söyleyin de biz de rahatlayalım yani. Daha önce tarih verdiler evet 2016 onu tutamadılar. O yüzden tarih be birader ya. Nasıl? Bu da diyorum nasıl bir tarih 2016 yani. 2012 başladılar, 2016 çıkacak dediler. O zaman çıkmadı ben size söyleyeyim. yani videolara bakınca aslında fena durmuyordu oyun. Ya o zaman için Ama o zaman için iyiydi de. aynen ama hani nasıl desem? Normal bence normal bir oyun olurdu yani. Normal bir oyun olurdu. Ama ne oyundu be falan dönüp videolarını izleyeceğimiz bir oyun olmaz. Ya beni bir şey biraz gıcık ediyor yani açık söyleyeyim size. Böyle açık söyleyemiyorlar ya. Hani bir riskin altına girmek istemiyorlar. Hani böyle biraz kaçamak yapıyorlar. O beni biraz sinir ediyor açıkçası. Çok saklıyorlar bir tane bu kadar. Yani crowdfunding bir şirket hani bu kadar saklamaması lazım. şimdi tamam ilk 5-6 sene 7 sene diyelim anlıyorum yani sonuçta bir şeyler düzgün gitmeyebilir. Ama 11 sene geçti neredeyse şimdi. Yani bir sıkıntı falan yaşıyorlarsa da çıkıp onu bile söyleseler millet gene ona da okey yani. Anlaştığı davranır yani. Bilgi almamak, hiçbir şey de görmemek. Bir de kaynak doğru yakıyor. Yani kaynak oraya yakmasa böyle %20'si oraya yaksa diyeceksin ki tamam kardeş yani o da yavaş yavaş yapılıyorlar ama 20 sene sürsün istersin. ya o bu zamana kadar gemi yani. Diyorlar bak mesela chatte diyor Fox'tere bu zamana kadar gemi sattılar sadece diyor. Tamam şimdi bir şey soracağım sana. Sence CIG gemi satmasa bu oyunu nasıl bitirecek? Öpücükler. Öpücük. Ya Squadron'u aslında çıkarmak istemelerin bir nebze de şeyi o yani. Hani başka bir para gelir kaynağı olması. Şu an sadece gemiden geliyor. Başka bir şey yok. O yüzden yeni gemi çıkarmaya mahkum. Geçeceğiz artık şimdi. Son panele geçeceğiz. Çok merak ettiğim bir panel. Hadi bakalım. Hepimizi ilgilendiren bir panel çünkü haritayı güncelliyorlar yani. Yeni bir harita gelecek. Ne zaman gelecekmiş acaba? Onda yine bir sene sonra söylerler. 12 ay. Aynen. Bu arada bu espriydi arkadaşlar. Ya God of War Star Citizen'le kıyaslamak bence yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bir tane multiplayer oyunu bile değil sonuçta. Ve bilmiyorum hani raporları takip ediyor musun ama yani kazandıkları para sonuçta harcanıyor. Nereye harcanıyor? İşçilere gidiyor. Yani bunlar gizli saklı şeyler değil. Her şeyi takip edebiliyorsun mesela. Yani 600 milyon kazandılar diye Chris Roberts'ın cebine 600 milyon girmiyor yani. Bence o düşünceden biraz uzaklaşmamız lazım. O biraz toksik bir düşünce. Bir de para çok kazanılınca motor kendi kendiliğinden daha hızlı sona gelmiyor yani yapım aşaması. Yine süreç aynı devam ediyor. Para hızlı birikiyor sadece. Yani CryEngine zamanın en kralıydı engine olarak. Adamlar bu şeyi satın aldılar işte. Bu engine'i satın aldılar. Bu ara adam şey yapıyor da T-pose yapıyor. Yapıyorlar. Oğlum çok iyi lan. Siz de. Bir kıyaslama yapalım olmasa bu şeyle ilgili. Starfield ne kadar uzun sürdü yapılması? 8 yıl diyorlar da ona. Yani aktif şeydir 7 yıl. 7 yıl. Fikir altyapısı 25 yıl ama yani aynen. Nasıl bir evreni oluşturma anlamında ama yani development. Hadi 7 ile 8 sene arası diyelim. Tamam mı? 7 ile 8 yıl arası. Kim yaptı? Bethesda yaptı. Bethesda kim? Ne zamandır oyun yapıyorlar? Hangi oyunları yaptılar ondan önce?
tecrübe var mı? Var. Zaten her çıkan oyun neredeyse, bunu kötü anlamında demek istemiyorum ama hani Starfield çok Skyrim'e de benziyor. Yani Skyrim uzayda diyorlar ya, hani sonuçta biraz da öyle bir şey. Yani şey demek istiyorum. Bütün yapılan bütün o eskiden turlar olsun, mekanizmalar olsun hepsi aynı. Yani birebir kopyalamışlar. Buna rağmen 7-8 sene zaman aldı. Yani 8 sene. Squadron 42 şu an 10. senesine girdi. Ya olay zaten motor yazmalı. Ve yine diyorum şimdi 10 sene 11 sene sürmesi evet çok uzun. Ama bir Squadron 42'yi görelim. Ondan sonra değerlendirelim diyorum. Hani ona göre daha iyi bir değerlendirme yapabiliriz. Yani 10 sene 11 sene hak ettiler mi etmediler mi onu konuşuruz. Bunlar niye hepsi el sallıyor sanki bitmiş gibi? Kameraya sallıyorlar işte. Squadron 42'yi release yapmasının amacı başka gelir kaynağı sağlaması için. Yoksa sen diyorsun ki hem gemi satmasın hem Squadron çıkarmasın. Adam para nereden gelecek? Ya yani? Şimdi Bethesda 7-8 senede yaptı bu oyunu, Starfield'i. CIG de yeni kurulan bir şirket. Yani yeni bir şirket kuruldu. Ya hep diyorum zaten ilk 3-4 senesi şirketi yönetmekle geçti. Üstelik hatalar da yapıldı. Yanlış kararlar da verildi. Tabii canım. Yani o açık olmak lazım. Yani yanlış yoldan da gittiler. Yani para da nasıl deniliyor? İsraf mı edildi? İsteyerek mi istemeyerek mi? Boşa gitti orada paralar. Evet. Bunlar hepsi oldu. Ama bu şeye bağlı işte biraz. Hani yeni bir şirket olmasına bağlı. Chris Roberts'ın abisi değil mi? Ya da kardeşi. Ha evet. Alkollü bir şekilde söyleyemem ama. Squadron 42 en iyi ihtimalle 2 yıla çıkar yani. Bu arada araştırdım. Squadron 42 ile Star Citizen aynı anda. Beraber çıkmış yani. Değil. Star çıktı ondan sonra Squadron çıktı değil. Aslında Squadron 42 ilk önce çıktı. Crowdfunding Squadron 42 içindi. Aynen. Ama hani ondan sonra beraber. Ondan sonra çoğu istedi. Multiplayer oyunu istedi. Ondan sonra Star Citizen aslında dünyaya geldi. Yani o zaman Star Citizen için de para toplanmaya başladı. Arada ne kadar biliyor musun? Ne? Goal'lara $2 milyon. Reis $712 bin. Ney gold? Anlamadım. Pardon. Hani Kickstarter'da goal koyuyorlar ya. Fiyat. Goal. Pardon. Ben gold anladım. $2 milyon. Reis toplanan para $710 bin. Dolar. Nasıl yani? O kadar az. Ya kanka bu dediğim 2012 senesi yani. O zaman da iyi para. Ya o zamanlar için bu arada Kickstarter proje için iyi para toplanmış. 1000 yazılımcı, evet 1000 yazılımcı şu an ama öyle yani her zaman böyle değildi. Şöyle düşün, her sene 100-150 falan arttı yani. Mesela 2 sene önce 600-700 kişiydi. Foxter'in anlamadığım şeyini şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Diyor ki bir ton hata var, adamlar düzeltmek yerine gemi çıkarıyorlar. Benim anlamadım. Gemi çıkaran departman mı bu bug'ları çözecek? Adamların hani şeyini anlayamadım ben. Onların işi o zaten. Hani o departmanın tek işi var. Onların işi grafiker, gemi yapmak yani gemisi. Bug çözmek değil ki. Gemi yapan ayrı, onu yapan ayrı. Yani 3 kişi çalışmıyor yani şirkette. 3 kişi çalışsa tamam da binlerde ya bu konuşmaları biz 3-4 sene önce de duyuyorduk ya. Daha yani oyun 6-7 senesi bile tutmamıştı yani daha bitirmemişti. Orada da herkes diyordu hani oyun nerede kaldı diyordu. Ya ne alaka yani 6-7 sene yani bir oyun kaç senede yapılır ya Allah'ın aşkına yani ortalama 7-8 senede bir oyun yapılıyor. 1000 yazılımcı varsa %80'i gemi yapıyor. Abi. Az önce bilmiyorum okudun mu ekranda yazıyordu. 5 tane gemi yapımcısı var. Ofisinde o Montreal'in ofisinde. 5 kişi. 1000 adamın 1000 kişiden 5 kişi orada gemi yapıyor. 5 kişi başka bir ofiste, 5 kişi başka bir ofiste. Toplasan 20 kişi yani.
%80'den gemi mi yapıyor? Ya Fox, şimdi bak gerçekten yani konuşuyorsak konuşalım da yani 800 kişi gemi mi yapıyor şimdi? Onu mu diyorsun şimdi? 800 kişi gemi mi yapıyor? Şu an Star'ın 1000'den fazla çalışanı var ama belirli bir kısmı 3'te 2'si Squadron'un 3'te 1'i Star'la oluşuyor. Neyse arkadaşlar şeye geldik. Evet, harita şey başladı. Hadi bakalım. Harita olayına geldik. Evet bunu sabahtan beri bekliyoruz. So my job is to oversee all the technical implementation of the UI across the company. And if I'm lucky, I get to do some programming from time to time. At previous CitizenCon, one in the flesh, in Manchester, I talked about UI tech with my friend and colleague, Zane Bien. And we were making new tools and technology to help our developers with, to develop their UI. So that was a few years ago now, and now I'm really privileged to share with you how this technology has been utilized by our talented designers to help improve your experience in the verse. So, along with some of my UI friends that are hidden out the back there, we'd like to show you some of these improvements which are going to help you, the players, navigate the Star Citizen universe. So, why are we doing this? Well, Star Citizen is big, really big. There's so many unique places, massive planets, moons, space stations, rest stops, you know, there's just loads of places to explore. We have a huge range of spaceships of all shapes and sizes, and there's an enormous amount of things to do and see and people to meet, and all this can be shared with friends online. And as we've seen today, as our amazing online technology grows, it takes great leaps, and our online player count grows, the possibilities become almost endless. So how are we going to make sense of all this? Right. Well, one of the main ways we do this is with a user interface, or UI for short. Well, that's where we come in, fortunately, being the UI guys. And we do this in loads of ways that you see already, whether it's your vehicle MFDs, or the HUD, or the kiosks, where you get your spaceship, or you trade commodities, or buy weapons, and all manner of diegetic UIs that you see, diegetic meaning like things in the world that you can interact with. But our first real opportunity is through the helmet visor display. Now, the visor display gives you vital information about your status and the environment around you. But this display has gone through many iterations over the years, and it's been built upon and adapted. And I don't know if who remembers Arena Commander 1.0 that came out. That came out about a year after I started, which was primarily space combat and racing, so the visor was geared towards that. And then it evolved with our first adventures into the online universe, and as all the features get added and all these new things, the visor grows and we put things on it to show you, different statuses and like tells you all about what's going on. But with all this evolution, we sometimes lose focus. There's so much we need to know, and when we need to know it is important. So how do we zero in on what's important and at what time? So leaning on this technology that Zane and I and the UI tech team wrote a few years ago, we're trying to take a smarter perspective and rework
the visor for you. So, I'm not going to tell you about that. I'm going to invite Simon Bursey onto the stage, and he can tell you more about it. Simon? Çok fazla yeni çalışan var ama fark ettim. Nasıl? Anlar. Çok fazla yeni çalışan var diyormuş gelenler tanıtım yapan. Aynen. Everybody? Bu neredeyse ona benziyor. Okay, so Star Citizen, as you know, is a big project which has evolved over its lifetime. Early on in the project, we added the visor, which is the display you see on your helmet when you're walking around the universe in first person. Biraz diyorum önceki adama benziyordu. Because the game is always expanding, we often add new gameplay features, and with those come new UI. The various teams slotted pieces into whatever place made sense at the time. But this eventually meant the view became very complex. As you can see, the current live UI can get very cluttered. We have lots of information competing for your attention, so you don't always know where to look, and sometimes the overlaps can make things difficult to read. So, as you can probably tell, the UI team wanted to do a redesign. We wanted to improve the player's experience by presenting the important information in a clear way. We also needed to create a new framework that supports all the existing features and allows us to add more in future. And finally, we wanted to bring the visuals up to the high standard we're setting for Squadron 42 and soon the Star Citizen persistent universe. So how do we go about that? I believe user interface should always be a collaboration with the teams who build the underlying features. So we worked closely with them on a new layout, keeping some pieces, combining others, and maybe getting rid of a few. Once we'd figured out the design, we built a new framework using our 3D UI system, and then we worked closely with the various game teams to take all that complex data that existed before and hook it up to the new user interface. When we designed player-facing UI, we often tried to start with the worst case first, so we can see everything we have to deal with. It was important for us to keep the central area as clear as possible to make it easier for you to see the underlying game. We designed a set of regions that attach to the different parts of the view, and with each of those, we have a set of widgets that can show, hide, and stack when you need them. So, I've told you about everything we wanted to achieve, Gösterin. but wouldn't it be great to see it in game? Does anybody here want to see a live demonstration? Good. I was hoping you'd say that, otherwise it would have been a very short demo. Okay, so we're going to show you some of our new UI running live in the game. İyi geceler. Everything you see is in real time, but I have to tell you we've created a special mission just for the show, which is a little different to what you see in the live game. Yani CitizenCon için özel bir görev üretmişler. So, as you Bunu can göstermek için. I'm going to say Bones' name a lot and the other guys too, so it's probably the most times you'll hear that in any presentation. Okay, welcome to the Orison Providence platform. You may have spotted it earlier, but today is the first time we've shown the new visor we developed and tested in Squadron 42. But you'll be happy to know all the UI you see today is going to make its way to Star Citizen. But gördüklerimiz Star Citizen'e girecek diyor. So we'll give it a different look for the persistent universe. Tamam. As you can see, the display is very clean by default. Many of the elements are contextual, meaning they appear when you need them to avoid cluttering the screen. We've also temporarily hidden a couple of things so we can focus on them later in this demo. Okay, Bo, let's move into the scene, please. All right. Okay, when we get a new mission objective, it appears in the top right of the screen. And you can see that our first mission is to repair a radiation leak. We've done a major overhaul of the augmented reality marker system, so we can follow the yellow on-screen marker to get to our objective. At the top of the screen, you'll also see the compass. Okay, Bone, let's head towards the objective. We were already happy with the way the player status widgets worked, showing you contextual information about your character and environment. So we've given them some visual polish and added a few new ones. The environmental radiation here is quite high, and over time it will wear down our suit and damage the player. Radyasyon da var. Looks like we can see the source of the radiation there. I think somebody's damaged the pipe, so how are we going to fix it? Geberdi oğlum bu.
geri dönülmez hasar If we aldı were in space, we could use a yani. salvage and repair ship. Luckily, UEE have some advanced portable tech. Bone, please equip the military Bayağı multi-tool. uzatmışlar yani. Ha. O barda Military olacak. multi-tool. The military multi-tool from Squadron 42 has various modes, one of which gives us the ability to salvage and repair while on foot. Okay, Bone, let's use the multi-tool to Bu repair that multi-tool bike. Squadron 42'den geliyormuş. Bir tane military versiyonu oluyormuş. Hem tamir edebiliyor hem de neydi? Unuttum. Okay. Hem salvage hem de tamir Right, you edebiliyor can öyle. see at the bottom left of the screen, the radiation levels are decreasing. So let's head into the scene. Go on, Bone. Let's walk forward a Ama bit. bizim lavuk 3 gün ölür. Ya Bak düşecek mi orada yer bakalım. Okay. Now we fix the damage, we need to find the enemies that caused it. While we're on the way, you'll notice that the on-foot emissions at the top of the screen. We're emitting infrared, electromagnetic radiation, Evet, and yukarıdaki also şeylere sound. bakın. If any of these go higher than the background levels, it will be easier for the enemies to detect us. Let's take a look at the bad guys, Bone. As part of the emissions and radar tech, we also have the ability to scan while we're on foot. Scan If we tap yapabiliyor the musun? button, we can do a quick scan to reveal everything, to reveal info about anything that's in our view currently. Okay, Bone, let's do a quick scan. This highlights whatever's in our line of sight. Abi şunu senelerdir bekliyoruz ya. Aynen. Bunker There's also görevleri some risk and reward to the kolay scanning artık system. ha. By holding the button, we can charge our scanner, and this reveals enemies through walls using a more powerful wave. But it does cause a spike in our emissions, which makes us easier to detect. Ne gibi? Okay, let's do a charge scan, please, Bone. Ali sever. Basılı tutacakmış abi bak basılı tuttu. Okay. We can also see the augmented reality box outs, Volek which give abi, us a volek. summary of what we Şimdi detected. yaptığında evet arkasını görüyorsun dedi cisimlerin. Okay, let's have a look at our weapons. Let's get the gun out, please, Bone. Okay, we wanted to help the player see their equipment during combat, so we upgraded the weapons display. Evet, As well as the ammo in aşağıda the sağ gun and the spare tarafta mags in their güzel pockets. duruyor ama. We also now show Evet, the player's olmuş. explosives Evet, and med Daha pens. çok bilgi veriyor. İyi yani. Okay, let's fight the bad guys. Hadi bakalım. Minimalist bir şekilde ne kadar çok bilgi verirse o kadar iyi. Eline There you can see our new explosives marker, designed to help us spot deadly grenades, mines and missiles Nereye more easily. gittiğini görebiliyorsun. Kolsuzluk modon. Adam ölümsüz yatmış adam. Abi elime bak ya. Acı silah biraz garip yalnız. Şey yaptı çok. You do it? Okay. Bayağı bir tepti yani. Golden Bone. O yüzden. Human. Ayrıca bir kişi daha yok mu orada yaşamıyor mu? Bir tane daha. Ama onu göstermedi ama. Şeyin arkasından. Ha solda lan. Hemen solunda salak. Sen de var. Bunun arkasına geçenleri niye göstermiyoruz ki? Scan atarsan Okay. göstermiyor ama basılı tutur böyle charge There's no more hostiles nearby, so let's take a moment to talk about the Moby Glass. The Moby Glass is the Star Citizen equivalent of your smartphone. It has various apps that hook into the gameplay system. Like all the UI we're showing you today, we wanted to redesign it with the player's usability in mind. To make it look good, and also lay the groundwork for future expansion. Let's bring up the Moby Glass, please, Bone. Çeviririz ya. Oyunda adam Oha. Oyunda sonunda Galaktepe'de var. Altta. Ha, vallahi doğru. Bu arada gemiye connection var. We've redesigned the interface to give a smoother user experience. We've overhauled the visuals, as you can see. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bunu biz kaç sene önce gördük ama. Military Moby Glass we've created for Squadron 42. Ben en sonunda This version has a focused selection of apps, and we're going to expand on that when we bring the Moby Glass to the Star Citizen Assistant Ya universe. inşallah yıl sonuna falan. We'll also have more of a smartphone feel in the PU with a Bir wider de range seri of apps. çalışsın. Yani öyle bir şey yapsınlar ki seri Okay, çalışsın. let's briefly talk about this home screen. It gives us an overview of our health,
the environment, and even our ship. Kompakt We can görünüyor. also check our mission objective. Bak şey yazıyor orada. EVA fuel. Okay, so that's EVA enough about the fuel da var Mobi-Glass. da gemiyi We've got some more olabilir really abi. cool UI just around the corner. And to tell you a Gemi bit more about çağırma. that is the very talented Elitte Zane çağırıyorsun Bien. yolluyorsun ya gemiyi. Şey değildir ama ya. Abi, İçeriye sen- bağlanıyordur bence. Bilmiyorum. Connection demezlerdi bence. Gemi Bak şu- içindeki sese bağlanıyor olabilirsin. Throughout Bak, human gösterseydin history, ya lan. as we have Harbi ya, ventured geliyor. towards Geliyor, the bekleyin. allure of the unknown, we have used cartography as a key component to help shape our understanding and make sense of the world around us. Without these systems in place to catalog our experiences and to PIG'de chart our çalışan tek journey, kaslı adam bu herhalde. we are forever lost amidst our own environment, and we are just running around aimlessly. This is why it is super important that you, as citizens of our ever-growing, ever-evolving, persistent universe, are equipped with the tools necessary to make your ventures meaningful. So, with that said, I want to show you something that I think is extremely cool. So, Bone, our next objective is to go to the map kiosk and download a terminal. Aha. Oo. Download the terminal dedi. Map kiosk mu? Map go ahead and terminal. activate Ha, exploration acaba What you see on screen, Işığı kapat. zoom out a bit. Gerizekalı. What you see on screen is a fully Tamam, live nesin? 3D representation of the environment that we are in. Gayet iyi. Download map var. Nice. Ondan Mobi-Glass'ın You can see Haritayı callouts of çekiyorsun. the various default Feneri points of kapat gözünü interest. sevdiğim ya. Yapalım. You can pan the map around, you can rotate it, and you can even cycle Bu da the güzel floors olmuş. that you're on Bence de to güzel ya. isolate On numara. the Oğlunu atlamak visuals yerine of the direkt floor bizde that you're olsa on. Şeyleri de görüyorsunuz bak şeyler geliyor bak. Station So oraya our uçak current var. objective, Trenler. it's much more interesting if we can actually take this on the go. Gelip gelmediğini de So let's anlarsın. download belki. it to our databank. Hadi bakayım. İndirdi. As you'll Şunu kapat. notice, we now have Abi the kapatalım. representation of the environment in the upper left corner of our visor. Ha, yukarıda sol tarafta. Very nice. Now, the thing that's really interesting to note at this point is not all environments will have such a convenient kiosk available. You may encounter run-down settlements, or you might come across a cave that no one else has ever set foot on before. What will happen in this instance is your radar will incrementally update your map, and it will incrementally reveal your environment and just save that to your databank. So you kind of reveal it İşte bu. incrementally. ne So olmuş? Haritasını This çıkartıyorsun. Daha map, önce haritası çıkartılmamış what yani. we see in the Yürüdükçe upper left radar. corner of our visor is Haritasını not çıkartıyor diyor. really just a map. What it really is actually data. It's our radar. And we can see contacts on our radar as we scan. And it's basically what we have available in stored in our databank. So because we have the location data saved to our databank, we can obviously access that via our Mobi-Glass. So let's go ahead and pull it up in our Mobi-Glass because this is going to get really interesting. Bu gösterdikleri her şey bir Oy. seferde gelse nasıl olur böyle düşünsenize. Hepsi bir seferde geliyor. Tek tek şey. Bu çok fazladır ya. Işıklarını Kaldıramayız. So Bone, I would like you to cycle Bak rota oluşturma between the var. different floors for us, Marker please. koyma var. Şu rota oluşturma olayı da çok iyi ya. Görebiliyorsunuz değil mi So you onları? can see the slurping transition Starfield'da between the different hiçbiri yok floors yani. and marker callouts of our objective and also where we are. Adamları single I player would like to oyunda talk a yapmamış. little bit about the tech behind this. What you're Onların seeing UI ile ilgili de bayağı sıkıntıları is var. Evet. Envanter not a yönetimi. pre-baked asset. Çok eksik. And I want to reiterate that because all of our environments can be very dynamic and they can change.
they can take damage. Diğer player'ları Perhaps göreceğiz mi acaba? economic shifts Dinamik might ya. cause changes Bence in the göreceğiz. environment. And we can't export a totally custom assets. So what we've done is we collaborated with our graphics team to enable us to render the environment in this way. And what it is we're actually whitelisting objects that we render and excluding everything that we don't need to render. So in our level markup, we basically have the designers and artists mark up only the bits that are necessary for the map. This lets us have a very compelling visual, but without much of the cost. Yüksekliği göstermiyor sadece. Şey gösteriyor. So Set route, increase floor, set marker hepsi yazıyor gerçekten. What we can do 3 at this aks point, da yazıyor orada. what I want 3 to opsiyon show olan var ya you yükseklik. is something very Biraz interesting. garip olmuş So ama. we might look around on this map and note down Başlarının X, Y, Z yazılarmış. certain areas that might look interesting that we might want to revisit later. Aldı bir şey hareket ediyor bak. We can yeşil. see some doors Gemi on mi? this Shuttle'lar map, kanka. and these doors are are entities that are called out on the map, and they may change state. So there can be some doors which have a locked state, which they will display red, and doors that are open will be green. And there are other entity callouts that can happen in our map. So let's go ahead and find a location to put down a pin, please, Bone. Ben geçen İdris için göstermiştin değil mi Halim abi bunu? Hı hı. Burada işte oyunda bu yok falan diyenler o zaman. Maybe that one. Maybe that door looks interesting. Bir de bunu Hala nasıl yok yapmışlar oğlum. falan. Press T. Adamlar yapmış aga oyunda. So, what we can do is set Sonunda a marker. marker, and we can customize. We can customize Bu the çok details çok of that marker. Now, şeydi what you'll yani. notice as well as Gerçekten we set eksikti yani. markers, Marker. there's Gezegene metadata that yapabileceğiz mi is acaba bunu? encoded into each of these markers on Buraya top of yapılıyorsa oraya da the yapılıyordur. customized name that we can specify. So we can mark as many markers as we want in this map. And these are all saved to our data bank. Hı hı. İstediğimiz kadar And marker we can koyabiliyormuşuz. eventually share these markers and even sell these Oyuna markers çıktığımız bak, on the bu market. markerları paylaşabiliyoruz. İstersek de satabiliyormuşuz. Can't really talk about markers without Evet. going Güzel olur biliyor musun? The exploration başlangıcı bu. data running. Yeni oyuncu diyecek ki abi şu Abi nerede? bir dakika. Bak önemli bir şey Gönderdim. söylüyor bak. Data running ile ilgili bir şeyler söyleyecek. So you might specialize in exploration, whereas şimdi. perhaps a miner might specialize in the equipment, and they make investments in their equipment. So you, as an explorer, might be in the business of going around and exploring and finding locations that are very valuable to other professions. And the role of these markers are very important in coming up with the data and yeah, so it's very important. We can basically, when you name your markers, you can make it as maybe obvious, or you can leave it a mystery. So you'll have when you sell it on the market, you could get rated for how accurate the data is. So the other thing is we have a mission objective as well. And it would be very nice to be able to route to that mission objective. How do we get there? That is another purpose of the map, is basically navigating and letting us know the way towards that objective, towards a destination. So let's go ahead and plot a route to this objective. Yemin ediyorum var ya şu ana kadar gösterdikleri şeylerden daha iyi. Bak bunu ben şeyde çok sevdim. Starfield'de sevmiştim. We can see a line aynısını getirdiler. from where we are up the Starfield'de böyle map'te göremiyorsun. Aynen, Starfield'de aynen orada map yok. No longer be lost amidst all of our super complex environments. Çok güzel olmuş ya. And what's worth mentioning at this point, and what's really cool is this under the hood is actually utilizing
another piece of tech, AI pathfinding. And so what that allows us to do is leverage other existing tech to basically, it does all the heavy lifting, we just make it look pretty. So because of that, there are certain cases where the path might be blocked. It might have a locked door, or there might be a fire that is in our way. The AI pathfinding will account for that. It will go through doors, it will handle elevators, and it will handle fires, locked doors, and it will just handle everything. So that is an example of sort of a piece of tech that we've leveraged under the hood to help us achieve this goal. So, bu harita ruta olayı FPS'te nasıl gözüküyor acaba? Onu da göstersin. Arkadaşlar çok ilginç şeyler söylediler ya. One last thing we can do at the moment is we want to make sure, we want to ensure that there are no more hostiles in our way as we make our way to our objective. So, what we can do is we can send out a ping. Bone, if you send out a ping, please. Düşman var mı yok mu? So the scanning will also be represented in the map in the same fashion as it is. O neydi? Gittiler. Ping So atıyor, you know that düşmanları there's no more gösteriyor. Yani hostiles. kimler Let's kaldı go falan ahead ama. Yok and make onu our gördüm way de to our sen bir şey daha vardı orada ama. Karakter vardı 2 tane, o da As şey. you can see in the Buradan upper left gördü. corner, Üst üste we bir now have the route line represented, our destination and the distance it takes to Biri get lokasyonu, there. biri hologram herhalde. As we traverse this path, He bunları gördüm az önce. path automatically updates. Ben de orada bir dedim ne oluyor amına onlar. And if you Yani deviate harita from that sadece path, 3 boyutlu it bir will şey değil. recalculate the route you need to get Gerçekten to your şey destination. gösteriyor. Canlı. Canlı bir şekilde aynen. Orada Bak, bir şey değişti varsa. zaten. Şey diyeyim mi Halim? Şu yeni oyuncuları o kadar çok şey yapacak ki, rahatlatacak. Aynen. Acayip iyi bir şey. So there's O our neydi? buddy. Herkes rahatladı. O neydi lan? It's flying O ne in. geçti Parmak orada? geçti. Karak değil miydi? So we'll make our way Yine up to karak. the Galiba Carrack here, kara. Harbi Karak ki. to the right. Oğlum karakla alıp Oğlum buraya giriliyor mu lan? Onları girer. You'll also notice Bence the kıyıda pin that we've bekleyecek. laid down, Mi? as well as our marker objective called out on the map. Ne drop mu yapacak ya, ne yapacak? And as you'll notice, as Demin we head up the gözükmedi şey. stairs, the floor will be Oo, dynamically sende. change as you head Oradan. up the stairs. Ah. If we can Geminin şeyi get past this transfer first bit, Ha. if we don't trip up. Büyük ihtimal oraya çıkınca karak da gözükecek. Bak görüktü, görüyor musun? So as we make our way Aa kapısı açık, to rampası the açık. Carrack, it's not Rampayı ne just güzel sıfırlamış environment. oraya ya. Ya işte. caves or cities. Görev şeysi kanka o. We can represent Görev this buydu. ship on our interior map. Gelip buradan gemiye binmek. Binip gitmek. Bak geminin And it's içini de totally gösteriyor ya. seamless as you transition Ah abi between yapın, the koyun two. şunu ya öbür peşe. Şeyi fark ettiniz mi yalnız? So let's go ahead and pull up our Şehirden mobile gemiye glass geçti, again direkt gemininkini and hemen get a aldı. wider Evet. view of our ship. Bu onun gemisi galiba. Hani bilgisi kayıtlı data bankinde. So we are now harika on ya. the technical deck, Abi büyük gemiler için but we can olmazsa also olmaz. see the other floors. If you traverse the floors, Bone, just to demonstrate it. Here's our cartography deck. Exploration için güzel bir şey geldi mi acaba? Down one. Evet. Kanka o Habitation deck. beacon koyabilmek So bile you çok will büyük bir have şey. noticed from a previous presentation that this was very similar looking, right? It's utilizing our tech. So not only will this benefit you as a player, but it also benefits us as developers because we generalize this system so that other developers can leverage our map to create compelling gameplay. Birbirimizin haritasını görebileceğiz mi So- acaba mesela açıkken? Other teams can Yandan bak. leverage our tech, and we leverage the Yok, tech o from kadar other teams, and it's a işlemez circle server of büyük life. ihtimalle. Sadece sana And I işliyordur. think that's just too cool. Server kaldırmaz onu. For school. Güzel olur çünkü bir şey göstermek için. Belki ileride yapalım da şu an zannetmiyorum. So, we've been talking about environments, cities, representing ships on our map, maybe planet terrain. These are quite
I mean, our universe is quite big, right? Ha geliyor. Evet geliyor. It's only a small fraction of what our universe is. Bağırıyorlar. What happens? Have we tried this? What happens if you just take your mouse wheel and just zoom out a little bit? Gezegenlerin kalitesi çok iyidir ya. Geliyor. Keep going. Zoom out. Zoom out yapıyor. Zoom out Keep going. Keep zooming out all the way out. All the way out. Ne oluyor lan? Let's go. Ha şeye döndü. Al sana. Al işte. It's not just the interior map. It's not just the radar. It is the map. It is one single unified system 100 kilometre just across diyor. different scales. And I want at this katmana geçti harita. Yani FPS map'ten Star Map'e geçmiş gibi oldu. We are above Crusader, and at this point I want to invite Emily Hansen onto the stage to talk about the map as seen Başka bir adam gelecek şimdi. Büyük konu. Thank you very much, everybody. Az da zoom out yapsana. Diğer adamın çıkacağını anlatacak. Bir kadın yaptıysa o zaman estetiktir. Are you ready for this? Vallahi şu an hazırlığım bir azaldı be abla. Eksiktir ama. Phone? Doktor. Do you want to click on the marker? Doktor? Doktor. Doktor mu? Ha. As you all suspected, this is the star map. Vay. Şu gezegende hologram olması çok iyi olacak. Biraz daha koyu şey olsa. Hologramdan birazcık daha katı hali olsa. Evet. I'm so excited to be here today to reveal this to you all. Abla kontrol I hope you're excited too. Hadi ablacım ya. Ama gezegen de güzel detaylı I think duruyor. we all know the current star map needed a bit of work. Yani lazım And we've done that. Now, mapping the İnşallah bir arama universe is butonu da no easy koymuşlardır. task, but we've taken some big steps forward with this upgrade to make it so much easier for you to navigate the stars. Before we dive into the details, let's just take a second to admire Crusader's new look. Bone, why don't you take a look around? Much like the interior map, the star map is holographic. And this lets us add some cool interference effects and details to our planet textures. You can also see our improved player marker and that we're currently at Orison. The player and location markers have merged at this scale because they're so close together. The player marker takes priority, which is why the marker displays the player icon and color. By smartly merging with bigger points of interest at larger scales, the player marker always remains visible to you. You'll always know where you are relative to points of interest near and far. So, is everyone ready to see more? Hadi abla ya, vallahi ağzımıza sıçtın ya. Bone, let's take the step back button. That's the one on the right over here. So we can see, take a look at Crusader and all of its moons. Oo güzel olmuş bu atışlar. Nice. Direkt Crusader'ın yörüngesini gösterin. Şu anki Star Map'ten çok farkı yok ama hologramlık olarak. Yeah, so here we are, Crusader, its moons, orbits. Bir de o salak bağlar olmuyordur böyle zoom yaptığı zaman kayboluyor diye gezegenler. They're now fully 3D, and this gives them a really cool perspective. Most labels are aligned to the galactic plane, and they rotate with the map. Ben şey görmek istiyorum, set route. Yani rota koymak ne kadar zor olacak hani gezegen. Ya hologramda koy da sağa sola da bir eliti yap bırak işte ya. İsimler çok iyi olmuş ama bak. Listele yani. When we do this, the labels flip, so you can boyutlu hem de iki boyutlu olsun değil mi lan? Abi canım sağ tarafta bir listele yani. Bir isimlerini yazsa ya da alttan yukarıdan bakınca diyor isimler takla atıyor diyor. Yani ters görmüyorsun. Labels for city markers and outposts work a little bit differently. Bone, let's double click on Selin now to focus on it. Hadi bakalım. Cellim. Abi yok hologram ben sevemedim ya. Hologram hoşuma gitti. Biraz daha şeydeki kuantadaki tanıtıklar haritadan çok güzel. Reducing on-screen clutter. Bone, want to show this in action? Kadar yani komplike olmasına gerek yok. Daha basit olursa. Mesela hiçbir şey anlaşılmıyor kanka. Yani arkası da gözüküyor ya. Grafik anlaşılmıyor üstteki. Markers on the far side of the planet fade out, so they don't take focus on the locations you currently care more about on the near side of the planet. Bak sadece
Can you double click on one of the points of interest? Şeyleri gösteriyor hani. Baktığın şeyleri gösteriyor. Evet, yakın olan şeyleri. Gerisini kapatıyor, mantıklı. As we selected this marker, its label will stay visible at all angles. So far, we've showed you that you can use buttons and double clicking to jump to objects you're Bak interested yukarıda in. şey yazıyor, marka databank yazıyor. İlhan abinin dediği gibi olacak o, görürsün. Shall we try it though? Zoom out. Yukarıda sağ tarafta marka databank yazıyor. Oraya bir tıklasın, kesin liste şeklinde de göreceğiz. Umarım. Evet. We wanted to ensure you have freedom to move around, but this flexibility requires us to be really careful about how and when markers appear. Markers need to disappear when they get too small, but also stay visible when they're still relevant to your view. This isn't simple because objects in a solar system are vastly different sizes. Think about the size of a star versus a planet versus you, the player. You're kind of small compared to a star, right? Our solution is a technique we call cosmetic scaling. This allows us to draw a marker at its real size when we are close to it and artificially increase its size as we zoom out until we reach the point where it collapses into larger points of interest in the hierarchy. You can see this in action here. There's no way Crusader and its moons are this size at this scale in reality. They've been scaled up massively so you can see them. Bone, let's zoom out a bit more so we can see the moons disappear. Ne olmuş? Yani kanka uzaklaştığında normalde o ayların minnacık kalması lazım ama görebildiği sen uzaklaştığında onları belirli bir yere kadar büyütüyor ondan sonra göstermiyor. Nokta olarak Before we move on to that, let's zoom back in so we can see everything come back as we get closer. Bir de marker'a direkt kuantum atabilsek var ya 10 numara olur ha. Bence bu güzel oldu ama. Bak, haritanın şu hali çok iyi. Tek şey bu hologram birazcık daha hologramı az olsa az bir şey daha. Bone, feel free to have a quick look around. Bunu bir şey söyleyeyim mi? Bunu oyunda görürsek sanırım biraz daha farklı olur. Biraz düzeltilmesi lazım. This ensures you never lose track of what you're trying to view when you zoom in. No more zooming in on empty space. Yani haritayı akıllı bir şekilde tasarladılar. Verimli bir şekilde çalışıyor hepsi. Bone, let's use this technique to Ne take a anlamadım. closer look at Yükseltiyor, Yayla. bırakıyor, gezegene gidiyor. Sağ basılı tutup aşağı yukarı kaydırınca galiba yükseklik alçaklık yapıyor. Nepliyor olabilir direkt. The magnetic cursor does not require us to click on markers. Keep zooming in. Bone, can you keep zooming in? Yapamıyor değil mi? You can see that the surface markers appear without us needing to select Yayla itself. Imagine how much easier finding that outpost will be now. Crusader, as you all know, isn't all there is though. We've got a pretty big universe out here. Do you want to see some more? Şu ankine göre şey yani. Let's have a look at the location further Şimdi sistemleri gösterecek Can we galiba. just pan to Calliope maybe? Bone, let's give that a try. Ya da Stanton sisteminin komplesini göreceğiz galiba. Adam Calliope'ye şu an gitmeye çalışıyor işte. Yok mu liste aga? Şeyi ben mi beğenmedim? I think we're getting lost. I'm pretty sure we can all disagree this might not be the best strategy. Yani bilerek böyle gösteriyorlar ki hani İlhan abiye değil mi? İlhan abi kesin CitizenCon'da şu an ya. İlhan abi This returns us to our previously selected marker. As I mentioned, we did not select Yayla, so we've gone back to Selin. So, now we know where we are. That's a step in the right direction, but we're still not at Calliope. So, we need to find a different way. Olduğun yere değil aynen. Olduğu yer şu an. Could you use the step back button until we can see the whole solar system, please? Bir daha bas. Abla bir şeyler anlatıyorsun da. Ne anlatıyorsun? Alkış abi. Tamam abi. Geç bunu da. Bize liste lazım liste. Diğer sistemleri göstermiyor. I think Calliope is one of Microtech's moons. So if we double click on that, we should be able to see it. And there it is. Bone, let's pan to it and then zoom in so we can see that magnetic cursor in action again. Abi Clio'yu falan seçedin yani. Onu mu seçtin?
Can you zoom in, Bone? Manyetik diyor. Manyetik işaretçi onu oynatıyor o sarıyı yukarı It's aşağı. so cool to Gezegene see more of yaklaşınca our moons çekiyor and gezegen planets onu and how kendine. different they Onu all look. seçmiş oluyorsun. Bu Europe'nin ismi değişmiş ha. Okay, Nasıl so değişmiş? this is great. But Ne? what if I hadn't Başka bir already şey known where Calliope Allah. was? Ne? Surely there's a Öyle bir şey faster way. We've got you. Aha. We've provided a drop-down that lists the points Evet. of interest in the solar Aynen. system. Geliyor. Bone, Hadi bakayım. want to expand it now? Millet var ya şunu kudurdu millet arkada vallahi. Ha o bas bas. yukarıda sol taraftamış. Belki sağdadır bu sola basıyor yanlış yere basıyor. Tıklıyor ama açılmıyor galiba. Oğlum bir açılmadı ha. We're actively working on ways Bak, to buraya da improve the way hologram şeyi this list is koymuşlar. presented to Alt you. katmanda. To make it Abi even easier to gezegenler find what you're looking ayrı, for. And yes, istasyonlar ayrı this olması will gerekmiyor include mu? search Bu ne? functionality. İşaretlerden yap bakacaksın o çıkar. Logolardan mı anlayacaksın? Hayır yani. Yo. Önce logolar- gezegenler sırala sonra istasyonlar. Ya şey dedi kadın, şu an bunu daha güzel bir şekilde size sunmak için çalışmalar sürüyor diyor. Tamam abi işte Olur, bu. bir sene sonra İşte bu. çıkar. Tamam bu güzel. Aradığımız buydu değil mi lan abi? I absolutely love zooming around on this map. Hologramda var, bu da var. Bone, want to find area 18 for me? Ne oluyor lan? Artistik çeviriyor kamerayı. Süper, tamam. Çok So, area 18 Tam is currently ortadayım. on the dark side of the planet. Bir tane de şeyi atlatsana bir. Of course, it's not Kuantum just atlat, planets and tamam. moons. Yo kuantum Bone, değil. how about we take a look at Outpost'lara bir de Security atlasa. Post Korea? Bakalım ki tam dibine gidiyor mu? Ha, Security Post Korea diyor. Ama orada quite a long way down, şey isn't it? yapsaydılar, search This is where field the upcoming yapsaydılar. search will really come in useful. O da çok iyi olurdu. Trendler ekleniyor ha, o iyi bari. En son tıkladığın şey. Bone, want to zoom in a işte. little and show off our holographic model of this station? Sen de Vallahi setrut yapsana şuna ya. Sağdaki şeyi açınca ne oluyor acaba? Listeyi. O kendi marker database'i koyduğu markerları görüyor bence. Bone, Aynen. can you also Kendi drop marker the listesi. drop down again, please? Thank you. As you may have noticed, the recent list in the drop-down populates as you click on locations in the list. It will remember your three most recent selections, so you can use this to quickly return to places in case you want to Search check yerine something değil de else mesela again. 4 gezegen Bone, koyarsın. let's use this to Gezegene go back to tıklarsın, içi area. açılır. Ya da filtreleme yapabilirsin. Ya Yo, gezegenleri search. filtrelersin. Station'ları bir de olmadan koyarsın. olmaz yani. Search ve Okay, filtre şart ikisi so de. we've done a lot of Sure. exploring. I think Olsa iyi it's olur. time that we head back. Koyar. We could do this by selecting Orison Güzel, from the tamam, list, tamam. but we Geçtim. also have Geçerini our kaldır. own marker Geçerini to Şu ankine take göre yani. advantage Şu of ankine here. göre. Şu The ankini eagle-eyed ne koysan amongst daha iyi you olur may da have tabii. noticed that the player marker Ya şu clamps anki de to the kötü edge değil of the map, aslında da keeping çalışmıyor it abi. visible to you Yani no matter how far away you go. Benim kötü değil, çok To kötü. get back to our position, we could double click that ya, marker, gerçekten. or we could click the Liste olma first of işi the kötü navigation ama buttons şey to yani zoom çok straight kötü değil there. abi. Bence farklı güzel. Now, Ama çalışmıyor I'm yani. sure Sağda many solda of bir tarafa you atamıyorsun have been işte. wondering if we can Basit, go back çok to our alfa carrot gözüküyor map bence. from the star map, Aynen. just like how Lan yine we beta got var here canım from the biraz. carrot map just a few minutes ago. So, let's see what happens when we focus on our player marker. Go ahead, Bone. Ha, ona tıklayınca direkt kendine mi? Allah'ım sana şükürler olsun şu günleri de gösterdim. Bir an bu haritayı göremeden öleceğim sanırım. Valla. Ya. Bunu ulan hemen Alright. getirmezlerse var So ya. yeah, here's Yok our abi carrot again. bir senede falan gelir gibi. Being geliyor. able to Daha simply eksikleri varmış zoom zaten. between these map Evet, contexts çok önemli bir lets you bilgi. draw meaningful connections between what's on the ground and what's in the skies like never before. Bone, just for fun, Galaktipedia dediğin let's yani. zoom all the way back out so we can Hangisi? see the entire Sağ Stanton altta solar system. Galaktipedia var ya. Wikipedia kanka. It's just Hani so bu cool to watch the Marker verse open up databankta before our eyes. geçmişini mi gösteriyor acaba? Markada Tabii. hangi marka? Yok, kendi Şu koyduğum sağ üstte. markerların listesini gösteriyor abi. Hiç de getireyim. Ya bir İşte şey diyeceğim. Geçmiş With all marker. these new possibilities for moving around the star map, you should never find yourself lost again. The controls are so much smoother and easier to use than the star map you're all used to, as I hope Bone agrees. Knowing that what we've shown here today is just the beginning for the upgraded star map. You saw pinning in the local map, and we'll add this to the star map before you get it. Just imagine being able to mark something interesting you find out there in the verse and then sharing that location with friends, just like Zane said. Exploration is about to get a lot more interesting.
and we're doing everything we can to ensure the star map is your brightest window to the stars yet. And now, let's welcome our intrepid demo driver Bone back to the stage. Ona bence hiç gerek bile yok ya. Yani. Thanks Emily. Şu CIG'nin her şey hologram yapma sevdasını ben bir türlü anlayamadım. Ya ben de o kısmı. Abi her şey önce şu anki yani her şeyden daha iyi ama şu an hani şu anki şu ankine göre yani gerçekten yani çok geç kaldılar bile. Of the players of Star Citizen and Squadron 42. We know they're going to make a huge difference to the way you make your way around the universe. Hani şu kuantal hali sen gösterdin ya, kuant haritası. O harita 10 numara. We've rebuilt the visor display to give you a better understanding of the environment around you. With the new mini-map, with the integrated radar and ping, and it will help you find your way around. There's a new Mobi-Glass coming with its sleek Bu adam bir şey söyleyeyim mi? Aynı Apple Tim Cook gibi konuşuyor. Yemin ediyorum aynı stratejiyi kullanıyorlar. Bak aynısını, bak ben bir şey anladım. Sanki ürün satıyor anasını satayım. And then there's our interior map technology, which will truly help you understand your surroundings. Ne bu ya? Better awareness of your surroundings and threats. Abi Mobile Glass olduğu için exploring new map and mapping new areas. Ya şimdi Mustafa o hologram değil nasıl olacak ki başka türlü? Başka türlü kamera... Ekrana bakmıyor. Texture. Texture. Ekrana bakmıyorsun ki. Mobile Glass'tan yansıyan ışığa bakıyorsun. Bu sana bilgisayar sana yani öyle düşünmen lazım. Bilgisayar sana orada şey yapıyor. Simüle ediyor yani o bölgeyi. Ya olsun canım, siz de anasını satayım her şeyi sanki gerçek hayat gibi konuşuyorsunuz. Ya tamam ama işte öyle bir oyun değil. Kullanımlılığı. Gerçek hayat zaten. Yani. Oy. Gerçek abi, burası real. Mustafa kardeş. Ne burada bizim ya? kulağımızdan kan geliyor. Neyse. Christopher'sı üf desek millet hemen alınıyor bunu. Alınıyor da abi. Üf bile demeyeceksin. Of ne güzel çalışıyor. İnşallah oyunda da böyle çalışır ha. Büyük ihtimal bağlı çalışır. Mesela şey de var bu arada. Onu da integrated ping atıyorsun ya. Haritada da ping atıyor. Gerçekte de atıyor. Üst üste biniyor şey oluyor. Görüntüyü let's face it, a much needed refresh to the user experience. Kamerada bakarken sol üstte select kısmı gözükmüyor. Gene rota çizmek için bayağı bir uzaklaştırmamız lazım. Öyle mi? Onu hiç fark etmedim. With all these upcoming features. Ama sağ alttaki çarpıya basarsa herhalde direkt zoom'a atıyor ya. Thank you very much. Cheers. Cheers. Abi ne zaman geliyor? Bir de onu söyleyin. Açıyor gidiyor bunu. Hiçbir şey demeden gitti abi. Bir şey söylesene ya. Bu geldiyse bitmiş demekti zaten. Bone, add Cheerios to the grocery list. Bone, rescue the hostages. Dave Haddock, if we don't have that in the narrative, I'm going to find you. Guys, that's it for day one of CitizenCon. What'd you think? Hayda. Bitti mi sanıyorsunuz filan derse çok iyi olur. Hadi bakalım. Adam bitmiş. That is a heck of a day one. You want to do it again tomorrow? We saw Star Engine and all the amazing improvements that are coming to Star Citizen and Squadron 42. We saw the next step in the evolution of resource management and the birth of multi-crew gameplay. We saw the ship, guys. Bir şey gelecek sanki. Come on, the star map, the interior map, everything. Niye her şey sayıyor ki yani? Ne gerek var şimdi? Bir şeylik yapacak gibi ama bu kadarla kalmayacak deyip bir şey diyecek gibi. We're just like you in many of the same ways. We want the same things. We need the same things. We have all collectively, all 1,300 of us working for Cloud Imperium Games have been like, when Star Map? When? To see it. So good. So yeah, this wraps up day one.
I'm going to tell you that Hall B is going to be open for about another 2 hours. So if you haven't had a chance to check out the Pyro Playground and all that stuff, go ahead and do that. Tomorrow, be sure you come back. We got character advancement. That's Ian Leyland, Sean Tracy, Forrest Steffen, and Andre Perez. I really want to tell you what you're going to see, but you're not going to want to miss it. If you thought the opening to day 1 was hot, check out the opening to day 2. We got life in the first person. We got our FPS crew. They're going to show you how all of these things integrate into the FPS combat experience. We got Taking Flight with Yogi. Who doesn't love Yogi? It's another live demo where they're going to show you the space flight and atmospheric flight experience that's been developed with master modes and through Squadron 42. We got Living on the Edge and Destination Adventure, a 2-part look at all the new locations that are coming in the Pyro system, the Stanton system, and Bak. İple. Pyro Stanton dedi, dedi, sustu. Bir şey mi gösterecekler Pyro Stanton'dan? Millet gitti oğlum. Ya da ipnelik yapıyor. Millet gidiyor da durdu bak. Durdu bakıyor. Aynen. I've been here 9 years. I got to make it to 10. So yeah, everybody, from the bottom of my heart and standing here in front of the 1,300 people who make this game possible, thank you for joining us for CitizenCon. Come back tomorrow, 11 a.m. Pacific. We'll see you then. Day 1 was great. You ain't seen nothing yet. Allah Allah. Take care everybody. Bakalım D2'de daha taşaklı. Şimdiye kadar bir şey görmemişiz. Yani artık yani. Ne göreceğiz? Star Map yetti bu düşünce. Hype'lıyor da o tarihi falan vermediler ya. Oğlum vermezler. Verecek adam, verecek olursa kanka zaten bu çıkmazdı stage. Ya Todd çıkardı ya... Evet, daha bir şey görmediniz diyor. Yarın asıl yarın olacak diyor. Yarın gelin diyor. Yarın %100 Pyro'yu gösterecekler çünkü yani, gezegen şeysi var. Bence kadrondan da bir gameplay gelecek bence. Chris Roberts herhalde ilk sunumu yaptı, sonra eve gitti yattı. Şey diyemem bence, set falan gelmeyecek ha. İçime böyle bir şey çöktü anasını. Adam akıllı tarih vermiyorlar ya. Bilmiyorum. Neyse, yarın kaçta başlıyoruz? Aynı saat. Aynı saat mi? Yarın bakalım. Evet 9'da aynen. Aynı saat. Sabah 9'da başlanmalı. Açılması falan. 11'de. Ha ne zaman? Birebir aynı saat. Birebir aynı mı? Tamam. Abi Star Map bugünü kurtardı benim için ya. Taking Flight şey oldu işte. Flight Model yine Flight Model. Yani. Şu harita gelsin. Living on the Edge ilginç olabilir. Bir de Destination Adventure. O ikisi. Bunu ben merak ediyorum yani. Evet. İyi bakalım. İyi dayandık. Bu saatler Amerika'nın saatlerine göre yani yine bugünkü gibi 7'de başlayacak Alman saati. Türkiye saati 8 olacak veya 9 olacak. 9'da başladı bugün değil mi? Ama gecikmeliydi. Aslında 8'de başlayacak aynen. İlginç olan partlar sonra yani bu saatlerde gelecek. Yine sonrası. Pazartesi de işe gideceğiz. Hadi bakalım. Saat yine 2'ye 3'e kadar falan. Burada olmamız lazım. Ya şurada şu boşluğu şimdi neden bıraktılar biliyorum. Millet orada oynasın diye. Pyro. Zaten Navigation Universe ama 4'ten 5'e kadardı. Ha doğru lan 4 5'te. Kısa mı sürdü? Yo aslında bence uzun sürdü. Yarın da var bir de. Yani 15 dakika erken bitti. İyi neyse arkadaşlar. O zaman yarın yine görüşürüz. İnşallah öyle söyleyeyim. Birazcık daha erken olsa. Bugün aynen biraz daha erken olsa. Bugün için yeter. Kaç saattir yayın açtım? 7,5 saat oldu. Vay babayın toplarını. Evet. Rekor kırdım. İyi olmuş. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi geceler.